Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la kıbede lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri yaratan, Rahman ve Rahim olan, mülkün tek sahibi, beşeri hakimlerin de hakimi olan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Onun kulu ve Resulü, iki cihan serveri, büyük ve küçük ibadetimizde yegane önder Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler. Bugün Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Merkezimizin El Ele kampanyası için Hasenat TV olarak canlı yayınla karşınızdayız. Cenab-ı Allah nasip ederse her zaman olduğu gibi bu kampanyamız da 2 gün sürecek. Bugün saat 24'e kadar inşallah bu kampanyamız sürecek. Yarın da yine 13.00'dan başlayıp 16'ya kadar bir yayınımız olacak. Özellikle çocuklar ve yetişkinler için. Yine akşam 19'da Türkiye'den ilahiyatçı yazar Ömer Döngöloğlu hocamızın da katılacağı bir programla yarın yine yayınımız bu saatte başlayacak. Şu anda Hasenat TV'yi izleyen hem izleyicilerimiz hem de stüdyodaki izleyicilerimize özellikle rica ediyorum. Kendiniz canlı yayın yapmayın. Hasenat TV'nin şöyle Facebook sayfasına girin ve onu paylaşın ki kendinizin yapmış olduğu yayınların hiçbir faydası olmaz. Çünkü Hasenat TV'nin yapmış olduğu yayında banka numaralarımız, projelerimiz ve bu projeye katkıda bulunan şu ana kadar projemiz yaklaşık 1 ay oldu başladı. 1 aydır sosyal medyada tanıtımını yapıyoruz. O tanıtımda duyup da hemen yardım eden kardeşlerimiz var. İnşallah canlı yayın aracılığıyla daha çok insanımıza ulaşacağız. Şimdi Doğu Türkistan deyince kanayan yaramız, Facebook'ta görüyorum, YouTube'da görüyorum. Böyle klavye mücahitleri çok. İnşallah şimdi bir fırsat var. Bu Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için hem bir katkıda bulunabilirsiniz, Hem de bu vakıf, bu merkez hem Avrupa'da Doğu Türkistanlı kökenli kardeşlerimizin eğitimi, kültürlerinden kopmaması için bir köprü olacak. Hem de Doğu Türkistan'ın sesini dünyaya duyuran bir merkez olacak. Ondan dolayı bizi izleyen, bu davayla ilgili yürekleri sızlayan, derdi olan bütün kardeşlerimizin iş yapma vakti. Özellikle dualarınızı bekliyoruz. Başta herkesten bol bol dua bekliyoruz. İkincisi, gücünüzün yettiğince 10 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira herkes gücü nispetince yardım göndersinler. Yardım göndersinler ki bu vakfımız faaliyeti geçsin. Şu anda görmüyorsunuz ama stüdyodaki misafirlerimiz var, onlar görüyorlar. Küçük bir alanda kardeşlerimiz hizmet yapmaya çalışıyorlar. Çocuklarımız var eğitim yapan, onlar bu alanda eğitim alıyorlar ama yeni yerde daha güzel eğitim alacaklar, daha çok faaliyet yapacaklar ve Doğu Türkistan'ın sesini daha çok duyuracaklar diyoruz. Şimdi ben Abdülvahap hocama da mikrofonu takdim edeyim. O da şöyle Türkçenin öbür lehçesiyle devam etsin. Buyurun. Evet şöyle doğru. Özür dilerim. Ercan kardeşim, yönetmenimiz dedi ki paylaşmayı da şöyle bir anlat dediler. Şimdi Facebook sayfanıza giriyorsunuz. Hasenat TV'yi buluyorsunuz. Hasenat TV'nin canlı yayını paylaşıyorsunuz. Facebook. Ayrıca YouTube'da da aynı şekilde canlı yayın yapıyoruz şu anda. Evlerinde böyle canlı yayını seyretmek isteyenleri YouTube'dan seyretmesini tavsiye ediyoruz. Orada daha kalite yüksek bir şekilde izleyebilirsiniz. Çünkü HD yayın yapıyoruz YouTube'dan.
Evden, televizyondan izleyenler YouTube açıp oradan daha güzel izleyebilirler. Ama Facebook'tan da aynı şekilde televizyonlara bağlantı yapılabiliyor artık. İsteyen istediği yerde izlesin. Ama sadece izlemekle kalmasın. Bir, sesimizi duyursunlar. Linklerini WhatsApp grupları var. Herkesin telefonunda WhatsApp grubu var. Biraz sonra inşallah Kur'an-ı Kerim okunmaya başlayınca ben de telefonumu alacağım. Dostlarımla bu yayını paylaşacağım WhatsApp'tan. WhatsApp'tan paylaşırken özellikle YouTube linkini paylaşırsanız, çünkü herkese Facebook olmayabiliyor. YouTube linkini paylaşırsanız daha çok insanımıza ulaşırız. Şimdi dünyanın dört bir tarafına ulaşabileceğiz inşallah. Çünkü bu bir aydır gelen yardımlardan, Amerika'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den yardımlar geliyor. Şimdi bu yardımları daha çok duyuracağız. 2 gün boyunca canlı canlı inşallah hep beraber şahit olacağız. Canlı telefon bağlantılar olacağız. Ve burada arkamda görüyorsunuz birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. İnşallah onlara da ben söz vereceğim. Onları da birazdan tanıtacağım. Ama şimdi Uygurca devam ediyoruz. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemni yalğız yaratgan Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ga çeksiz hamd sanolar olsun. Bütün alemge rahmet bulab ivatilgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salat ve selam olsun. Bugün Hasanat televizorununki orunlaştırışı bilen Hasanat TV'de direkt Naq Meydan program kılındı. Bu programınki hemimizdeki bilgenimizde Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyetininki yeni setvilangan yerinin üyedeki şu tamirat işleriga ve onundan başka qarzlarını tüyetiş için bugün şu Hasanat televizorunda Naq Meydan yardım yığış dolqunu başlandı. Bu bugün saat 7 bilen başlandı. 12 geçilik devam kıldı. Eti yana hem Türkiye'den Naq Meydan'da şu qitlib bizge yardım kıldığan qarindaşlarımız var inşallah. Eti yana devam kıldı. Bunundaki asası maksat hemimizdeki bilgendeki vatanimizdeki aziz vatanimiz Türkistan'daki kanlık bastırış ve zulümlerini dünyaya anlatış ve şunu bilen birge müşahede Gollandiyadaki Uygurlarga hizmet kıldığan bu setvaga yerimizdeki şu kıyınçılıklarını başta kazisi onundan keyin onun içine remont kılıp kirip onundan keyin bizdeki özümüzün faaliyetlerimizni yaxşı şekilde kılış için şu yardım dolqunu başlatıldı. İnşallah bu 2 gün içinde müşahede bolğanlar yana özümüzdeki Facebook'larımızda ve YouTube'larda bunu paylaşıp ortaklaşıp bütün dünyaya anlatışımız her birimizdeki vazifesi. Teşekkür ederiz. Şimdi her zaman olduğu gibi bu programımızı da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim okuyarak inşallah başlatacağız. Muhammed Ömer hocamız var. Ben mikrofonu ona takdim edeceğim ve Kur'an-ı Kerim okuyarak bu programımıza başlayacağız. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, dedik ya, bugün Avrupa Doğu Türkistan merkezimiz için inşallah Hollanda'nın Zeist şehrinde bir merkez açılıyor. Onun için yardım kampanyası yapıyoruz. Hasenat TV'nin bir geleneği var. Şimdi burada boş bir vazo koyduk buraya. Daha doğrusu bizim sadaka kutumuz oluyor bu. Her yayınımız Kur'an-ı Kerim'den sonra diyoruz ki böyle buna ilk siftah yapmak isteyen var mı diye soruyoruz böyle salonda. Var mı içinizde böyle siftah yapmak isteyen? Qarindoshlar, Sanat TV'ninki bir adet var deydi. O adeti bunu köylümüzdeki bir yerde bir lonku var. Evet, Oktay Dalmaz hocamdan 50 euro. Cevdet hocamdan. Rakamlar biraz sonra inşallah. Evet, atıyorlar. Allah razı olsun. Onları kaydediyorsunuz. Evet, Allah razı olsun. Tamam, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ama isimleri yazdırın. Attığınız isimlerinizi yazdırın. Evet, Allah razı olsun. Hızlı geldiniz böyle. Ama bu hızlık böyle bugün böyle bunu vermekle kurtulmuyorsanız ona göre bak, ona söyleyeyim. Birazdan alacağız inşallah. Onları birazdan alacağız. Evet, birazdan alacağız. Evet, Allah razı olsun. Böyle vazo iyi, hızlı başladı. Oktay hocam iyi başladık değil mi? Oktay hocam diyor ki hızlı giden tez yorulur. Bakın bu para böyle bu 50 lirayla bitmiyor, ona göre bak. Bugün saat 12'ye kadar. Onun için evet. İsimlerini yazdırsın kardeşlerim. Bu veren kardeşlerim bir kağıda nota düşsün. Ben 50 lira attım içeriye, 100 lira attım diye. Bu kardeşlerime bildirsinler. Biraz sonra canlı yayında ekranın alt kısmında da bunu yayınlayalım inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Birazdan tekrar geleceksiniz inşallah. Şöyle Allah razı olsun. Böyle dedim ya ben siftah yapalım diye. Ama siftah yapmak isteyen çok varmış. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ama bu isimlerinizin yayınlanmasını istiyorsanız kardeşlerime lütfen oraya isimlerinizi yazdırın ki biz birazdan yayınlayalım. Daha sonra ben oraya yardım ettim de yayınlanmadı ismimiz demeyin. Oldu mu inşallah? Qarindoshlar, Allah razı olsun. Yardım qilganlar ismimizni bu yerga yozdirsak, chunki shu har qilgan yordam kimning nechilik qilganligi bu shu televizorda e'lon qilinadi. Shunga keyin men yordam qilgandim, ismim yozilmay qolibdi deb ranjish bo'lmaslik uchun tatinmay qanchalik yordam qilgan bo'lsak, ismimizni shu qarindoshlarga bildirsak, bular Allah razı olsun. Buraya yardım etmek isteyenler şimdi bundan sonra buraya ilk önce varsınlar, isimlerini yazdırsınlar. İsminizi yazdırın. Ondan sonra inşallah bize getirin yardımlarınızı. Tamam mı? Şimdi bu eğitim merkezimizin değerli başkanı, adı Allah'ın kulu, soy ismi Allah'ın kulu, Abdurrahman Abdullah'ı ben buraya davet ediyorum. Bu merkezin faaliyetlerini kaç yıldır hizmet yapıyor onu kısaca bir öğrenelim. Buyur başkanım.
Alkışta yapın tabii ki. Allah razı olsun Ömer Hocam. Selamun aleyküm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Cenab-ı Allah'a çok hamdü senalar ve Resulullah Efendimiz'e durut ve selamlar olsun. Bize değerli kardeşlerim, değerli hazirun, değerli izleyiciler, size bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Burada bize Allah bu fırsatını verdi. Hepimiz biliriz. Ama Doğu Türkistan'da olursak biz nerede oluyorduk? Bu çok hepimiz biliyoruz. Allah şükür. Hocam dediği gibi biz 2009'dan itibariyle, en doğrusu 2007'den itibariyle biz Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı bu Hollanda'da elimizden gelen kadar hizmet başlamıştık. 2010'a kadar camilerde, burada bizim nereden bulursak orada kiralayıp ya da camilerde boş zamanları orada vatandaşlarımızla toplayıp orada hizmet verdik ve devam ettik. Bir taraftan buradaki kardeşlerimizin kendimizi muhafaza etmek, asimilasyon olmamak için hareket edersek, bir taraftan Doğu Türkistanlık davasını anlatmak, çevremize anlatmak ve Türk dünyası anlatmak ve Avrupa'daki Garip dünyası anlatmak, bu işle meşgul olduk. Sonra böyle olmuyor işte. Yani orada bir gün, burada bir gün o iş olmadı, yürümedi. Sonra 2013'te biz bir yer kiraladık. Zeytin'de hepiniz biliyorsunuz. Orada kiralı bir şey çok üzücü olduğunu siz biliyorsunuz. Devam ettik işte olmuyor. Bir yerimiz olmayınca biz bir gün bir faaliyetini yaparsak bir taraftan her ayda kira ödemeliyiz. Bir taraftan başka masraflar oluyor. Bu bir satın yerimiz olmayınca olmuyor diye hareket ettik. 2013 11. ayının 12. günü biz Hollanda'da üyelerimizle ve arkadaşlarımızı bir arada topladık. Dedik ki biz bir yer satın alalım mı dedik. Deyince arkadaşlarımız hepsi diye %99 kardeşlerimiz %100 gibi dedi ki siz alın diye bize şey verdi. Yani meşruiyet verdi. İmzaladı herkes. Çoğunluğu 50'den fazla kişi 1000 eurodan biz vereceğiz diye bize kart imzaladı. Onu göre yola çıktık. Yola çıkarken bunu çok bizim biliyorsunuz bu Hollanda'ya yeni gelmiş olan olduğu için bizim iş adamlarımız da yok. Siz hepiniz biliyorsunuz devlet işgal aslında. Biz buraya gelen kardeşlerimiz kendini bir şeyler yapıp buraya kendisini getirmiş olan, işsiz olan, yeni gelen kardeşlerimiz beraber birlikte çabuk görüştürüp elimizden gelenini yapıp bu günlerde şimdi bu yeni binayımızı aldık Allah'ın izniyle. Bu çok ceryan var burada, çok bizim hikayelerimiz var. Yani bizdeki bir insanın buraya gelip biz elimizden gelenini yapıp sonuçta bir yerin sahibi olduk. Allah'a bin şükürler olsun. Tabii ki bunun arkasında Türk kardeşlerimiz, Türkiye'den gelen Türk kardeşlerimiz var. Başta Hollanda Diyanet Vakfı olmak üzere, İslam Toplumu Milli Görüş olmak üzere, Hollanda Türk Federasyonu'ndaki arkadaşlarımızın durmak ve başka diğer Müslüman kardeşlerimiz zaten bize destek verdiler. Bu hale getirdiler.
Allah bunlara fazlısıyla memnun etsin ve bol bol versin, işlerini rast getirsin. Devletimizi, Türkiye devletimizi Allah muhafaza etsin. En kısa zamanda bizi Doğu Türkistan'da böyle bu toplantılarını orada yapmaya beraber nasip etsin inşallah. Bu yarın neden bu yarını aldık? Kardeşlerim şimdi size ne demek istiyorum? Siz bunu izleyen arkadaşlar, değerli hocalarım, değerli başkanlarım, değerli hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük memurlarım, büyük amirlerim ya da büyük elçimiz olabilir bunu izleyen. Sonra müşavirimiz olabilir, başkonsolosluğumuz olabilir, diğer kardeşlerimiz olabilir. Biz şimdi biz tamamen ne yapmak istiyoruz? Biz de burada yerimek istemiyoruz. Siz zaten önceden 1000 yıl önce buraya gelmişsiniz. Biz 1000 yıl sonra arkanızdan Doğu Türkistan'dan geldik. Onun için biz baktık ki sizle bizim hiç farkımız yok. Biz burada kardeşlerimiz, burada Doğu Türkistan'dan gelen kardeşlerimiz burada yerip bitse biz nasıl olur? Orada biter. Çin bitirmek üzere. Burada biteceğiz. Ondan sonra Müslümanlar bizden sorumlu olur. Öyleyse biz ne yaptık? Elimizden gelen kadar çaba gösterdik. Dik durmaya çaba gösterdik. Dik durduk. Elhamdülillah Allah'ın izniyle. Sizden istediğini bizim şimdi satın aldık yerimizden 350 bin euro borcumuz var. Bir de 200 bin eurodan fazla bir temirata o hesap çıkarıyor. Bunu biz sizlerle biz beraber inşallah biz bunu bitirmek istiyoruz. Allah yaptığınız yardımlarınızı Allah kabul etsin. Bizim yanımızda duran Sayın Cevdet Hocam Allah razı olsun Hadevi Hollanda Diyanet Vakfı'ndan geldi. Koordinatör olarak burada bize katıldı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'ndan Oktay Hocam sağ olsun her zaman bizim yanımızda buradadır. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sonra Türk İslam Federasyonu Başkanı Ömer Altay abim sağ olsun yanımızda. Diyanet başkanlarımız ve başka izleyiciler bizi yalnız bırakmadılar. Hocalarımız burada. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Diyecek sözlerim çok var ama zamanını çok almak istemiyorum. Başka hocalarımız da başkalarımız da konuşacak. Hepinize sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Allah çalışmalarında ona yardımcı olsun ve ona yardım eden kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bu Qarajımdan Allah razı olsun. Bizimki faaliyetlerimiz to'g'riliq qisqacha ma'lumot berdi. Hammamizning bilganimizdek bu yerga kelgandan beri shu Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatininki yetakchiligida faaliyetlerimiz siyosiy faaliyetler olsun, milliy faaliyetlerimiz olsun, bolalarning o'qishi olsun, undan boshqa har xil faaliyetlerimiz mishada bütün Gollandiyadagi Uyg'ur xalqiga bo'layotdi. Buni hammamiz bilamiz. Buni qisqacha tunishtirdi. Abdurahmon Qarajimdan Allah razı olsun. Evet, şimdi ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizden telefonlar bekliyoruz ve yardımlar bekliyoruz. Ekranımızda şu anda hem telefon numaramız hem WhatsApp numaramız hem de telefon numaramız olarak geçiyor. O numarayı arayabilirsiniz. Banka numarasını hiç aramadan banka numarasına yardımlarınızı gönderin. Biz zaten hemen görüyoruz yardımlarınızı. Evet. Yusuf Aslan. Evet, bir canlı telefon bağlantımız var. Hemen alalım. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben Kanada'nın Toronto şehrinden Tuygun Abduveli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanada'dan Tuygun Abduveli kardeşimiz Kanada'dan bağlandı.
Aynı şekilde Tuygun benim hemşerim oluyor. Aynı mahalleden Kanada'da. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu Hollanda'daki arkadaşlar tütbesini önce Aysa Kara Hacı, Abdülhab Hacı bu bizim arkadaşlarımız söylemişti. Abdurrahman Bey de söylemişti hocalarım. Böyle bir cami satın alacak gibi bana bir duyurdu olmuştu. Ben destekliyorum. Önceden de söylemiştim ben en azından $1000 destek vereydim. Allahu Ekber. Bir alkışlayalım. $1000. $1000. Bu Kanada doları oluyor değil mi efendim? Kanada doları var $1000. Evet, Kanada $1000. doları. Tamam. $1000 Çok teşekkür veriyorum. ederiz. Allah razı olsun. Hem çevremdeki arkadaşlara bu caminin çok önemli olduğunu, Avrupa'nın Amsterdam'da bir caminin önemli ikeldiğini duyduracağım ve başka arkadaşlara da bunu teşvik biraz çok para bulmak için uğraşacağım. Rahmet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Amin. Kanada'daki dostlara selam ediyoruz burada sizin aracınızla. Aynı zamanda orada da inşallah şöyle Facebook üzerinde izlemeler için tavsiye ederseniz onlardan telefon beklediğimizde haberdar edin inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Hayırlı akşamlar Teşekkür diliyoruz ederim. efendim. Ben de Çok teşekkür sağ olun, ederim. var olun. Görüşürüz. Tamam. Evet, Yusuf Aslan, Mevlana Cami, Amersfoort. Hollanda Diyanet Vakfı mı? Hollanda Diyanet Vakfı, Amersfoort Mevlana Camimizden 500 euro alkışlıyoruz. Yazıyorsunuz değil mi gençler? Ben buraya da koyuyorum. Evet, buyurun sizi de alalım şöyle. Üdrecht Eyüp Sultan Camii'nde. Dur, ilk önce sizi bir tanıyalım. Tahsin Gültekin. Benim görevim Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanlığı. Bu görevi biz katkılarımızı gurur duyuyoruz. Üdrecht Camisi ve halka adına camimizden para topladık. Biz bu derde de beraber ortak olup iyi bir yol almayı düşünüyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım Allah razı olsun. Eyüp Sultan çok güzel bir camimiz. Bir sanat eseri. Allah razı olsun. Camisi 1500 euro yardım. 1350 euro. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 1350 euro. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Ömer Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyim. Bu Lütfü hocamın sesine benziyor. Almanya'da. Aynen öyle. Allah razı olsun. Evet. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim Lütfü hocam. Allah razı olsun. Sizi tanıyalım. Buyurun. Seyircilerimiz sizi tanısın. Buyurun. Öncelikle ismim Lütfü Akça. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Kuzey Ruhr Bölge Eğitim Başkanlığı görevini yürütüyorum. Almanya'dan evet. Evet. Oradaki değerli Hollanda Bölge Başkanıma ve diğer başkanlarıma öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Onlar da bir... Ve yine bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimize de bu yeni almış oldukları yerleri Allah hayırlı mübarek eylesin. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Biz de hanım adına, Güller Akça adına bir 100 euro inşallah ben de gönderiyorum kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun Lütfü hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah'a Evet. emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet böyle bekliyoruz efendim. Telefonları bekliyoruz ki rakam önemli değil. Önemli olan nedir? Biz de bu kardeşlerimizin el ele kampanyasına ses veriyoruz demeniz çok önemli. Bize güç veriyor ve buradaki kardeşlerimizin çalışma aşkını çoğaltıyor diyorum. Buyurun efendim. Qarindoshlar, shu naq maydon televizor ko'rayotganlar, naq maydon televizorda shu telefon nomerlari, hisob nomerlari bor. Telefon qilib shu naq maydonga qo'shila olasizlar, qatnasha olasizlar. Tavsiyalaringlar, yordamlaringlar bo'lsa, naq maydondan telefon qilib ko'risha olamiz. Allah razı olsun. Şimdi arkamızda oturan birbirinden değerli çok kıymetli misafirlerim var. Şimdi onlardan birine ben mikrofonu takdim edeceğim. Çünkü hocamın önce tecrübesi var. Biz Harlem'de de aynı kampanyayı yaptık. Hocam tecrübeli olduğu için ilk önce mikrofonu ona takdim ediyorum. O tecrübe kazandı. İnşallah böyle onun
böyle konuşması motive edecek ve insanların telefonların çoğalmasının artacağına inanıyorum. Kuzey Hollanda Milli Görüş Bölge Başkanımız Oktay Dalmaz hocama ben mikrofonu takdim ediyorum. Şöyle kısa bir selamlasın, ondan sonra devam ederiz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Haziru'nu hürmetle selamlıyorum. Ve bizi YouTube'dan, Facebook'tan izleyen kardeşlerime de yine Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada Hollanda'da Zeist şehrinde Doğu Türkistan Marif Vakfımızın idarecileri, üyeleri ve misafir kardeşlerimizle birlikte hayırlı bir iş için buradayız. Tabii Ömer Bey takdim ederken bizi şey yaptı, bizde başka burada değerli hocalarımız da var ama madem ilk mikrofonu bize verdi, başkanımızın açılış konuşmasında özellikle belirttiği husus çok önemli. Yani 50 milyon insandan 35 milyona düşmüş bir Doğu Türkistan işgal altında. Şu anda o kardeşlerimizden bir şekilde Avrupa'ya mülteci konumunda çoğu gelmişler ve burada asimile olmamak için bir mücadelenin içerisine girmişler. Tabii 60'lı yıllarda ülkemizden buraya gelen işçi hareketinde biz nasıl burada teşkilatlandık, asimile olmamak için mücadele ettiysek, bu kardeşlerimizin de şimdi aynı mücadelenin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani evlatlarını, gelecek nesillerini hem inançları bakımından hem kültürleri bakımından yok olmaması için bir çalışmaya girmeleri gerekiyordu. Bunun için de evvela sözün kısası bir mekan lazımdı insanlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrette Medine-i Münevvere'yi şereflendirdiği zaman ilk yaptığı iş neydi? Bir mescid inşa etmekti. Çünkü o mescid kurumsallaşmanın adıydı, devlete giden yolu atmanın adıydı. Bu bağlamda Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin buradaki kendi dilinde eğitim vermesi gereken yavrularına, kardeşlerine bir hizmet binası olması gerekiyordu. Anlattığı süreci çok zor günlerden geçtikten sonra Allah bir yer nasip etti ama tabii çok borçları var bu kardeşlerimizin. Bu borcun ödenmesi gerekiyor. Burada da vazife tabii ki buradaki Türkiye'li Müslümanlar çoğunlukta olmak üzere bütün Müslümanlara bu vazife düşüyor. Başkanımız arz etti. Bu kardeşlerimiz buraya geldiler ama bunların ne iş adamları var ne de birçoğunun sağlam bir işi var. Yani birçoğu halen devletin ya da belediyelerin verdiği ödeneklerle teşkilatlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. 10 euro, 20 euro gibi aidatlarla yapıyı ayakta tutmanın mücadelesini veriyorlar. Bu gelirle bu 350 bin artı 200 binde tadilat için gereken 550 bin avronun ödenme ihtimali çok düşük. Onun için iş burada biraz ne yapıyor? Bizi dinleyen bütün dünyanın herhangi bir yerinde bütün kardeşlerimize bu vazife düşüyor. Bu altın bir fırsattır değerli kardeşlerim bizler için. Bakın her birimizin camileri var, camilerimiz için, teşkilatlarımız için çalışmalar yapıyoruz. Ama bu kardeşlerimizin elinden tutup bunları birlikte kardeşliğimizin gereği olarak ayakta kalmalarını temin etmemiz lazım. Doğu Türkistan bizim Serhat Doğu kalemizdir. Oranın düşmemesi için elbette devlet yetkililerimiz, siyasiler çalışmalar yapmalı ama en azından biz de burada STK'lar olarak, İslami manada cemaatler olarak, teşkilatlar olarak buradaki kardeşlerimizin elinden tutmalıyız ki ayakta kalabilsinler. O açıdan biz... Hocam bir telefonumuz var, alalım mı? Hay. Siz artık alıştınız yani bütün sözünüzü kesmemizi biliyor. Efendim hayırlı akşamlar, buyurun. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Alo. Efendim televizyonunuzun sesini keserseniz bizi daha iyi duyarsınız. Alo, sizi dinliyoruz, buyurun. Evet. Bize telefon açan kardeşlerimizden özellikle rica ediyoruz. İzledikleri televizyonun sesini kessinler veya da bilgisayardan izliyorlarsa sesini kessinler. Daha sonra bizi telefonla arayıp telefondan konuşurlarsa o zaman sesler karışmış olmaz. Evet.
Onu inşallah birazdan bağlıyor muyuz tekrar? Tekrar bağlıyorlar kardeşlerim inşallah. Evet. Alo. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun sizi dinliyoruz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tabii ki efendim. İlk önce hepinizden Allah razı olsun. Ben İsmail Erçelik, Denizli Acıpayamlıyım, Amusurt'ta duruyorum. Hoş. 500 ülkü ocağında yönetimdeyim. Tabii Allah bu benim razı olsun. şahsi bir yardım olacak, 500 euro. Allahu Ekber. Teşekkür ediyoruz. İsminizi Allah hepinizden razı olsun. isminizi tam alamadık. Bir daha tekrarlar mısınız isminizi? İsmail Erçelik 500 euro. İsmail Erçelik 500 euro. Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah ediyoruz. hepinizden razı olsun. Bir saat sonra oradayım. İnşallah. Buyurun gelin efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah ediyoruz. hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet. Oktay Hocam ne güzel değil mi? Sesimizi duyan bu teknolojinin böyle güzellikleri var. Özellikle Facebook'un veya da YouTube'un, sosyal medyanın tabii ki toplum üzerinde çok yanlış etkileri oluyor ama güzel şeylere kullanırsan güzel de oluyor. Hocam söylemek istediğiniz başka şey yoksa o zaman ben Cevdet Hocama, Cevdet Keskin Hocam, Hollanda Diyanet Vakfımızın koordinatörü bir mikrofonu da ona takdim etmek istiyorum. O ne söyleyecek? Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum Ömer Bey. Burada misafirlerin huzurunda bu akşam, hafta sonu akşamında bulunmaktan çok mutluluk duydum. Hayırlı bir iş için geldik hepimiz. Bu hayırlı işin bir ucundan biz de tutacağız. Hayırlı işlere anahtar olmak, şerli işlere kilit olmak gerekiyor. Hayırda yarışmak gerekiyor. Bizim dinimizin bize öğretileri bunlar. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 14 gün kalmasına rağmen 14 gün kaldığı halde ilk yaptığı iş oraya bir mescit yapmak. Kuba köyündeki Kuba Mescidi biliyorsunuz. Ondan sonra Medine'ye geldi. Yine ilk iş bir mescit yapmak. Mescitler bizim ikinci adreslerimizdir. Birinci adreslerimiz hanelerimizdir. Mahremimiz, hanelerimiz. İkinci adresimiz ise cemiyetle birleştiğimiz, cemaat olduğumuz, dinimizin o yüce güzelliklerini, yardım ve benzeri prensiplerini yaşadığımız camilerimiz bizim ikinci adresimizdir. Neden? Hepimizin burada camileri var. Neden buraya memleketlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz burada ikinci adreslerini yani mescitlerini, camilerini kendi mülkleri olarak oluşturmanın peşinde ve burada da bizden yardım istiyorlar. Bu yardımı biz seve seve kendi camimizden daha çok onlara yapacağız. Çünkü onlar mazlum bir kardeşimiz, mazlum olan bir kardeşimiz, zulme uğrayan bir kardeşimiz. Peygamberimiz Müslümanın acısıyla, derdiyle dertlenmeli buyuruyor. Müslümanı iyi işlerde, hayırlı işlerde desteklemeli buyuruyor. Dolayısıyla biz de kardeşlerimizin bu güzel işini, hayırlı işini mescit edinme ve orada kimliğini muhafaza etmek için eğitim faaliyetleri başta olmak üzere dini faaliyetleri yürütmek için bu yere ihtiyaçları var. Bu ihtiyacın farkındayız ve ona elimizden gelen gayreti yapacağız. Yapmamız bizim vazifemiz. Ben şöyle Ömer Bey teşekkür ediyorum ben. Hani bu akşam ben işte Den Haag'dan geldim. En son hatırlıyorum ben bir hayır ne zaman yaptım? En son hatırlıyorum. Hani bangamızdan bir camiye aidat kesiliyor da onu ben saymıyorum. Ama en son böyle gönülden bir yere hayır ne zaman yaptım diye düşündüm. Getiremedim aklıma yani. Herhalde bir 3 hafta oldu. Bir camide bir cumada para toplandı. O zaman bir hayır yaptım diye geldi. Halbuki Müslümanlar olarak bizlerin her gün bir hayır yapması lazım. Az olsa bir hurma tanesi de olsa hayır yapmamız lazım. Ben camilerde bazen yardımla ilgili konuşma yaparken şöyle diyorum. Müslümanlar Peygamberimizin şu hadisini hiç unutmayın. مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَكُولُ أَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا
feyekulul ahar Allahumme a'ti mumsiken telefen. Bu hadisi duyduğum anda üzerimde hayır yapmadığım veya bir sadaka vermediğim, bir camiye, bir fakire yardım etmediğim bir gün geçiyorsa bu hadis beni uyarıyor. Müslüman olarak beni uyarıyor. Diyor ki Peygamberimiz, kul her gün sabahladığında 2 melek başına gelir, dikilir. Birincisi şöyle dua eder: Allah'ım bu kul bugün senin için bir şeyler verirse fakirine, camine, yani senin hatırına, senin adına kazandığı rızıktan veya kendisine verilen rızıktan düşünüp diğer Müslümanlarla da paylaşırsa, diğer Müslümanlara da yardım ederse ona halef ver. Malını, mülkünü çoğalt veya evladı, iyalini çoğalt. Her anlama gelir halef. Ona halef ver. Diğeri de şöyle dua eder: bu kul bugün senin verdiğin nimetleri rağmen senin için bir şey yapmazsa ona da telef ver diye 2 melek dua eder. Biz 1. meleğin duasına erişmek için her gün üzerimizden sadaka veya bir yardım yapmadığımız gün geçmemesi lazım. Cemaate bazen şunu diyoruz: Cuma vaktinde cami için para toplanıyor. Diyoruz ki bu para toplayanlara kızıyorsunuz ya, kızmamanız gerekiyor. Çünkü bu para toplayanlar, bakın üzerinizden kaç gün geçti, en son sadaka ne zaman verdiniz, bir hayır ne zaman yaptınız düşünün ve ona göre bu insanlara dua edin ve hesaplayın geriye doğru. 15 gün ben hiç hayır yapmamışım. 15 gün günlüğüne 10 lira, euro neyse hesaplıyorum, 150 euro vereceğim ben şimdi deyin. Veya 1 euro, o kadar gücün yok, 15 euro şimdi vereceğim. Dolayısıyla 1. meleğin duasına erişeceğim diye düşünmesi gerekiyor bir Müslümanın. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir bize bir yükümlülük. Yani biz bir yükümlülük şeyinde buradayız yani. Ve herkese, Müslümanlara da yükümlülüklerini, yani sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Ey insanlar! İnsanlar arıyor, diyor işte malım kayboldu, şöyle para kaybettim, şurada şu oldu. Birisi diyor ki geçen bana, hocam bana yardımcı olabilir misin? Ne oldu? Ben Türkiye'de bir ev alacaktım. Eve işte 17.000 euro gönderdim, peşin ödeyip TOKİ'den alacaktım. Yalnız yazarken bir yanlış yazmışım. Para gitti, yerine ulaşmadı. Bekledi. Sonra 700 euro kesilerek geri geldi. O aradaki aracı bankalar kesmiş geri geldiği için. Dedim kardeş, düşündün mü? O parayı nasıl kazandın? O paranın faizini hesapladın mı? O paraya aldığın faizi varsa veya o parayı faizsiz helal yolla kazandıysan, onun zekatı üzerinden 1 yıl geçmişse, bunları düşündün mü? Yani niye bu hatayı yaptın? İsimde 2 harf yanlış yaptın mı? Namen numur need offering mu diyor, parayı geri gönderiyor banka. Yani sana bir hata yaptırıldı orada ve o para boşa gitti. 700 euroyu kesti aracı bankalar. Bu IBAN'ı düzenleyen yerler. Bunlar bize hep ders olmalı. Yani başımıza gelen şeylerde yükümlülüklerimizi ihmalin bir sonucu da olabilir. Herhalde telefon geldi. Evet, bir telefon geldi. Gerekiyor. Tamam. Evet. Kusura bakmayın, bizim bu Hasenet TV'nin böyle bir adeti var. Telefon geldi mi amacımız para toplamak olduğu için sözünüzü kesiyoruz. Hakkınızı helal edin. Alo efendim, hayırlı akşamlar. Alo. Hello. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Alo. Ben Uygurca konuşmak istiyorum. Sizni anlavatımız hazır. Uygurca gap kısmı. Özlerini tanıştırırsın. Ben ismim Kurbancan, Şivesiye'de yaşayayım. Gollandiyadagi qarindoshlarninki şu bir urun satavaganligini anglab nayt xushal oldum. Ben bir nima anlatay ama qarindoshlarımizga. Chunki biz bilib bilmay hozir bu g'arb jamiyatininki bir parchasi bo'lib ketdik. Bolalarimiz mishada babuni tashlab boshqa ketgili bo'lmaydi. Endi mishada o'zimizning bolalarini ham o'zimizningki qarindoshlarni, o'zimizning madaniyati, o'zimizning urf-odatini, o'zimizning dini bilan tarbiyalash bu hozir bek muhim. O tarafda Xitoy hukumati bizni assimilyatsiya qilishga tirishayotgan bir mezgilda. Shunga bu nihoyatda bir yaxshi bo'libdi. Rahmat, Allah razı olsun. Mening shu buni anglab nihoyat xushallab,
ko'nglimda bitta atab qo'ygandim yordamga jiq emas endi oz bo'lsa-mu ko'p kitob qilib qarindoshlarning ishlatishini umid qilaman. Allah razı olsun. Mushiyaning pulisi 500 kron atab qo'ydim. Euro hisobida 50 euro bo'ldi. 500 kron. Arkadaşımız Kurbancan Şibisiyadan. Evet. Kendisi de biraz konuştu. Dedi buradaki yani Avrupa'da yani yurt dışında Doğu Türkistan'ın dışında olarak yani gurbette böyle bir yerin olmasına çok sevindim dedi. Hem kendi açısından orada da böyle bir dernek işlerinde çalışıyor. Buranın Hangi ülkeden Şivisiyan İsviçre. İsviçre Evet, evet, İsviçre. İsviçre'den arkadaşımız. İsveç pardon özür dilerim. İsveç'in parasında 500 kron yardımı var. Evet, arkadaşımızın daha maddi yardımdan daha çok yani kendisinin yüreğinin her zaman bizimle olduğunu, böyle bir yerinin olduğu için çok sevindiğini, kendisi de orada da öyle cami derneklerle uğraşıyor. Biz çok teşekkür ediyoruz Kurbancan. Rahmet, Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Allah'a emanet diyoruz. Yusuf Kılınç 20 euro yardım etmiş. Herhalde nakit var içerisinde bunun. Evet, var mı telefonumuz? Yoksa şurada ekrandan okuyun bir gelen yardımları arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet, açalım. Meryem Saud 50 euro. Hollanda Diyanet Vakfı Eyüp Sultan Camii Zeyiz 2000 euro. Bir alkışlayalım şöyle, Allah razı olsun. Devam et. Sadigan Seley 200 euro. Sadıkcan Seley 200 euro. Evet. Nizamettin Yusuf 100. 100 euro. Nizam. Gürbüz Hocam 100 euro. Maşallah. Mustafa Zeylan 50 euro. Şunu bir al abi. Ama bunun Arapça görebiliyor musun? İsa Karım 50 euro. Abdurrahman 50 euro. Abdüsselam 50 mi? Tazı öğrenmeye kaldım. Abdüsselam 50 euro. Ahmet soyadım tam tazı uç öğrenmeye kaldım. Ahmet Karı 20 euro. Nizamuddin Yusuf 50. Cüret 15 euro. Enver 50 euro. Sadık 200 euro. Qarindoshlar, hozir bayatımdan qog'oz berdim. Bundan keyin shu nima yozgan vaqtimizda so'y ism deydi bular. Familiya ismimizni birga yozaylik. Chunki bu ham kompyuterga kuyiziladi, televizorda e'lon qilgan vaqtimizda ismimiz to'liq bo'lsin, shuni bundan keyin diqqat qilaylik. Mehrigul Mahmud 50 euro. Aynur Hanım 100 euro. Utrecht Eyüp Sultan Cami 1350 euro. Mehmetcan Raziye 100 euro. İlham Münevver Hanım 150 euro. Mirgul Den Haag 50 euro. Ömer Atif 50 euro. Meryem Gül 50 euro. Bunu okumuştuk. Alo, hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz, sizi tanıyalım, buyurun. İyi akşamlar. Ben bilen konuşuyor musunuz yoksa? Evet, sizinle konuşuyoruz hocam. Söz anlavatımız. Buyurun. Ben bilen konuşuyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerini görünce hepimiz sevindik.
Allah razı olsun hepinizden. Amin. Amin. Sizden mi? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda Alkmaar'da yaşıyorum. Hollanda'nın Alkmaar'da. Ben de Uygurum. Uygur ben. Uygurca gap kılayıverin bo'lmasa. Benim açımdan ki İmnacının hanımı. Kendim olsa adım Feride. Alkmaar'da yaşıyorum. Hoş geldiniz. Ben de çok bizi düşünceleriniz için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Biz aile boyunca bize iyanı vermek istiyoruz. Rahmet. Bizim aile boyunca 300 euro ihanet veriyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 300 euro. Sağ olun, sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diyorum. Ailemine bereket versin. Aynur Hotel. Aynur Hotel 10 euro arkadaşlar. Bunu biraz sonra size ulaştıracağım. Evet. Selim Oğuz 20 euro. Tahsin Gültekin 10 euro. Mustafa Aygün 30 euro. Yılmaz Ateş 50 euro. Bunları da hocam oraya verelim. İnşallah kardeşlerimiz kaydetsinler. Evet. Canlı telefon bağlantılar için bekliyoruz inşallah telefonlarınız. Var mı arkadaşlar sırada? Evet. Alalım o zaman hemen. Evet. Yeni arıyorsunuz. Esselamu Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun sizi dinliyoruz. Bulduk. Ben Uygurca konuşsam olur mu? Tamam olur. Konuşun. Evet. Buyurun. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Ben hazır şu tordan sınavmış Nahmaydan körevatkan Nahmaydan bul adamda. Nahmaydan bulavatdı da. Bolsa özlerini bir tunuşturup ondan keyin maksatni desat tekmeyakçı. Buldum. Ben Şarkı Türkistan'dan Yeken naisinden ben hazır Avusturya'da yaşayayım. Ben Avustrya geldi 1 yıl oldu. Avusturya'da. Avusturya'dan arıyor kardeşimiz. Hoten vatanın Yeken'dim. Ben bu Nahmaydan görüp nayet hoş oldum. Pek heyecanlandım. İsimleri? Benim ismim Eskar Rahman. Eskar Rahman. Eskar Rahman. Eskar Rahman. Ben yeni kâge, ben kâgeli 1 yıl oldu. Kâgeli 1 sene olmuş. Az olsun 100 euro ben bir... Rahmet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yeni kâgelliklerine rağmen 100 euro yardım kıllar. Allah mal dünyalarına bereket versin. Arkadaşımız yeni gelmiş. Allah razı olsun. Olmuş. Esker rahmet değil mi? Evet teşekkür ediyoruz. Sizi alkışlıyoruz. Yeni gelmenize rağmen. Şu öyle torda izilganmış IBAN numarası yollasak bulundu. Tordaki şu hesapka yolla basılı kiloda. Boldu rahmet. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüyorsun değil mi efendim? Daha yeni gelmiş. 1 yıl olmuş ama 100 euro yardım ediyor. Yıllardır burada duranlardan daha çok bekliyoruz inşallah. Böyle telefonlar bekliyoruz ve yardımlar bekliyoruz. Şimdi yine çok kıymetli misafirlerimizden birine ben yine söz vermek istiyorum. Türk İslam Federasyon Başkanımız Ömer Altay hocam var. Ona da şöyle mikrofon takdim etmek istiyorum. Buyurun. Teşekkürler ederim Ömer Bey kardeşim. Zaten önceki beyefendi kardeşlerim bizim hislerimize tercüman oldular. Önce size Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm selam. Önce şununla da başlamak isterim. Değerli kardeşim Abdurrahman Abdullah, özellikle de ekibi bugün, bu akşam ve yarın içinde bu hasene için beraber buralara geldik. O kadar mutlu oldum ki hem şahsım hem federasyon adına gerçekten onur oldum. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, eğer diyor bir zulmü karşı gelemiyorsanız, engelleyemiyorsanız en azından sesinizi, avazınızı yükselterek duyurun diyor. İkincisi de eğer zulümlerde karşı sessizseniz bir dilsiz şeytansınız diyor. Hocam şöyle kısa bir Uygurca anlatsam aslında mükemmel tabii çok buyurun. Güzel şey yapmıştı. Yanında bir hulası sonra anlatacağım. Tabii. Sizin şeyinizni. Hürmetli kardeşler, Başkanımız Ömer Altay Gollandiya
Türk İslam Kültür Dernek Federasyon Başkanı Üzününki Mişada aramızda boğallıktan ait pəxirlik his qılğanlığını dedi. Onundan keyin Ali raziyallahu anhu'nunki bir hadisini anlatıp şuna dedi. Bir adam bir zulümni köse o zulümga qarshi turish onunki mecburiyeti deydi. Eğer o zulümga qarshi turmasa o tilsiz şeytan bo'lgan bo'ladi. Deb davamlıq o'zininki faoliyatlaridami shu bizningki vatanninki ahvolini nihoyat aktiv dunyoga qo'ldan kelishicha anlatib turgan bir qarindoshimiz, bir ustozimiz. Ondan keyin yana cümle qisqa anlatayım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Bu akşam bu kardeşlerimi motive edebilmek için sizden sıcak bir alkış istiyorum. Gerçekten hak ediyorlar. Üzüntümü de ifade edeyim. Ben daha çok bir katılım bekliyordum. Tabii mekanınız, fiziki mekanınız belki müsait olmayabilir ama sağ olsunlar. Telefonla canlı yayına da katılanlar da var. Biz Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu olarak Avrupa Doğu Türk İslamlı kardeşlerimizin her zaman yanında, hem maddi hem manevi olarak her zaman yanınızdayız. Evet. Ben bu Çin zulmünden sosyal medyadan da takip ediyoruz. Ya Rabbi diyorum, el haya vel iman. Hiç Allah korkusu yok mu Müslümanlarda? Sizleri zenci etmek değil, haddimde değil. Burada çok değerli kardeşlerim var. Özellikle de Hollanda Diyanet Vakfımızın Genel Koordinatörü Cevdet Keskin Beyefendi. Milli Görüş Kuzey Hollanda Bölgesi kıymetli başkanım Sayın Oktay Dalmaz Beyefendi. Değerli şube dernek başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler hep buradayız. Ben gerçekten üzülüyorum. Müslümanlara şu çağrıyı yapıyorum. Ne olur Allah rızası için şöyle bir saniye bir empati yapalım ne olur. O gördüklerimizin karşısında kendilerimizi onların yerine koyalım. Acaba feryadımız ne olur diyorum. Allah aşkına bu kardeşlerimize aslında çok temel bir iş yapıyorsunuz. Allah'ın ilk emrettiği ayetle başlıyorsunuz, eğitimle başlıyorsunuz. Sonrasında da Allah nasip eder de Tövbe suresinin 18. ayetiyle başlarsınız. Mescitlerinize de sahip olursunuz. İnşallah bizden gelecek olan yardımlar sizlere helal hoş olsun. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Ömer hocamıza. Evet, bir canlı telefon bağlantımız daha var. Hemen onu alıyoruz. Efendim hayırlı akşamlar. Şöyle yaklaşalım. Evet. Alo. Alo. Buyurun Hayırlı efendim, akşamlar. sizi dinliyoruz. Alo. Alo. Buyurun. Biz sizi duyuyoruz efendim. Alo. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Ve aleyküm selam. Ben Göksel Soygüzel. Evet. Hoş geldiniz Göksel abi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Çok iyiyiz böyle. Ömer, Çok Ömer kıymetli Atıf insan. kim? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. Allah razı olsun. Şu an her ne kadar orada olamasam da ama gönlüm kalbim sizlerle. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Orada protokolda oturan ve değerli arkadaşlarıma hepsine selam söylüyorum. Başka Ömer Altay Başkanıma, vakıftan Cevdet Bey orada görüyorum. Milli Görüş'ten Yavuz Bey orada görüyorum. Yine Abdurrahman Bey. Diğer kardeşlerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Ben çarşamba günü Abdurrahman Bey'i ziyaret ettim. Çünkü bugün de özel işlerden dolayı gelemedim. İnşallah biz de Aspir Hollanda olaraktan, Avrupa Sivaslar Birliği Hollanda olaraktan bu kampanyaya 100 euro ile katılıyoruz. İnşallah bir yararı da merhemde biz olalım diye düşünüyorum. Allah razı olsun. İnşallah Teşekkür ederiz. bir an evvel bu çalışmalarımız iyi bir sonuca ulaşır. Allah razı olsun olun, Göksel sağ olun, Bey. inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun, var olun. Evet. Telefonlarımızı bekliyoruz tekrar. Var mı telefon arkadaşlar? Evet, bir telefon daha varmış. Alo. Geri arıyoruz. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Buyurun. Anlavatımız. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Türkiye'den bağlandım şimdi. Buyurun. Evet. Benim adım Nizamettin Temkini.
Hoş geldiniz Nizamettin Bey. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Evet. Hoş geldin Nizamettin. Allah razı olsun hepinizden. Biz çok memnun olduk. Hususen bizim Doğu Türkistanlık kardeşlerimizin Avrupa'daki, Hollanda'daki Türk kardeşlerimiz yanında olduğundan çok memnun olduk. Bunun üzere biz ailemiz hepimiz beraber şimdi istişare yaptık. Sonra da bir az da olsa bir katkımız olsun diye 100 euro ailemiz namından Teşekkür şey ediyoruz. oldu. Allah razı olsun. Türkiye'deki gelen 100 eurolar bizde burada 1000 euro gibi. Yani biz 7'ye 8'e çarpıyoruz. Onun için çok sağ olun. Çok değerli. Allah razı olsun. Bak burada seni alkışlıyorlar. Rahmet. Türkiye'de 100 euro çok önemli bizim için. Nizamlarcığım Çok sağ olun. rahmet. Allah razı olsun. Allah ailelerine bereket ata kılsın. Rahmet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Çok sağ olun, var olun. Evet, görüyorsunuz değil mi? Türkiye'den arıyorlar. 100 euro. Belki ailece bak, toplantı yapmışlar. Çok önemli yani. 700-800 TL para ediyor. Belki de maaşı 2000 euro. Bilmiyoruz kardeşimizin durumunu. Ama 100 euro, bak buradaki kardeşlerimizin sesine ses veriyor. Allah razı olsun. Bir telefon daha var. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam herkese selam. Ben Hidayet Oğuzhan. İstanbul'dan arıyorum. Maşallah, Allah razı olsun. Türkiye'den arka arkaya. Cemiyeti, Başkanımız. Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanlığını yapıyorum. Hoş geldin Geçen başkanım. günlerde Hollanda'daydım. Mekanı gördük, ziyaret ettik. Çok sevindik. Allah hayırlı bereketli hizmetleri Amin. nasip Amin. etsin Cümlemizge başkanım. kardeşim. Cümlemizge Hidayetlacığım. Bütün Avrupa'daki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ortak mekanı olduğunu düşünüyorum. İnşallah hepimizin merkezidir. Çok güzel, çok geniş. İnşallah nice Doğu Türkistan davasına hizmetler verecek burası. Amin. Onun İnşallah. için bütün kardeşlerimizi buradan muhabbetle selamlıyorum. Aleykümselam. Oranın tefrişatı olsun, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için hem bütün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi buradan çağrıda bulunuyoruz, destek vermelerini. Sadece Doğu Türkistanlı değil, bütün bu sesimizi duyan kardeşlerimizin bu çağrıya destek vermelerini arzu ediyoruz. Ben de inşallah 1000 euro hediye. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz başkanım. Kardeşlerimiz de İstanbul'dan, diğer STK başkanlarımız da seyrediyordur. Bunlar da inşallah desteklerini sunacaklarını zannediyorum. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Rahmet. Allah razı olsun. Köpük çıkardılar hacım. Başkanım teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah oradaki özellikle büyük iş adamları var. Türkiye'deki iş adamları Avrupa'daki iş adamlarından çok çok zenginler. Onlara şöyle sesimizi duyurun. Bir WhatsApp'la bir mesaj atın. Bak, Doğu Türkistan'ın Avrupa'da sesi olacak. Şimdi Türkiye'den siz sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz ama biz Lahey'e buradan yarım saatiz. Lahey Adalet Divanı'na çok yakınız. Sesimiz buradan daha hızlı duyulur. Ondan dolayı bu merkezin önemi çok önemli. Bu Türkiye'deki iş adamlarına diyoruz ki lütfen, Türkiye'de zaten yeterince cami var maşallah. Devlet de yardım ediyor. Her tarafa cami yapılıyor. Şimdi Avrupa'daki bu merkeze Türkiye'deki iş adamlarından telefon bekliyoruz. Siz de inşallah bu konuda bu sesimizi duyurun başkanım. Başkanı kapattınız mı arkadaşlar? Ben boşa mı konuştum? Allah razı olsun. Ha, onlar duydular değil mi? Allah razı olsun. O kapatmış. Olsun. Allah razı olsun. Ama başkanımız dinliyordur bizi. Duydularmış mutlaka. Bir telefon daha var. Efendim hayırlı akşamlar. Buyurun. Alo. Alo, buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın Ömer abi? İyisin inşallah. Elhamdülillah iyiyim. Ne güzel ses ya. İsmini de duyalım da, tam tanıdık geldi isim ama ses, bir de ismini duyalım. Ömer abi, babamı tanıdın, beni tanıyamadın mı? Oo, Lütfü Şam'ın oğlu. Damat diyorum ben sana ama. Evet. Allah razı olsun. Aynen öyle Ömer abi. Allah razı olsun. Almanya'dan yine kardeşimiz, Ruhar bölgesi değil mi? Kuzey Ruh bölgesi abi. Kuzey Ruh bölgesi, pardon, özür dilerim. Allah abi, razı olsun. Ahmet Akça ailesinden 50 euro. Ahmet Akça ailesinden Almanya'dan 50 lira. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Daha Hayırlı yeni akşamlar. Çiçeğiburnu'da damadımız, bunu yeni evlendik, düğünü yaptık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
Evet, telefon bekliyoruz efendim. Böyle bak, Almanya'dan böyle kardeşlerimiz var. Ben Hollanda'dan biraz az geldi değil mi telefon? Geliyor değil mi? Evet, daha çok telefon bekliyoruz. Hollanda'dan telefonlar bekliyoruz. Arkadaşlar, buradaki hocalarımız hepsi sabırla dinlerler. Hiç merak etmeyin yani. Allah razı olsun. Yeter ki para gelsin değil mi Oktay Hocam? Allah razı olsun. Onlar sırf burada dua yapmak için bekliyorlar. Allah razı olsun. Yeter ki para gelsin. Oktay Hocam diyor ki yeter ki para beklesin. 12'ye kadar buradayız diyor. Allah razı olsun. Birazdan inşallah şöyle şu ana kadar toplanan rakamı bir öğreneceğiz, bir dua yapacağız. Bizim Hasenet TV'mizin kurallarından bir tanesi böyle her saat hem yarım saat içerisinde 45 dakikada bir dua yapmamız lazım. Çünkü yapılan dualar bu kardeşlerimize hediye olarak yapabileceğimiz tek bir şey, onların isimlerini yayınlıyoruz ve bir de dua gönderiyoruz. Evet. Alo efendim, hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben yanlış oyun sözley. Ha, gap kısa, ben anlamadım. Sana bugün bir işim lazım tez, bir işim çıkılı beraberden. Şu mağaratki bağlılık kendilerine kalan hizmetlerine Allah ecrini versin. Amin. Bizim ablet, Akmad'dan 500 euro. Rahmet, Allah razı olsun. Ablet kardeşimizden 500 euro Alkmaar'dan. Allah razı olsun. Alkmaar'dan öyle mi? Alkmaar'dan, İyi, Hollanda'dan ses duyduk. Allah'a şükür. Eşralar hayırlı gelsin. Okay. Rahmet ablet. Allah razı olsun. Allah işlerine bereket versin. Teşekkür ederiz Ahmet. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah hayrını kabul etsin. Evet, öbür telefonu alalım arkadaşlar hemen. Evet, Alkmaar'daki kardeşimiz Allah razı olsun 500 euroyla bu yardım kampanyamıza katıldı. Şimdi bir telefonumuz daha var değil mi? Bağlıyoruz inşallah. Bu arada boşluklarda ekranları okuyabilirim Ercan kardeşim, yönetmenim. Monitörü bana eğer açarsanız ben burada okuyabilirim gene yardımları. Evet, tamam. Tamam, telefon devam edelim. Alo, hayırlı akşamlar efendim. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Yalnız televizyonun sesini kesin. Bizi televizyondan böyle... Bölge Eğitim Başkanı İdris Kandemir. Oo, İdris Hocam Allah razı olsun. Kuzey Hollanda Milli Görüş Teşkilatlarımızın eğitim başkanı İdris Kandemir. İdris Hocam hoş geldin. Allah razı olsun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bölge Başkanımız Oktay Dalmaz hocamı selamlıyorum. Oradaki misafirleri ve tüm hazirini selamlıyorum. Allah hayırlara vesile etsin. Amin. Daha bereketini artırsın inşallah. Amin. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin umduklarına nail olmalarını nasip eylesin Rabbim inşallah. Amin. Hayırlı hizmetlerinde de bereketli çalışmalar inşallah hayatında çok güzel olmasını temenni ediyorum. Ben de şahsım adına ve eğitim başkanlığımız adına da 100 euro bağışlıyorum. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Hasenat TV'ye de bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olsun İdris Kandemir hocam bütün böyle Hollanda'daki aktivitelerimize gerek canlı olarak gelir bazen telefonla katılır. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocamdan. Allah çalışmalarında başarılar versin. Var mı telefonumuz? Teşekkür ederim. Hayırlı Allah razı akşamlar. olsun. Tüm birimlerimizi de yönlendirmeye çalışıyoruz inşallah. Onlar da yeri geldikçe ararlar. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Alo. Alo. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun, sizi dinliyoruz. Avustralya'dan selam yolluyoruz. Ve aleyküm selam. Bu senin kanalda. Anladım. Biz anlavatımız. Karacım. Biz inşallah ama zıbrınatçıyla şu faaliyetini anlavatım. Rahmet Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Cemiyetimizden oradaki Nur Muhammed Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi kardeşim Nur Muhammed Mecid. Rahmet. Azalardan Nur Abdülgafur Hacem, yeni bir yaş yigitimiz Nur Ahmet. Evet. Avustralya'daki bütün karındaşlarımızga Gollandiya'dan şu canlı yayında salam emimizde müşahede edildi. Abdüselam Karacım. Şöyle Muvaffak kılsın iştiranlarına inşallah. kameraya yaklaş. Amin, Yönetmenim amin. şu telefonu alabilir misin? Orada canlı yüzünü de görebiliyoruz. Şuraya yaklaştırın biraz. Evet. Kardeşimiz canlı aramış bizi. Karacım.
Buyurun. Bu kardeşim ben videolarını da yayınladık değil mi biz sanırım? Evet buyurun. Anlayamay kaldık. 500 euro şu mescidge inşallah şu merkezge yardım Rahmet. vermekçi inşallah. Rahmet. Allah razı olsun karacım. Allah muvaffak olsun. Amin. Amin. Cümlemizden. Silinin müşahit hizmetinin Allah muvaffak kılsın. Rahmet. 500 euro. 500 euro mu? Evet. Akşam bir kayda Şarkı Türkistan mesajı bir faaliyet kıldık. Elhamdülillah yaxşı oldu. Abi yani kardeşlerimiz o açık yaxşı hizmet kıldı. Allah razı olsun. Kalsın mı? Amin. Amin. Biz mi şu körep turutimiz Facebook'da şu faaliyetinle canlılık bulavatdı. Rahmet. Hem bilenge bizimki cemiyetimizden müşahedeki şu değerli ustazlarımızın hem bilenden salam. Karacım. Selam. Ekastırma Allah'a emanet. Rahmet. Allah bereket versin işlerine. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Avusturya'dan değil mi? Avustralya. Avustralya. Da kıtada vallahi daha uzak. Dernek var. Evet 24 saat uçak yolculuğu neredeyse değil mi? 12 saat mi 24 saat mi? Bayağı uzun. 24 saat evet değil mi? Evet Allah razı olsun. Bir telefon daha var. Efendim hayırlı akşamlar. Alo. Alo. Buyurun efendim. Bir daha seslenelim. Alo, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Kanavay restorandan ötür bulmen. Taza anlayamay kaldık bir tekrarlısla. Ha, Kanavay restorandan ha ötkürüm alınmışım mı? Anlavatımız. Aday var. Ha, anlavatımız. Ulandı mı? Ha, gap kısla. Selamünaleyküm. Ve aleyküm asselam. Ben denak Uygur Kanavay restoranına gittim. Taza anlayamay kaldım. Bu sel avazlıqraq gap kısla telefonda bu sel yakırak tutup. Kanavay restorandan Uygur Kanavay restorandan bulmaz. Biz 1000 euro anladık. Allahu Ekber. 1000 euroyu anladım ben. Kanavay restorandan 1000 euro. Bir restoran olduğunu anladım değil mi? Restoran. Kanavay restoranı. Kanavay restorandan 1000 euro. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin kardeşim. Rahmet. Allah işlerine bereket versin. Rahmet. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun var olun. Var mı başka telefonumuz arkadaşlar? Evet. Bir telefon da alalım o zaman. Monitörü de ara sıra açacağım da onları da okuyayım. Arada kardeş. Evet biraz hızlı mı gidiyor? Evet hadi bakalım. O zaman telefon gelsin. Alalım. Onları aşağıdan yayınlayacağız inşallah. Ekranımızın alt kısmında kırmızı şeritten yayınlayacağız. Ve kardeşlerimizin inşallah isimlerini teker teker okuyacağız. Evet. Evet. Bunu okuduk. Mirgul Denah 50 euro. Bunlar okunmuştu. Mehmetcan Raziya 100 euro. Mustafa Zilan 50 euro değil mi? Evet. Hacı Kandemir 50 euro. İlhan Münevver 150 euro. Nurdun Niyaz Mevlude Yakup 100 euro. Gollandiya Tarım Restoranı sahibi Enver Aziz 300 euro. Evet. Abdülhamit Doktor 100 euro. Ahmetcan Niyaz 50 euro. Seydullah Habibullah 100 euro. Tayyip Akyol 100 euro. Buyurun. Mirabullah 100 euro. Mirgul Mahmut 50 euro. Aynur Hanım 100 euro. Bunlar okulgan değil bunlar. Evet bu da okunmuştu. Bu da okunmuştu bunlara. Evet nakitleri alalım. Evet Allah razı olsun. Bugün vazoyu küçük ayarlamışız. Biraz daha büyük ayarlasak iyiydi. Evet. Var mı telefonumuz? Yok mu? Var. Alo efendim buyurun. Alo. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Alo, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yalnız televizyonunuzun sesini kısarsanız, biraz biliyorsunuz internette yayınımız birkaç saniye daha sonra Tamam. yayınlanıyor. Kapattım. Geliyor mu ses? Evet efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sesiniz yabancı gelmedi bana. Ben Ali Hoca. Ali hocam, Ali Kartal hocam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz Ali hocam. Ali hocam hoş Amin. geldiniz. Allah razı olsun. Hacı Ömer'le konuşuyorum değil mi? Evet, Hacı Ömer var ve de Abdülvahap hocam var. Allah razı olsun. Abdülvahap hocama da, Hacı Ömer'e de, orada bulunan bölge başkanımız Oktay Dalmaz hocama da, yanında bulunan bütün hazırına da hürmet ve muhabbetlerimi, selamlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah kardeşlerimizin bu çalışmasını muvaffak eylesin, başarılı kılsın inşallah. Amin. Tabii ki burada bir eğitim merkezi, Allah'ın izniyle bu ortada kalmaz, bu çözülür. Amin dedim. Ama bütün dilek ve temennilerimiz, dualarımız şu anda Çin zulmü altındaki Uygur kardeşlerimiz içindir. Onların durumlarını duymak, onların hallerini görmek bizi üzüyor. Rabbim inşallah o kardeşlerimize en kısa zamanda bu zulümden bir kurtuluş nasip eylesin. Amin. Bizim bir sözümüz vardır. Gün doğmadan neler doğar. Rabbim inşallah bu zulmü edenlerin bir gün inşallah kendini zulüm içerisinde perişan eder ve inşallah zulmün ne olduğunu anlamalarını nasip eder diye dua ediyorum. O kardeşlerimize Allah kurtuluş versin ama tabii ki onlar orada o şekilde o işkenceyi çekecekler ve karşılığını Cenab-ı Allah'tan görecekler. Buradaki kardeşlerimiz de çalışmalarını yapacaklar. Rabbim inşallah kardeşlerimize bu açmış oldukları eğitim merkezine hayırlı eylesin. Güzel bir çalışma sergileyerek burada kardeşlerimizi teşkilatlanmayı, örgütlemeyi kendilerine kolay kılsın. Orada Abdurrahman hocamı, Abdülvahap hocamı, Mahmut kardeşimi görüyorum. Diğer kuruluşlardan hocalarımı, kardeşlerimi görüyorum. Diyanet'ten Cevdet hocamı zannediyorum orada var. Hacı Salim'i görüyorum. Abdurrahman hocamı görüyorum. Ve inşallah bütün kardeşlerimizi biz de gruplarımızda bu hayır çalışmasına davet ediyoruz. Rabbim inşallah kardeşlerimizin bu yolculuğunda bizlerin de yapacaklarını kabul eylesin. Ben de karınca kararınca kendi adıma bir 100 euro da ben kardeşlerime bağışlıyorum Allah razı inşallah. olsun. Rabbim hayırlı eylesin inşallah. Ali hocam yarın bekliyoruz inşallah. Siz Hasenet TV'de bayağı tecrübelendiniz. Sizin performanslarından çok memnunum ben. Bekliyorum inşallah yarın. Ali Kartal Yarın hocam. için Evet buyurun. Ömer hocam yarın için bir hacılarla toplantımız var. Eğer erken bitirebilirsek neden olmasın? Bekleriz Eğer o hocam. hacılarımızla toplantımızı erken bitirirsem inşallah katılmaya gayret ederim. Allah razı olsun hocam. Ama dualarımız, gönüllerimiz, yüreklerimiz kardeşlerimizle beraber Rabbim inşallah onların da bizlerin de hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Ben sizleri fazla tutmayayım çünkü belki bağlanmak isteyen kardeşlerim olur. Evet, Allah razı Hepinize olsun. selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah muvaffak eylesin. Çok sağ olun Ali hocam. Allah razı olsun güzel dileklerinize. Çok sağ olun. Ali Kartal hocam, Kuzey Hollanda Milli Görüş Teşkilatları İnşaat Başkanımız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, alo. Hayırlı akşamlar efendim. Alo, buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Anlavatımız. Gap kısa Evet. anlavatımız. Evet. Evet, bir hatırlatın inşallah kardeşlerimize. Evet, böyle canlı yayın bazen böyle hızlı tempo olduğu için bazen bağlanamıyoruz. Alo, hayırlı akşamlar efendim. Alo. Selamünaleyküm. Gap kısa biz anlavatımız. Buyurun. Benim ses gelmiyor galiba. Şimdi geliyor. Buyurun. Şimdi duyuyoruz. Sesiniz geliyor. Alo, dinliyoruz efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Ben Necmettin. Buyurun Necmettin Bey. Oradaki misafirlere, başkanlarıma hayırlı akşamlar diliyorum. Bize de hayırlı akşamlar.
Buyurun. Açılışında başta Abdurrahman hocam ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Ben hatta mıyım bilmiyorum. Evet evet dinliyoruz hocam sizi. Sesiniz Buyurun. geliyor. İnşallah biz bu çalışmalarda ferdi olarak yapmakta olduğumuz çalışmalar sonucu kendim 250 euro ile katkıda bulunmak istiyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah bereket versin. Allah Çok hayrınızı sağ olun. kabul etsin. Allah razı olsun Necmettin Bey. Çok sağ olun. İnşallah. Hayırlı Sizlere akşam. hayırlı akşamlar diliyorum. Size de efendim. Hayırlı akşamlar, Allah sağ olun. razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kardeşlerimizin aldığı yere katkı bulunmalarını buradan tekrar sizlerin aracılığıyla duyuruyorum. Hep birlikten güç doğar diyorum. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Çok sağ olun. Allah İnşallah. razı Beraber olsun. olacağız inşallah. Necmettin abi Udrecht değil mi? Necmettin Küçük. Evet. Evet Necmettin Küçük Udrecht eski başkanlarımızdan değil mi? Evet. Allah razı olsun. Necmettin abi sesini tanıdım ama biraz soy isminizi duyamadım. Şimdi Kusura bakmayın. tanıdım. Allah razı Necmettin olsun. Udrecht Milli Görüş Teşkilatımızın eski cemiyet başkanlarından. Sağ olun Necmettin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Necmettin Bey. Bizler teşekkür ediyoruz sizlere. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. 250 euro Necmettin abimizden. Teşekkür ederiz. Evet, ikinci bir telefonumuz var sanırım. Alo. 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 Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ha, beni mi dinliyorsunuz? Merhabalar cümleten. Selamünaleyküm öncelikle. Aleyküm selam. Ben Belçika'da yaşıyorum. İsmim Rüstem. Hoş geldin Rüstem kardeşim. Kusura bakmayın biz bir gün konferansta falandık da ondan dolayı yani biraz geç haberimiz oldu. Öncelikle ondan özür dileriz herkesten. Estağfurullah kardeşim. Allah razı olsun. Düşünüp aradığınız için çok teşekkür Öncelikle ederiz. şunu demek isterim ki çok güzel işler başarıyorsunuz. Çok bir başlangıç yaptınız. Çok tebrik ediyorum hepinizi. Akşam o kadar akşamüstü herkes o kadar uğraşıyor. Hepinize elinize sağlık, emeğinize sağlık. Siz de Belçikalı gençler olarak kendimize, kesemize göre biz de bağışlar yapmak istiyoruz. Öncelikle hepinizi tebrik etmek için aradım. Allah razı olsun Hepinizin kardeşim. yüreğinize, Çok sağ ol. elinize var ol. sağlık. Sadece bunu söylemek için de uğradım yani. O kadar meşgul etmeyeyim ben de hattı. Allah razı olsun kardeşim. Bize böyle enerji verdin. Bize motive ettin. O Sağ genç olun. sesinle. Siz de çok güzel çok işler başlangıç oldu bizim için de. Allah razı İnşallah olsun. biz de elimizden gelene kadar yapacağız inşallah. Peki bir rakam söyleyecek misiniz bize? Öncelikle bir rakam vermeyelim çünkü herkes yayını izliyor. Ondan dolayı biraz... Olsun yani olsun. Teşvik şey olsun. gibi olmasın. Olsun sen söyle. 10 lira da olsun söyle. Yok biz öncelikle söylemeyelim çünkü hani gurbette herkes gurbette veren de var vermeyen de var. Allah- Veremeyen de üzülmesin. Ondan dolayı biz de sadece arayıp öncelikle tebrik ederim. Sonra da rakamımızı söylemeyin en iyisi. Siz de anlayışlı gösterirsiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Çok sağ ol, var ol. Siz sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun. Allah Teşekkür- razı olsun. Biz Evet teşekkür Allah ederiz. razı olsun. Böyle. Bu- Türkiye'den bir bağlantımız var. Selamun Alo. aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz Ben yayınımıza. Abdurrahman. Buyurun. Doğu Türkistan Mağar ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İstanbul'dan arıyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Oradaki kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Rahmet. Gerçekten çok çalıştılar. Gerek İsa kardeşimiz, gerek Abdülvahap kardeşimiz, gerek Abdülkasım ve Abdurrahman Hoca. Hepsi canla başla çalıştılar. Bunu biliyoruz. Avrupa'da ilk olmak özelliğini taşıyor bu merkez. İnşallah hayırlara vesile olur. Amin, Doğu Türkistan davasını daha ileriye götürmesine vesile olur. Ben de Doğu Türkistan Mağrip ve Dayanışma Derneği adına 500 euro takdim ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Köp rahmet. Allah sizin kesanlığı bereket. Allah razı olsun bizni. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Allah razı olsun. İşte böyle Türkiye'den 500 euro bize çok büyük motive oluyor. Değil mi? Mağrip cemiyetinden. Evet. Evet. Aynı biraz önce başkan aramış değil mi aynı cemiyetin? O başkanımız da aradı. Şu Allah an razı olsun. Bu da sekreter. Sekreter. Yine Buyurun. Türkiye'den. Buyurun. İyi. Allah razı olsun. Türkiye güzel. Hayırlı akşamlar efendim.
Alo. Mavi Hilal. Bak. O geri arıyoruz. İnşallah onları birazdan göreceğiz. Bu arada böyle misafirlerimiz arasında gelenler de oluyor. Böyle tanıdıklarım var. Tanımadıklarım varsa hakkınızı helal edin. Ben söyleyemiyorum ama benim skorda da Mehmet Bey var. Hoş geldin Mehmet Bey. Evet, Allah razı olsun. Udrecht Mescid-i Aksa Başkanımız, Allah razı olsun, hoş geldiniz. Siz de alalım, gelin şöyle. Bir misafirlerimizi bir selamlayın. Buyurun, hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim öncelikle bu kardeşlerimizin yaptığı bu çalışmalardan, hizmetlerden, nesillerinin devamı için bu güzel bir anlamlı çalışmadan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Öncelikle burada şu Kuzey Hollanda Federasyonu Bölge Başkanım, Abdurrahman Hocam, diğer misafirlerin isimlerini bilmediğim herkes, buraya emek ve omuz verdiği için, destek verdiği için maddi manevi herkesine kendi şahsım, şubem olaraktan teşekkür ediyorum. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben Kuzey Hollanda bölgesi Mescid-i Aksa Camii, Utrecht Mescid-i Aksa Şube Başkanıyım. Ben de Milli Görüş. Bu arada zaten Abdullah Hocam'ı tanıyorum. Kardeşlerimize birebir teşkilatımız sayesinde güzel bir dayanışma içerisindeyiz. Her zaman yanlarda olduklarını bildirmek için telefondan bağlanmadan direkt biz de yanınızdayız. Hem maddi hem de manevi olmak için burada şu an bulunuyoruz. Ayağınıza sağlık, sevindirdiniz bizi gerçekten. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bütün herkes bu vesileyle burada. Bizler de bu kardeşlerimize direkt buraya geldik. Uzak bir mesafe değil. Allah razı olsun. Uzaktan da arayanlar, destek olanlar var. Bizim de özellikle hem teşkilatımız, şubemiz, şube idarecilerimiz ve bütün cemaatimizin size selamlarını, yanınızda olduğunu bildirtmek için gönderdik. Ve nacizane 1600 euroyla da sizlere katkıda bulmak için çok sağ olun, şu an buradayım. Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Dur gitme başkanım. Oradaki şimdi bu başkanı bulmuşken yeni yerde berber yeri olacak mı? Olacak inşallah. Olacak değil mi? İnşallah. Başkanım biliyorsunuz berber malzemeleri satıyor. Başkanım yeni yerde berber yeri olursa oraya bir katkıda bulunacak mı? Yani ben bütün teşkilatımızın camilerine özellikle de bu kardeşlerim her zaman yanındayım. Ne gerektiyse yapmaya da hazırım. Şimdiden burada söz veriyorum. Sağ olun. Bu sözü aldık. Berber yerimiz olursa artık yeri de hazır. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Türkiye'den. Buyurun. Mavi Hilal. Mavi Hilal kardeşlerimiz buyurun. Buyurun efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. İstanbul'dan arıyorum. Saygılar sunuyorum. Bir mukabil. Böyle bir hayıra vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Amin amin. Biz teşekkür ederiz. Enver Karakaş, Enver Karım, Abdullah Karım kanına ticaret Tundum seni. Karacım kanda selamet obdan turlar. Seninle çalışmalarına Allah bereket versin. Yeniden açtığınla, yeniden iş çıkaramen. Yaxşı faaliyetler, hizmetler oldu. Biz mükrep olduk. Allah razı olsun. Rahmet. Allah razı olsun. Amin cümlemizde. Ben de Türkçe olduğu için Türkçe telaffuz edeyim. Tamam. Ben de kendime şahsi olarak Enver Karakaş olarak 300 euro Allahu Ekber. bağışta bulunuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ailelerine bereket versin. Allah razı olsun Enver kardeşim. Allah hayırını kabul etsin. Peki Çok Mavi ederiz. Hilal Sizlerden de Allah Derneğimizin razı bir yardımı olsun. var mı? Derneğimizin bir yardımı olacak mı? İnşallah olur ileriki dönemde. İnşallah. Allah razı olsun. Yani Allah ferdi olarak, şahsi olarak kendimden yapıyorum. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Karacım köp rahmet. Allah razı olsun. Ve Mavi Hilal Derneğimizin de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çalışıyoruz orada da. Allah razı olsun. Yönetimdeyiz inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Rahmet. Allah razı olsun. Evet, telefon bağlantımız devam ediyor efendim. Bu arada böyle bir dua yapmamız lazım ama yönetmenim sen telefonları arka arkaya bağlıyorsun. Dua işini de atlamayalım. Atlamayalım. Değilse Hasenat TV'mizin şeyini bozmayalım. Buyurun tabii. Aramızdaki Ubeydullah ve Aminem kardeşimizden 200 euro yardım. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin kardeşimin. Allah kesinlikle bereket. Evet, toplu bir rakamı görebilir miyiz? Şimdi şu ana kadar ne kadar topladık? Sayın yönetmenim görebilir miyim?
dua yapacağız. Var mı telefon? Bir telefon Hemen bir telefon alalım o zaman. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun sizi tanıyalım efendim. Ben Muhammed Yusuf, İstanbul'dan arıyorum. Allah razı Muhammed olsun. Yusuf, hoş geldin. Hoş gördük. Hepinize böyle bir güzel hizmetten dolayı çok teşekkürümüzü sunuyoruz. Rahmet, biz teşekkür ederiz. Ben de bir şahsım adına 100 euro katkıda bulunmak istiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Muhammed Yusuf kardeşimiz 100 euro yardım. Muhammed kardeşim Allah razı olsun. Sizin 100 euronuzu biz 7'ye 8'e çarpıyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şöyle size de buradan birazdan inşallah dua yapacağız sizler için. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, var mı başka telefonumuz? Evet. Efendim şimdi inşallah şöyle dedim ya misafirlerimiz var. Böyle söz vermediklerim var böyle bu taraftan. Hocam sizden başlayalım. Şöyle mikrofonu takdim edeyim. Buyurun hem kendinizi tanıtın. Selamun aleyküm hürmetli hazirun. Öncelikle sizlerini Çin kalbimden selamlıyorum. Ondan sonra ben konuşmanın sonunu Uygur Türkçesinde konuşmak istiyorum. Hürmetli qarindoshlar, bizni dünyanın her yerde ko'rayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar, bugünkü bu faaliyetimiz hozirgichilik nihoyatda yaxshi jo'shqin shaklda ketyotidi. Biz bu faaliyetga shakliy tarafdan qaragan vaqtimizda biraz ikkilanishimiz mumkin. Ama hocam bir telefon bağlantısı var Kanada'dan. Tamam. Konuşsana ama Uygurca konuşacaksın. Sen konuş. Tamam. Selamun aleyküm. Konuş. Türk mü? Türkmüş. Buyurun efendim sizin dinliyoruz. Alo buyurun. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ben Cafer Tayyar Avcı. Cafer Tayyar kardeşim buyurun sizin dinliyoruz. Ben Nayterek İstanbul Restoran'tan arıyorum. Allah razı olsun. Maydirek dediniz değil mi? Maydirek dediniz mi? Nayterek İstanbul Restoran'tan. Evet buyurun. 500 euro kadar yardımda bulunmak istiyorum. Çok sağ olun. Allah kesinize bereket. İşlerinize Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet Cafer Bey çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kanada dedik o şimdiymiş hocam. O ikinci hatta bekliyormuş. Evet şimdi Kanada'dakiyle de siz konuşun hocam. Buyurun. O sanırım Uygurca konuşmak istiyor. Evet. Arıyoruz. Siz canlı yayında arıyorsunuz maşallah. İyi. Güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Böyle çok yoğun gidiyor. Selamun aleyküm. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Selamet obdantullah. Allah'a şükür. Kim bilen görüşüyortum ki? Ben Aysa Qarım, Avrupa Şarkı Türkistan Ma'rif Cemiyeti'nin sekreteri. Hoş Aysa Qaracım qandara qavalı selamet turma. Yaxshi Allah'a şükür. Sizlar özlerini bir tanıştırsizlar, başta ondan keyin gapni davomlashtiraylik. Men ismim Muhammed Qadir. Dostlarımız Abdülkadir deb ataydi. Xo'sh. Men Kanada'nın Edmonton şehrinden telefon qilyapman sizlarga hozir. Maşallah. Bu Xo'sh. Alo. Xo'sh, davom qilsa. Anglayapmiz, hammalar anglayapti. Mushu sizlarninki hozirgi jalla yayindimi yoki uyda Yo'q, jalla yayinda hozir sizlarning ovozlaringizni hammalar anglayapti. Shundan men shu jalla yayindagi bir narsani çalıp çıkıp kaldım. Hoş. Şunu hoşup gitip men de bir Uygur buluş süpütüm bilen, bir qarindosh buluş süpütümüz bilen belki maqasınlar ya da şu neç vaqtni yaxshi shuni qilibmiz deganlikni onu çalıp anlagandim.
bek to'liq xabarim yo'q-da, hozir bir narsani shu Facebookdan ko'rib etib, bir uchqab qoldi, shuni xo'sh bo'lib ketib, men damallik chaqasanglar, men bir o'zimning ko'nglimni sunay deb shuni qilpon qilishim. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Xo'sh. Davom qilamiz. Esa qarajim, inşallah qağın yanım paranlaşamız inşallah bir yerden başka dostlarımızla men bu to'g'riliq avaz qo'ygan bo'ldim. Ha biz ham berib qo'yamlar ya. Men hozircha inşallah bir Kanada dollariga $500 qatqan bo'lsin. İnşallah qağınni yana inşallah biz yana salomatlik bo'lsak yana qilamiz. Şu men damallıqcha vaqtincha shu o'zimning shaxsiy oilam bo'yicha shu bir az bo'lsin $500 Kanada puliga. $500 da aslında. Köp rahmet. Biz tegap qabul qilamiz. Allah oilalarga barakat versin, ishlarga barakat versin. Rahmat. Allah ziyoda qilsin. Kanadada Amin. Allah razı olsun. Edmonton şehridan, Edmonton uzoq. Edmontondan Kanada. İsimlerim tekrar Muhammed Abdulqadir. Abdulqadir. Dadlarının ismini? Ha, üzülüp ketdim. Abdulqadir ekan, ismi Abdulqadir ama dadasının ismini demay üzülüp ketib qoldim. $500. Alo. Alo. Qarindishim, to'liq ismingizni deb ayting. Alo. Abdulqadir. Nima oila ismi, familiya ismi? Yo'q, mening Muhammad Qadir yazsam yaxshi bo'ladi. Ha, Muhammad Qadir. Ha, tamam, bo'ldi. Rahmatulloh olsa. Allah razı olsun. Ma'qul ko'rishamiz hamsa yana. Köpten köp rahmet. Ma'qul bo'pti. Allah razı olsun hammalardan. Ma'qul, xo'shamiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam sen mikrofonu bırakma. Bir dua yaparsın değil mi? Duaları hocam. Evet, hocamıza vereceğiz. Tamam. Hocama ver. O da selamlarken inşallah bir telefon bağlantısı da alırız. Şimdi telefona şöyle bu selama böyle bir şey yapalım. Duaya değil mi? Biraz çağrıda bulunalım. Tamam. Tamam, okuyalım. İlk bende var bir tane rakam. Hem de nakit yani. Onu okurum o zaman. İsmail Erçelik 500 euro. Allah razı olsun. İsmail Erçelik. Allah razı olsun. 500 euro. Terin Hüs doğru değil mi Karacığım? Terin Hüs bayanlar kolu 2053 euro. Kaysar Abdülgafur 100 euro. Ternavs, onu söyledik. Yok, Kaysar Abdülgafur. Kaysar Abdülgafur 1000 euro. Yazılıp kaptı da şu an kaldım, hap olmayıslar. Yusuf Ay Amsterdam 1000 euro. Alican Rotterdam 100 euro. Mehmet Dursun Karım Amsterdam 100 euro. Hocam. Aysa Karım aile boyunca 500 euro. Peşin arkadaşlar. Bizim başkanımızdan, dernekimizin başkanımızdan Abdurrahman hocamdan 1000 euro. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle biraz önce zaten onu yazmıştık. Evet, söylemiştik. Sadece şimdi nakit olduğunu bildirdi. Allah razı olsun. Efendim tempomuz böyle hızlı gidiyor. Allah razı olsun. İnşallah böyle 2 gün boyunca böyle olur. Oktay Hocam dediği gibi böyle hızlı başlayıp da böyle düşmeyiz inşallah. Saat 12'ye kadar böyle paramın sonu kesilmez. Öyle değil mi abi? Bol bol dua bekliyoruz. Şimdi ben iş adamlarımızdan da böyle Allah razı olsun. Belki de bu arada iş adamları var ama ben tanımıyorum. Varsa iş adamı elini işaret etsin. Ben Mehmet Bey'i tanıdığım için böyle onu buraya almak istiyorum. O da şöyle selamlasın misafirlerimizi. Ben iş adamlarını çok seviyorum bu programlarda. Özellikle Allah razı olsun motive ediyorlar bizleri. Benim Skor'dan Mehmet Bey'i ben buraya almak istiyorum. Şöyle hem bir selamlasın hem de
Şöyle onun güzel sesini bir duyalım. Buyurun. Alo. 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 Buyurun efendim. Alo, iyi günler. İyi günler efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben bağlanamadım bir türlü de. Buyurun, bağlandınız, şu anda canlı yayındasınız. Bizle konuşuyorsunuz. Buyurun efendim. Tamam, ben Belçika'dan arıyorum. Sizi tanıyalım. Nereden arıyorsunuz? Belçika'dan arıyorum Belçika'dan arıyorsunuz. İsminiz neydi efendim? Sevda Zilan. Sevda Ziran Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Allah razı olsun, bizim Belçika'dan yayınımıza ses verdiniz. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Evet, ben çok teşekkür ediyorum böyle bir şeyi başlattığınız için. Gerçekten ben şu Uygur kardeşlerimize yapılanlardan dolayı yani gerçekten uykularım kaçıyor. Allah razı olsun. Çok aşırı derecede üzgünüm. Onlara yapılan işkence olsun. Şu Sincap mıdır? Çin'de. Evet, Sincap. Şu kamplarda olan durumları gerçekten yani yeteri kadar bence herkes bilgilendirilmiyor. Evet. Maalesef şu son günlerde baktığım videolar falan beni çileden çıkartıyor diyebilirim evet, yani. Allah razı olsun. Sosyal medya sayesinde duyuyoruz. Medya ne yazık ki gözlerini yumuyor. Evet. Deve kuşu rolü yapıyor. Başını kumak veriyor medya. Evet yani. Ama sosyal medyadan kardeşlerimiz paylaşıyor. Buyurun efendim. Çünkü yani onlara neler yapabiliriz? Nasıl onları oradan kurtarabiliriz yani bilmiyorum. Bir tek maddiyetten mi olacak yani? Başka türlü neler yapabiliriz yani? İnşallah bu derneklerimiz Avrupa çapında örgütleniyorlar. Bunlar çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Önemli resmi mercilerde propagandalar yapıyorlar, yürüyüşler yapıyorlar, basın bildirileri yapıyorlar. Bu dernekler onun için çok önemli ve bu derneğimizin de daha güzel bir mekana geçip daha çok insanlara hem medya dalında hem de Uygur Türklerinin toplandığı bir mekan oluşması için çok önem arz ediyor. İnşallah kardeşim ilk yapacağımız iş bu merkezi hayata geçirmek. Buyurun. Evet. İnşallah. Çünkü gerçekten yani bence Temin hocamız dediği gibi yani hiç harekete geçmezsek de yani dilsiz şeytanlara benzeyeceğiz herhalde. Evet, bence, evet aynı o şekilde. İnşallah biz de dilsiz şeytan olmamak için bu sesimizi Hasenat TV olarak bütün dünyaya duyuruyoruz ve duyarlı kardeşlerimiz için bir platform oluşturuyoruz. Buyurun. Sizin de tamam. Duamı yapacaksınız bize. Yok ben de bir katkıda bulunacağım buyurun. Tabii ki. Ben de bir 150 euro katkıda bulunacağım. Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul etsin. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Bize duygularınızı paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ olun. Zaten hep onlarlanız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Mehmet Bey tekrar hoş geldiniz. Mikrofon sizin. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben sizlerle Abdurrahman Bey sayesinde tanıştım. Binanız yeni alındığında kendisi bizi davet etti. Gördüm, bina çok güzel. İnşallah çok güzel faaliyetlerde kullanırsınız. Benim işim sigortacılık. Hollanda'da sigorta olmazsa olmuyor biliyorsunuz. Binanızı çok insan görmeden sigortasını yani normal bir privé yani özel bir ev rakamında yaptık. İlk katkımız o zaman olmuştu. Biz yarın da geleceğiz. Bugün ben aslında işim vardı. Abdurrahman Bey yarın geleceğimi söyledim. Randevum iptal oldu. O zaman dedim ki başkana sürpriz yapayım. O vesileyle geldim. Yarın burada sizlerle de bulunacağız. Ben bugün bu ikinci bizim katkımız olacak. Bugün 500 euro olarak katılıyoruz. Yarın yine sizlerle beraber olacağız. İnşallah en kısa zamanda inşaatınızı bitirirsiniz, binanızı göçersiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e de Allah razı olsun. Bu arada sağlık sigortaları tam değişme vakti. Ona göre benim sigortayı da inşallah arabayı unutmayın diyoruz. Buyur efendim. Evet bir telefon bağlantımız var. Hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun sizi tanıyalım.
Selamünaleyküm. Ben Milli Görüş Amsterdam West Gençlik Teşkilatı'ndan Sebahattin. Allah razı olsun Sebahattin kardeşim. Hoş geldin yayınımıza. Doğu Türkistanlı abilerimize, kardeşlerimize destek amacıyla 500 euro bağışta bulunmak istiyoruz. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Allah sen gibi genç kardeşlerimizin sayısını artırsın. Teşekkür ediyoruz bu duyarlı davranışından dolayı. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Evet. İnşallah dua edeceğiz kardeşim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Kapandı herhalde. Evet. Şimdi hocam mikrofonu aldı eline. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli hocalarım, değerli başkanlarım burada söylenmesi gerekenleri söylediler. Ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini sizlere aktararak hemen kısa bir dua yapacağım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, müminler bir beden gibidir. Yani dünyadaki yaşayan Müslümanlar, müminler adeta bir beden misalidir. O bedenin herhangi bir azasında bir sızı, bir ağrı, bir sancı olsa bedenin diğer organları, azaları da ondan rahatsız olur. İşte burada bizler, sizler dünyanın muhtelif yerinde yaşayan Müslümanlar, müminler olarak birbirimizin acısı, birbirimizin sızısını hissediyoruz. Özellikle Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çekmekte olduğu o acıları, o sızıları burada gönülden hissediyoruz. Rabbim bu programın tertiplenmesine vesile olan kardeşlerimden razı olsun ebediyen. Yine buraya yardım eden, hayırda bulunan kardeşlerimizin hayırlarını, yardımlarını da inşallah kabul eylesin. Buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tariqin müstakim. Va'fu anna ya kerim, va'fu anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden, sevgisinden bizleri haberdar eden, ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi Allah'ım, hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, dualarımızı sana yöneltiyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Salatü selamlarımızı, her türlü ihtiramımızı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyoruz. Muazzez ruhlarını haberdar eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin ve erhamer rahimin. Şurada yapılan yardımları, hayır hasenatı katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar ruhu şeriflerine hediye eyledik. Haberdar eyle Allah'ım. Cümlemizi ve cümle ölmüşlerimizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu cemiyetin, bu programın tertip edilmesinde emeği geçen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Bu eğitim merkezinin açılması için uzaktan yakından bu programa, bu hayıra katkı sağlayan kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Kazançlarına bereketler nasip eyle Allah'ım. Bütün ölmüşlerimizle beraber bu yardımları yapan kardeşlerimizin de geçmişlerinin mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, açılan bu merkezin hayırlara vesile olmasını, hayırlı hizmetler vermesini nasip eyle. Bu yolda bu kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde zulüm altında
inim inim inleyen kardeşlerimiz var. O kardeşlerimize de imdad eyle Allah'ım. Doğu Türkistan'da zor durumda olan kardeşlerimize imdad eyle Allah'ım. Müminlere, Müslümanlara bu zulmü yaşatanları da Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizlere bu dünya hayatında iyilik ve güzellikler nasip eyle. Ahiret hayatında da bizlere iyilik ve güzellikler nasip eyle Allah'ım. Hesabın görüleceği o büyük günde bizi, annemizi, babamızı ve tüm inananları bağışla Allah'ım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Rabbim kabul eylesin inşallah. Biz de Zeyist Eyüp Sultan Camii hocası olarak ben ve yönetim başkanımız, şube başkanımız, yönetimimiz, cemaatimiz olarak bizzat sizlerin yanında olarak destek için burada bulunuyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Evet efendim, şimdi belki ilk defa Hasenat TV'nin programını izleyenler için söylüyorum. Bu dua sürekli olacak yani böyle. Her bir saatte bir inşallah dua yapacağız. Onun için hocam salmıyoruz seni yani. Dua bu birinci dua. Dua bir. Evet. Allah razı olsun. Şimdi toplanan rakam şu ana kadar 38.314 olmuştur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi Vaatler var. bir vaatler var. Onları alalım. Ablet Şemşi, Gülistan Abdurrahim, Denak 1370 euro. Vaat. Allah razı olsun. Şimdi onu bekletelim. Bir telefon var. Telefonu alalım. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Alo. Bunlar artık elimizde. Garanti olduğu için telefondakini önemli. Alo. Alo, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ne güzel kelam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyur kardeşim, seni dinliyoruz. Ben Amsterdam'dan Milli Görüş Bölge Eğitim Komisyonu'ndan Ahmet Aydın. Allah razı olsun Ahmet kardeşim. Hoş geldin yayınımıza. Ben Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz için 500 euro bağışta bulunmak istiyorum. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Ahmet kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sanırım bir telefon daha. Finlandiya'dan. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ne güzel kelam. Sesin böyle o kadar yakından geldi ki kardeşim. Finlandiya'dan mı? Udrecht'ten arar gibi geldi. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Anlavatımız gap kısla. Nakmeydan gap kısla. Ben Finlandiya'dan arıyorum. Ben Finlandiya Doğu Türkistan Dernek Başkanı Obul Kasım Hacım oluyorum. Obul Kasım Hacım, ahlen ve sahlen. Anlavatımız rahmet gap kısla. Cümleden şu faaliyetle uğurlaştığın bütün Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bugünkü Muş'unda bir güzel bir günde sizin yanımızda olmasından çok memnun olduk. Allah razı olsun herkesten. Amin. Ve bütün bağışta bulunan bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Amin. Ben şahsi adıma 200 euro. Burada bir tane arkadaşımızın 200 eurosu var. Şunun 300 euro biz bağışta olmak istiyoruz. Bir arkadaşın 100 eurosu daha var. 300 euro. Rahmet. Allah razı olsun. 300 euro. Allah razı olsun başkanım. Allah hepinize razı olsun. Ve bütün dünyadaki bütün Doğu Türkistanlı, Şarkı Türkistanlı kırındaşlarımızın bununla el ele yardım olmasını çağrı yapıyorum burada. Çünkü rahmet. Avrupa'da ilk yapılan Doğu Türkistan yani bizim geleceğimiz için çok önemli bir makamdır. Allah hepsimize razı olsun. Amin. Amin. Cümlemizden rahmet. Allah razı olsun rahmet, başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Finlandiya'dan Üyedeki dostlarımızga salam dostlar. Ve aleyküm selam. Allah bilmeden razı olsun. Amin. Selam. Evet, bir bağlantımız daha var. Hemen onu alıyoruz inşallah. Telefon bağlantımız var bir tane daha. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Alo. Abdüsselam Bey. Kapattı mı? Evet.
Onları okuya duralım bu arada. Şu an bir vaatler var. Enver Karakaş 300 euro. Bunlar vaat mı nakit mi? Vaat, evet, tamam. Stichting Samin Sterk 500 euro. Allahu Ekber. Muhammed Kadir. Muhammed Kadir 500 euro ne bu? Yusuf Ay 1000 euro. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Ablikim Abdükerim Utrecht 100 euro. Ölüp gitip kalsam Ahmetcan Karim Azeri Beredo deb yazıptı, onu mu deb koydu. Allah razı olsun. Rişat Rustem, tamam. Canlı yayında onu. Alo. Alo efendim. Alo. Buyurun. Ve aleyküm selam. Anlavatımız. Hocam ben Türkiye'den arıyorum. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdüselam. Allah razı olsun. Evet, Türkiye'den arıyorsunuz. Abdüselam Karim, anlavatımız. Amin. Hocam ben yapmakta olduğunuz programdan ve yapılan bağışlardan dolayı bağış yapan kardeşlerime Allah'tan bereket niyaz ediyorum. Amin. Nafizane 100 euro ben bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. 100 euro kardeşimiz. Allah razı olsun Abdüsemet kardeşim. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. Hayırlı akşamlar. Evet, var mı bir daha? Evet. Alo. Alo. Alo, buyurun. Tamam, canlı telefonuna gelene kadar. Rişat Rustem 100 euro. Azametcan Erkin Ezheri 50 euro. Abdügappar Amsterdam 100 euro. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Şimdi bir canlı telefon bağlantımız daha var efendim. Hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ben sesim geliyor mu? Geliyor. Sizi duyuyoruz efendim. Buyurun. Ben Doktor Abdülhamit Alim Hoten'den Karkaş'ta. Şu an Hollanda'dayım. Allah razı olsun. Birinin emaneti dolayısıyla aradım. Evet. Beni tedavi gören Türkiye'den İzmir'de yaşayan Ayşe, Kemal, Meryem. Evet. 3 kardeşimizin bir 500 Türk lirası yardımı var. Allah razı Benim olsun. ulaştırmam ve söylememle rica ettiler. İzliyormuş. Ben bunun için aramıştım. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. 500 Türk lirası. Ben bu parayı bir şekilde sizlere ulaştıracağım. Allah kabul etsin. Allah razı olsun devamını inşallah. nasip etsin. Çok güzel bir hizmet. Allah razı İnşallah olsun. daha iyi olur. İsimli yani bir divasla kabulmay. Belgelerin ismini. Ayşe, Kemal, Meryem. İpbaş. Soyadı İpbaş. Ayşe, Kemal, Meryem, İlkbaş. Allah razı olsun. İpbaş. Türkiye'nin İzmir'de yaşayan bir hastamız bu. Beni tedavi gören bir hasta. Allah razı olsun. İzliyormuş onlarda canlı yayını. Biraz önce siz de rica etti. Ben de bu şekilde aramış oldum. Allah razı olsun. Biraz önce siz yardım da ettiniz herhalde. Bir doktor ismi. Evet, ben şimdilik yani durumum müsait olduğu şeyce 100 euro gönderdiydim. Allah razı olsun. İnşallah bunun devamı gelecek. İnşallah. Ben öyle hesaplıyorum inşallah. İnşallah. Yani Allah razı bugünlük olsun. bitecek bir şey değil. Herkes yani her ay azdan olsa da bunun devam etmesi daha iyi olur. Ben de öyle düşünüyorum. Allah kabul etsin. Allah razı olsun doktor bey. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Oldu. diliyoruz. Hadi Ömer Bey, Allah'a emanet ol. Herkes selam söyle. Ve aleyküm selam. Sağ olun. Var olun. Evet. Var mı başka? Bir telefon daha var sanırım. Alo. Böyle seyircilerimiz içerisinde konuşmak isteyen gelebilir yani. Bu interaktif. Rahat olun yani. Buyurun. Alo. Bağlayamadık mı? Bağlanmamış. Tamam. Anlavatımız. Alo. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Alo. Ve aleykümselam. Qanday salamat abdan tulma? Tejlik elhamdülillah. Özlerini bir tanıştırıp asla. Yaxshi elhamdülillah. Men Abduxoliq Qarim Shveysariyadan. Abduxoliq Qarim Shveysariyadan. Ahlan ve sahlan.
ama çalıkayını bırak ben hoş oldum, Allah razı olsun. Amin, amin cümlemizden. Çalıkayın ben suyundum. İnşallah ben bu Allah rızalık için 500 euro. Rahmet. Allah razı olsun. 500 euro kardeşimiz hayırda bulunuyor. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. Sizin de Allah razı olsun. Amin, amin cümlemizden. Rahmet, Allah razı olsun. Allah kesilere bereket versin. Rahmet. Evet, var mı başka telefon? Bir telefon bir bağlantımız telefon daha var. Alıyoruz inşallah. Türkçe mi, Uygurca mı? Türkçe. Hocam bu kanal bende. Tamam. Alo, hayırlı akşamlar. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Buyurun efendim, sizi tanıyalım. Ben Mehmet Eğilmez, Kuzey İrlanda Federasyonu Bölge Sekreteriyim. Allah razı olsun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hepinize hayırlı aramıza. akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Mehmet Bey, sizi dinliyoruz. Buyurun, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben şahsım adına 100 euro yatırmak istiyorum. Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul etsin. Cümlemizden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah İnşallah razı Cenab-ı olsun Allah kardeşim. Allah razı olsun. bütün hayırlarımızı, hasenatlarımızı kabul ve makbul eyler. Allah razı olsun. Hepinize Allah hayırlı akşamlar diliyorum. birinizi beş etsin. Allah razı olsun. Evet, şöyle. Bu arada miyat oltağanlığı mı gap qilish arzusi bo'lganligi bo'lsa gap qilsak bo'ldi. Evet. Naq maydon bo'lgandiki bunda bir gap qilib turing. Abdusalam gapingiz bormi? Mikrofonu uzataymi? Evet. Böyle konuşmak isteyen kardeşlerim, buraya gelmek isteyen varsa gelebilirler. Onların da inşallah mikrofon takdim ederiz. Var mı telefon bağlantımız? Bak, konuklara bir söz verelim. Tamam, o zaman konuklara bir söz verelim. Oktay Hocam, şu ana kadar durumu bir şöyle bir gözlemle, yorumla. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani Ömer Bey maşallah iyi gidiyor. İnşallah böyle olursa elhamdülillah bereketli olacak. Tabii Türkiye bayağı hareketli, iyi. Yani biz artık eskiden Türkiye'deki camilere filan yardım Avrupa'dan giderdi. Rüzgar tersine dönüyor demek ki. Artık oradan da buradaki camilere, ama bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, birinci konuşmamda da söyledim, bu çalışmada çok zorlanıyorlar. Bakın şu anda içerisinde canlı yayın yaptığımız binada bu kardeşler kiradalar. 2000 euro artı KDV diyelim, burada kirada oturuyorlar. Az bir para değil, aylık 2000 euro. Dolayısıyla yeni aldıkları yere taşınmaları lazım ki kiradan kurtulsunlar. Yeni alınan yere taşınabilmek için önce tadilat, tamirat lazım. 200 bin euro lazım. Artı bir de 350 bin euro borçları var. Onu ödeyecekler. Hadi borcu biraz el ayak üfeleriz, bilmem ne yaparız. Taksitlendiririz diyelim, nazlanırız. Ama binaya geçebilmemiz için böyle bir 200 bin euroya ihtiyaç var acilen. Burada ben şunu özellikle söylüyorum. Kardeşlerimizin bu yayın içerisinde veya canlı bağlanmadan direkt bankaya havale eden kardeşlerimiz de olur. İsimlerinin söylenmesinden imtina etmesinler, çekinmesinler. Yani sadakanın gizlisi makbuldür meselesi burada geçerli değil. Neden? Çünkü sadakanın gizli verilmesi, tavsiye edilmesindeki sebebi, hikmet şudur. Yani muhatabı rencide etmemek için sadaka gizli verilir. Buradaki muhatabın rencide olacak bir durumu yok. Bilakis istiyor. Bana yardım et diyor. Yani burada rencide olacak bir durum yok. Kaldı ki şahıs kendine istemiyor, kuruma istiyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tebük Harbi özellikle bizim için önemli bir örnek. Medine-i Münevvere'de özellikle Müslümanların durumları iyileştikçe ordunun donatımı başta olmak üzere yapılacak her türlü işte hayra teşvik ediyordu. Yani kim şunu yapmak ister, kim bunu yapmak ister, hayırda bulunmak isteyenler de benden şu kadar, benden bu kadar hayırda yarışıyorlardı. Bunda riya olmaz. İnsan kalbine danışacak. Kalbinde kılçık pürüz olursa riya oradan karışır. Yoksa hayırda yarışmak, aleni yapmak teşvik için diğer Müslümanları daha da önemlidir. Burada gizli bir sadaka vereceğiz mantığında olmayalım.
gerek kurum olarak gerek şahıs olarak kardeşlerimiz arasınlar. Hem bizi motive etsinler. Yani biz burada otursak bak akşamdan beri ne güzel telefonlar bağlanıyor. Yani hiçbir telefon çalmasa, buradan da bir ses çıkmasa burada otur dur. O zaman ne olur? Moralin bozulur, üzülürsün. Bu kardeşlerimiz motivasyonlarını kaybeder. Yani şurada son asırda diyelim, daha eskiye de gitmeye gerek yok. Son asırda özellikle de bu 2000'li yıllardan sonra Avrupa'da böyle bir çiçek açıyor. Bu çiçeğe soldurmamak lazım. Doğu Türkistanlı bu kardeşlerimizin yaşatılması gerekiyor. Bu yaşatmaktan kastımız inancı ve kültürünü yaşatmak. Yoksa insanlar bir lokma bir hırka hesabı nerede olsa yaşar. Mesele boğaz meselesi değil, mesele davayı, İslam'ı, Kur'an'ı yaşatma meselesi. Onun için bizim 10 TL'ye de 10 euroya da 5 euroya da ihtiyacımız var. Ama tabii sen hep diyorsun ya ben iş adamlarını çok seviyorum diye. Ona da ihtiyaç var tabii. Yani Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Tebük seferinde ne yaptı? Ordunun donatımı için Peygamberimiz hadi bakalım dediğinde Hazreti Osman benden 100 deve dedi. Üzerinin yüküyle beraber. Bir daha Peygamberimiz yokladı sahabeyi. Oturuyor böyle aynı sizin gibi. Teşbihte hata olmasın. Kim orduyu donatacak? Hazreti Osman bir 100 deve daha dedi. Üzerinin yüküyle. Üçüncü de bir 100 deve daha dedi. 300 deveyi Hazreti Osman üzerinin yüküyle, yularıyla af buyurun ne yaptı? Beytülmale, Allah Resulüne ve Allah'ın davasına teslim etti. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Artık Osman bundan sonra bir hayır yapmasa da bu Osman için yeter. Elhamdülillah. Yani dolayısıyla bizim vermemiz lazım. Karınca kararınca illa 300 devemiz olamayabilir. 1 dirhem 100.000 dirhemi geçti buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olur ya Resulallah demişler. Biri 1 dirhem, biri 100.000 dirhem. 1 dirhem veren adamın 2 dirhemi vardı. Yarısını tas tamam verdi buyurmuş. 100.000 dirhem veren adamın malının hesabı yoktu. Bir kısmını verdi, malından bir eksilme bile olmadı. Dolayısıyla benimki az, benimki şöyle. Böyle düşünmeyelim yani. 10 euroyla da 20 euroyla da olsun. Canlı bağlantıya bağlanın, hesaba gönderin. Telefon var diyorlar. Hemen tekrar Ömer Bey'e buyurun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Alo. Tamam. Evet. Anonim bir hayırsever 500 euro vermiş. Allah hayırını kabul etsin. Şimdi telefon bağlantımız var. Hayırlı akşamlar efendim. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ben Furkan Denah'tan arıyorum. Buyur Furkan kardeşim. Hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bağışta bulunan herkes için. Rahmet sağ olun. Allah razı olsun kardeşim. Biz de sizi aradığınız için teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Ben de şahsım adına 100 euro bağışta bulunmak istiyorum. Rahmet. Allah hayırını kabul etsin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Öyle mi? Hocamın damadıymış. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rahmet. Ailenle bereket versin. Allah rızkını ziyade kılsın. Rahmet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Amin. Evet. Böyle. Aleykümselam. Buyurun. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Buyurun. Alo. Dinliyoruz efendim. Buyurun sizi. Sizin anlavatımız. Gap kılın. Anlattım size. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Oradaki herkesin Allah razı olsun. Amin. Bir özünüzü tanıtsanız. Ben de Uygur Türk'üyüm. İstanbul'da çalışıyorum. Yani öğretmenim. İstanbul'dan çalışıyor. İstanbul'dasınız. İstanbul'da evet. Evet. İsminiz? Yani ben İslam iktisadında çalışıyorum burada. İsminiz ne mi? İsmim Burhan Uluyu. Burhan Uluyu. Burhan kardeşim Allah razı olsun. İstanbul'dan arıyorsunuz. Öğretmenlik yapıyorsunuz öyle mi? Evet. Allah razı olsun. Hocam, buyurun dinliyoruz geldiniz. sizi. Ben de yani azrak bir kömür ifade etmek istiyorum. Yani Allah kabul Türkçem kılsın. iyi değil.
Allah çünkü kabul. burada derslerini İngilizce veriyorum. O yüzden Türkçem çok iyi değil. Hocam biz sizni yaxshi bilamiz. Allah kabul qilsin. Hocam İngilizce de anlatabilirsiniz yani. Burada İngilizce bilirler. Tamam. Allah razı olsun. O yüzden ben de bir $1000 vermek istiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Evet. Ailengizga bereket ato qilsin, mol dunyongizga bereket bersin, xizmatingizda Allah utuqlik qilsin. Ko'p rahmat. Burhanddin hocam. $1000. $1000. Allah razı olsun. Türkiye'den. Soy isminiz nemedi hocam? Burhan Uluyol. Burhan Uluyol hocamızdan. Uluyol. İngilizce öğretmeni $1000. İngilizce değil. Islamic Economics. İslam ekonomi pardon biz İngilizce anladık. Hocam derler ya sağır duymasa yakıştırır, yakıştırdık yani. Hocamız aynı zamanda Türkiye'de de çok vatanımızın bu dava ön septe çalışan, çok dava için emek veren bir hocamız. Allah razı olsun. Sağlık, selametlik versin. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Evet. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo, selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Çok teşekkür ederiz. Amisor Cemiyetimiz gidiyorlarmış. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Anlavatımız. Alo. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Sağ olun. Ben Türkiye'den arıyorum. Maşallah. Adil Maşallah. Adil Allah razı olsun. Adil Muhammedoğlu. Evet. Türkiye'den. Nereden efendim? Türkiye'nin Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim. İstanbul'dan o zaman öyle değil mi? Yaptığım program dolayısıyla Allah'tan hepinizge çok tam ecir vermesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Biz teşekkür ederiz. Ben kendi adıma 500 euro arkadaşlarımın yaptıkları program için 500 euro bağışta olmak. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve arkadaşlara hepsine, hocalarımıza hepsine çok teşekkür ederiz. Selam yolluyorum. Allah razı olsun. Dinliyoruz efendim sizi. Buradaki hocalarımızın da size selamları var. Herkese selam var. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah emanet olun herkese. Allah'a emanet olun efendim. Allah razı olsun. Selam evet kardeşimiz yine bu harekette öndeki kardeşlerimizden 500 euro yardımda bulundu. Evet telefonlarımız sanırım devam ediyor. Allah razı olsun. Özellikle bugün Türkiye önde gidiyor. Hollanda'dan daha çok Türkiye'de arayan var. Allah razı olsun. Hollanda'dakiler daha yeni herhalde Facebook'a girmeye başladılar. Dışarı. Evet. Buyurun. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Benim ismim Abdurrahman. Abdurrahman Bey. Arıyorum. Alıkmardin. Abdurrahman Karım. Hoş geldin. Selamünaleyküm cümleten. Hepinize Allah'ın selamı durumu olsun. Ben Alıkmardin. Ben kendi adıma 500 euro yenemek istiyorum. Allah razı olsun. Abdurrahman kardeşimiz Alkmaar'dan arıyor. Alkmaar'dan Abdurrahman Karım 500 euro. Abdurrahman Karın değil mi? Karım diyoruz biz. Karım. Evet Abdullah Kerim diye. Abdurrahman. Evet Abdurrahman Karum diyelim. Evet Abdullah Karum. 500 euro. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı kabul etsin Abdurrahman kardeşim. Çok sağ ol, var ol. Selamlar. Hayırlı akşamlar. Rahmet Abdurrahman Karım, rahmet. Allah keslerine bereket versin. Evet, telefon bekliyoruz inşallah böyle. Özellikle Hollanda'dan daha çok hızlı aramalar lazım. Yurt dışından daha çok geliyor. Hollanda'dan böyle telefon sık sık bekliyoruz. Yani veya da yardım telefon açmazsanız bankadan hemen gönderebilirsiniz. Ekranlarımızda banka numaralarımız dünyanın her tarafından gönderebilirsiniz banka numaramızı. Banka numaramıza hemen de görüyoruz zaten. Artık yasalar değişti. Hemen gönderdiğiniz parayı biz buradan görebiliyoruz. Buyurun. Telefon yok mu? Telefon var mı? Yok. O zaman bu yardım bağış olanları okuyalım biraz. Tamam. Evet, alalım. Şu ana kadar inşallah 40.000'i geçmişiz. Allah razı olsun. Bir alkışlayalım. Allah razı olsun. 50.000'e doğru ilerliyoruz.
Vaat olanlar da var ama az vaat olan. Vaat edilen de var içerisinde. Hepsi içerisinde. Şu anda 40.000. Evet, dahil genel. Evet, 40.000 euro, Allah razı olsun. Geçmişiz. Burada Baki Mehmet 100 euro. Ferhatcan Gollandiya Ferhatcan deplam yazıptı. 190 euro. 190 euro. İsimsiz Hayri Sever 500 euro. Allah razı olsun. Nur Muhammed Ahmet Germaniya 50 euro. Almanya'dan 50 euro. Nur Muhammed Ahmet. Allah razı olsun. Şöyle misafirlerimize dönelim. Ömer Hocam bu yayına ilk defa katıldınız. Nasıl? Hoşunuza gitti mi Hasenat TV'nin kampanyası? İnan çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Aslında ben sizi rahatsız etmek istemedim. Burada Sayın Başkanım Abdurrahman Abdullah Beyefendi dedi ki nacizane Türkçe'ye pek hakim değilim. Bu da benim için bir handikap ama asıl mesajım dedi. Düşünebiliyor musun Sayın Başkanım dedi. Avrupa'da 5 milyon insanımız var. Müslüman yaşıyor. Bunlardan sizin kanalınızın vasıtasıyla birer euro verseler dedi. Bu işi 2 dakikada hallederim aslında dedi. Buradan bir alkış istiyorum kendisine. Gerçekten. Hakikaten eğer bu 3-4 saat içerisinde maşallah Sübhanallah gözleyemesin. Eğer bu 40.000 euro buraya da geldiyse yarın da var değil mi? Canlı yayın. Yani. Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir. Bu iş bitmiştir. Bütün fisebilillah içerisinde bulunan kardeşlerimize Allah razı olsun. Çoluğuyla çocuğuyla huzur bulsunlar inşallah. Bizler iyi günde her zaman yanınızdayız. Ama asıl olan zor günde beraber olmaktır. Allah hepinize razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizim o dernekimizdeki Oğul Kasım kardeşimizden çok emeği geçti şu ana kadar. Evet. Dernek üyelerden Oğul Kasım Karım ailesi bilen 1000 euro inşallah yardımı Allah kabul kılsın. Onundan keyin Harlem'den Baxtiyar Nasır. Baxtiyar akam telefonda söz kaldırıptı 200 euro. Onundan keyin yana Harlem'den Ekber Acım 50 euro. Ulan inşallah 200 euro. Allah yardım eden bütün kardeşlerimizden razı olsun. İnşallah birazdan yine onlar için dua yapacağız. Dua yaptırmak isteyen kardeşlerimiz, özellikle özel dua yaptırmak istiyorum diyen kardeşlerimiz de bize yardımlarını ulaştırsınlar. Biz onlar için de inşallah özel dualar yapacağız inşallah burada 2 gün boyunca. Bu yayınımız boyunca inşallah dualarımız eksik olmayacak. Çünkü yapabileceğimiz tek hediye bu yardım yapan kardeşlerimize dua etmek. Evet. Evet. Allah razı olsun. Yönetmenim diyor ki şu anda WhatsApp üzerinden yapan bankalara yardım eden kardeşlerimiz aynı zamanda WhatsApp üzerinde yaptıkları yardımları da bize ulaştırıyorlar. Ulaştırmayanlar da ulaştırsınlar. Biz hemen isimlerini canlı yayında yayınlıyoruz ki kardeşlerimiz paranın hemen ulaştığının farkına varsınlar. Çünkü ekrandaki banka numarası Doğu Türkistan, Avrupa Doğu Türkistan Derneği Eğitim Merkezimizin banka numarası. Yani Hasenat TV'nin değil, direktman bu derneğimizin kasasına giren bir uygulama yapıyoruz zaten Hasenat TV olarak. Evet, canlı telefon bağlantımız varsa hemen alalım arkadaşlar. Hemen alalım. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben Zikrullah Alim. Kahramanmaraş Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'tan, Türkiye'de. 100 lira bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun. Şimdi sen 100 lira diyorsun da 100 TL mi 100 euro mu? Onu bilelim. 100 TL. 100 TL. Allah razı olsun. Ya öğrenci adamın 100 TL'si bizim için 1000 euroya bedel. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Allah razı olsun.
Allah sizlerden razı olsun. Amin. Zikrullah, soy isminiz neydi? Zikrullah Alim. Alim. Zikrullah Alim kardeşimiz Türkiye'de öğrenci harçlığından 100 TL katkıda bulunuyor. Bizim için çok değerli bir katkı. Allah razı olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar Amin. diliyoruz. Allah Hayırlı sana akşamlar. zihin açıklığı versin. Bir an evvel okulu bitirmeyi nasip etsin. Evet, teşekkür ediyoruz. İşte böyle güzel hediyeler geliyor. Yani bir öğrenci, biliyorsunuz öğrenciler böyle kıt kanaat geçinen kesimdir. Kendilerinin ihtiyaç olmasına rağmen kardeşimiz o öğrenci harçlığından 100 TL ayırıyor ve gönderiyor. Avrupa'da özellikle iş adamlarımıza sesleniyoruz. Bu kardeşlerimiz 100 lira verebilir ama birçok iş adamımız daha çok verebilir. Biraz önce Oktay Hocam 300 deveden bahsetti. 300 deve bugünün ifadesiyle 300 tane üstü dolu tır demek. Ya 300 tane tır bağışlamak gibi değeri var. Biz 300 tır istemiyoruz zenginlerden. Yarım tır göndersin. Bir tırın tekerini göndersin. Gücüne göre bir tır göndersin birileri ama lütfen sahabeyi örnek alalım ve iş adamlarımızdan yardımlar bekliyoruz. Onlardan telefon bekliyoruz. Bize motive etsinler. Telefonla arasınlar. Biz de bu el ele kampanyasında varız desinler. Duymak istiyoruz seslerini. Evet. Evet, var mı telefonumuz? Böyle arka tarafta yeni gelenler var. Ben mikrofonu takdim edeyim. Kusura bakmayın, kalabalık olunca bazen isimleri bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben Mustafa Aygün. Ben de Utrecht Eyüp Sultan Camii yöneticisi olarak buradayım. Camimizi ve cemaatimizi temsilen buradayım. Sağ olun. Biz de gerçekten burada olmaktan memnunuz, çok mutluyuz. Ve derneğimiz, cemaatimizin adına da bağışta bulunduk. 1350 euro gibi bir bağışta bulunduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten biz iyi bir milletiz. Dayanışmayı, birliği, beraberliği, yani biz her zaman acımızı, neşemizi paylaşabilen bir insanlarız. O yüzden de çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun diyor. Evet, şu an yani Türkiye'mizin de ayakta durması o hayırseverlik, paylaşma, o güzellikten dolayı ayakta duruyor diye öyle düşünüyorum. Niye deseniz Türkiye'mize her taraftan saldırıyor. Tarihten itibaren böyle bir sene 2 sene değil de böyle yıllardan beri ta Osmanlı'nın zamanından itibaren güzel Türkiye'mizi her taraftan düşmanlar saldırıyor. Ama Türk halkının böyle cömertlik, paylaşma böyle özellikleri, yardımseverlikleri, mezlumlarının yanında durmasının bereketinden, şehitlerimizin bereketinden Türkiye'miz dimdik ayakta daha da güçlenecek. Hep duamız evvela Türkiye, Doğu Türkistan tabii evvela ve Türkiye'miz aynı, yani biz iki ülke ama bir milletiz. Evet, aynen öyle. Aynen katılıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Memnun olduk geldiğiniz için. Bir canlı telefon bağlantımız daha var. Efendim hayırlı akşamlar. Alo. Alo. Alo, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş oldum. Ben Belçika'dan Ezer. Ben 200 euro yardım etmek istiyorum. Allah razı olsun. Taze anlayamaya kaldık. Enver dediniz mi? İsminiz ne bilirsiniz kayda? Ne mi? Alo, isminiz ne? Avaz kemervatı da. İsminizi taze anlayamaya kaldık. Kayıt edemsiz. İsminizi biraz yüksek sesle söyler misin? Elzem. Ezher mi dedi? Ha, Ezher. Tamam, Ezer. tamam. Ha. Ezer kardeşim. Allah razı olsun. Rahmet. Rahmet, Allah razı olsun. Evet. Şimdi bazen televizyonlarını açıyorlar kardeşlerim. Onun için sesi alamıyoruz. Bizi televizyondan dinlemeye çalışıyorlar. Ondan dolayı internet yayıncılığında da canlı yayın böyle birkaç saniye geç yayınlıyor. Böyle
o kadar internet hızlı değil daha. Evet. İnşallah ileride hızlanacak ama İnşallah. saniye saniyesine. Şu anda birkaç saniye geri den yayın yapıyor. Evet, şöyle efendim şu anda ekranlar başında bizleri izleyen misafirlerimize, izleyicilerimize sesleniyoruz. Ekranlarımızda banka numaralarımız var. O banka numaralarına Doğu Türkistan için yardımda bulunabilirsiniz. Rakam önemli değil. Allah razı olsun efendim böyle ayrılan misafirlerimize. Onlara da hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Allah razı olsun. Bu inşallah banka numaralarını yardımlarınızı yapabilirsiniz. Yaptığınız yardımları WhatsApp'la da bize hemen bildirebilirsiniz. Biz de isimlerinizi yayınlarız. Evet. Telefon alıyor muyuz? Alalım. Buyurun. Efendim hayırlı akşamlar. Alo. Evet. Telefon trafiği bayağı hızlı oluyor elhamdülillah. Arka arkaya telefonlar geliyor. Ondan dolayı da teknikdeki bulunan kardeşlerim bayağı zorlanıyorlar arka arkaya bağlamakta. Allah razı olsun. Onlar biraz yoruluyorlar. Ama var telefon açan olsun ki o yoğunluk olsun ki bu paraları toplayalım ve bu el ele kampanyasıyla Doğu Türkistan Avrupa merkezini inşallah açacağız. Öyle değil mi? İnşallah. 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 Alo. Selamünaleyküm. Vealeyküm selam. Üstadım ben Hilversum'dan Milli Görüş Teşkilatı'ndan arıyorum. Muhammed Fatih Dalmaz. Muhammed kardeşim hoş geldin. Allah razı olsun. Buyur seni dinliyoruz. Hoş bulduk. Şu an cemaatimizle canlı yayını takip ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Kardeşlerimizle bir yardım kampanyası yaptık burada. Allah İnşallah razı olsun. o miktarı bildirmek için Çok sağ olun. destek amacıyla bağlandım. Allah razı olsun. O Hilversum'da bizi izleyen bütün kardeşlerimize yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. Allah onların hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah eyvallah. Allah sizden de razı olsun. Cümlemize. Abdurrahman hocama, diğer oradaki hocalarımıza, bölge başkanımıza biz de buradan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Böyle bölge başkanımı da şöyle görüyorsunuz zaten. Size işaretle selamınızı aldığınızı gösteriyor. Buyurun efendim. Evet biz 1500 euro olarak inşallah Allahu Ekber. destekliyoruz bu kampanyayı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Muhammed kardeşim. Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul etsin. Oradaki kardeşlerimize Eyvallah. tekrar selam gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Var olun. Eyvallah. Hayırlı Çok sağ olun. akşamlar. Selamun Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam. Evet. Bir bağlantımız daha var. Alo. Alo. Alo buyurun. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Sanırım Bizi duyuyor musunuz? düştü. Bir daha tekrarlayalım. Hatta mı? Alo. Hayırlı Alo, akşamlar buyurun. efendim. Buyurun. Alo. Ha Tahircan hocam. Selamünaleyküm. Ha. Tamam. Evet, Türkiye'den. Allah razı olsun. Türkiye'den arayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Selam. Hoş geldiniz Ömer yayınımıza. Bey, ben Necla Erdoğan. Necla Hollanda Hanım. İslam Federasyonu Kadınlar Teşkilat Başkanı. Allah razı olsun. Hollanda İslam Federasyonu yani Güney Hollanda Milli Görüş Teşkilatları Kadın Kolları Başkanımız. Buyurun. Öncelikle programınız hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Eğitim merkezinizde inşallah en kısa zamanda kavuşur ve içerisinde güzel hizmetlerde bulunulur. Allah razı olsun başkanım. Ben arkadaşlarımla beraber bir meblağ topladık ve 700 euro bağışta bulunmak istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Necla Hocam Allah razı olsun. Aradığınız için çok sağ olun, var olun. Cümlemizden Ömer Bey, ben size ve oradaki bulunlara hayırlı akşamlar diliyorum.
Tekrar Allah razı olsun. yayınınız hayırlara vesile olsun. Bir Hayırlı mukabele. akşamlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Cümlemizden. Allah razı olsun. İşte cemiyetlerimizin, derneklerimizin, çeşitli kuruluşlarımızın. Selamünaleyküm. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun efendim. Ben de Hausen'den katılmak istiyorum da mümkün mü acaba? Tabii, ne demek efendim. İlk önce siz nereden arıyorsunuz? Sizi bir tanıyalım. Ben Hausen'den atıyorum. Benim ismim Ali Halıcı. Ali Halıcı. Hoş geldiniz Ali Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de yani hatta canlı yayına da bağlayabilirsiniz. Canlı yayındayız efendim zaten. Şu anda sizi canlı yayında konuşuyorsunuz. Buyurun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şu anda canlı yayında mı? Evet, ben de evet. Hausen'den olaraktan 100 euro katılmak istiyorum. Oradaki arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Aleykümselam. Allah razı Aleykümselam. olsun. Çok sağ olun. İsminizi bir daha tekrarlamanızı istiyor kardeşlerim. Benim ismim Ali Halıcı. Ali Halıcı kardeşimiz Hausen'den arıyor. 100 euro. Allah razı olsun Ali kardeşim. Allah hayırınızı kabul etsin. Geçiyor. Tamam kardeşim. Allah razı olsun. Çok senden. sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet, Ali Bey de aslında canlı bağlantıya katılmak için değil, direktman yardım için aramış ama kardeşlerimiz hemen bağlamışlar. Allah razı olsun. O rakam güzel. Evet, Oku. Innovati şirketinden 1000 euro hesabı göndermiş şu an. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Yine Asal, o da şirket değil mi? Yine Asal şirketinden yine 500 euro. Allahu Ekber. Allah razı olsun. İşte iş adamlarımızın böyle güçleri var. Allah razı olsun. Vatandaş 100 lira gönderiyor. Onlar 1000 lira gönderiyor değil mi? Ondan dolayı onların aramaları, onların bu kampanyada katılmaları çok önemli. İş adamlarımızı inşallah bekliyoruz. Rabbim sayılarını artırsın. Allah yardım eden bütün kardeşlerimizin de bol kazançlar versin Amin, diyoruz. amin, amin. Allah kazançlarını Evet. artırsın. Bir telefon bağlantımız daha varmış kardeşlerim. Alo. Alo. Evet. Alo. Bu arada toplam miktar 50.830 olmuş. Allah razı olsun. 50.000'i geçtik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Özellikle tekrar hatırlatıyorum. Bizi canlı telefon bağlantımıza katılan kardeşlerim, lütfen aradığınız vakit televizyonunuzu veya da bilgisayarınızın sesini kapatıp ondan sonra arayın ki seslerimiz karışmasın. Güzel bir şekilde iletişimimizi sağlayalım inşallah. Bu konuda teknik masa bayağı zorlanıyor anlatmakta. Evet, tekrar bağlanıyoruz. Hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm. Aleyküm abi. Buyurun efendim. Abi bu senin. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizin dinliyoruz. Canlı yayındayız. Evet efendim, canlı yayındasınız. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Selamünaleyküm. Ben Halil Ece. Halil Ece. Nereden arıyorsunuz? Ben Amsterdam'dan arıyorum ama bu Buyur. cumayı Zeyt'te kılmak nasip oldu bu geçen bu cumayı. Öyle oradaki mi? hocamdan duydum. Oradaki Eyüp Sultan Diyanet Vakfı'nda camisinde Allah duydum. razı olsun işte. Camilerimizin bu faydalar var değil mi? Birlikte, beraberliğin. Evet, Ben buyurun. 50 euro bağışta bulundum. Allah razı olsun. Allah hayırını Allah kabul etsin razı kardeşim. Çok sağ ol. Allah hepinizden razı olsun böyle bir şey yaptığınız için. Biz de teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Çok sağ olun, 50 var olun. euro bağışta bulundum abi. Allah razı olsun. Bir daha söyler misin Allah razı rakamı? olsun. Rakamı bir daha söyle. Herkese bir şey yaptık. 50 dediniz değil mi? Hayırlı akşamlarınız olsun. Herkese selamünaleyküm. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Buyur üstadım, gel. Evet, telefon geldi. Buyurun. Evet, Ahmet Emik Ede'den 50 euro pazartesi verecekmiş. Allah razı olsun kardeşimiz. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. Böyle kardeşlerimiz işte bu özellikle bak bizi izleyenler sadece izlemekle kalmasın. Hem Facebook sayfamızı paylaşsın hem de dostlarına WhatsApp'la bundan haberdar etsinler ki böyle birçok insana ulaşsın ve bu belki de haberi yok insanların. Haberi olmayan da yardım edemiyor. Haberi olması lazım ki yardım etsin. İnşallah bekliyoruz. Evet, gel hocam, gel, gel. Yok sen şöyle gel, yanımıza gel. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Ömer Hocam, ben Türk Federasyonu'na bağlı
Süüstü Ülke Ocaklarındanım. Amusfurt'ta oturuyorum. Tabii hoş bulduk. İlk önce tabii ki hepinizden Allah razı olsun. Amin. Abdurrahman Başkanım'dan. Tabii bizim genel başkanımız çok hassas bu konuda. Tabii herkes hassas. Her Müslüman kardeşimiz hassas. Güçlü bir yardımla biz geleceğiz. Tabii biz şahs olarak geldik. Federasyonumuza bağlı bütün kuruluşlar inanın şunda can havliyle para topluyoruz. Hani bilginiz olsun. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yarın da onları bekleriz. Böyle inşallah başkanımız sanırım gelecek veya da bir temsilci gönderecek haberimiz var. Allah razı olsun, biliyoruz. Yüreklerinin burada attıklarından haberdarız. Allah hepsine razı olsun. Evet, bir canlı telefon bağlantımız daha var inşallah. Onu da alalım. Hayırlı akşamlar efendim. Alo. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz Selamünaleyküm. efendim. Ve aleyküm selam. Buyurun kardeşim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Türkiye'den, İstanbul'dan arıyorum. Ben bir Allah razı öğrenciyim. olsun. Doğu Türkistanlıyım. Allah razı olsun. Çok sağ ol kardeşim. Ben de bu hayırlara vesile olmak istiyorum inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Şahsi adıma 200 TL bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ ol. Senin o 200 TL bizim için çok önemli kardeşim. Onlar bereket getirecek inşallah bu yardım kampanyasına. Yusuf Küsen. Yusuf Köse kardeşimiz, öğrenci kardeşimiz, Türkiye'den, İstanbul'dan Küsen. arıyor. Küsen, evet. Küsem değil mi? Yusuf Küsen yalnız. Evet, Küsem. Doğu Türkistanlısı değil mi sen de? Evet, Doğu Türkistanlı. Evet, Doğu Türkistanlı Herkese kardeşimiz. Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun Hepinizden Allah razı kardeşimiz. olsun. Allah'a emanet olun. 200 TL gönderdi. Bu kardeşlerimizin 200 TL'leri bu kampanya bereket katacak. Birçok inşallah yardımları gelmesine sebep olacak. Bizi izleyen izleyicilerimiz bu kardeşlerimize bakıp mutlaka herkes kendinin gücü nispetinde bu kampanyamıza katkıda bulunacak. Var mı telefonumuz, bitti mi? Evet, teknik masa yoruldu herhalde. Telefon falan. Evet. Oktay Hocam siz Ömer Hocam mikrofonu siz buyurun. Aslında teknik masaya da ve yönetmenine o kadar hoşuma gitti ki maşallah. Organize içerisinde yani mükemmel yönetiyor. Hakikaten de bir yönetmen. Radikal çıkışları çok hoşuma gitti. Demek ki disiplini çok iyi seviyor. Bir alkış istiyorum yani onlara. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Bu Hasene TV gerçekten maşallah mükemmel. Kısa zamanda da böyle büyük bir rakama ulaşması sizlerin sayesinde oluyor. Özellikle de yiğidi öldür hakkını inkar etme. Milli görüş dendiği zaman organizede maşallahları var. Bir alkış. Gerçekten. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Allah işinizi rast getirsin. Evet. Evet. Başkanım. Telefonlar kesildi. Telefon kesildi, biz hocalara mikrofonu satıyoruz. Ne yapalım? Biz tabii boşlukları Rabbim ikram ettiği sürece doldurmaya çalışacağız. Bugün kapanışa kadar buradayız. Yani Abdurrahman Hocam'la yalnız kalsak da buradayız. Tabii işi olan kardeşlerimiz gittiler. Randevuları vardır, mazeretleri vardır. Ama biz kendimizi öyle planladık inşallah. Bugün kapanışa kadar buradayız. Yarın da başka kardeşlerimizle yine desteğimiz, takviyemiz devam edecek. Şimdi yardım etmek güzel bir şey. Yardıma vesile olmak da daha güzel bir şey. Çünkü teşvik edenler, yol açanlar, bu işte hayra öncülük edenler, öncüler olmazsa bu işler olmaz. Bu bakımdan biz Hasenat TV'yi bu noktada tebrik ediyoruz gerçekten Ömer kardeşim. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayra delalet eden onu işlemiş gibidir buyuruluyor. Dolayısıyla sizin bu bağlamda amel defteriniz Allahu alem iyi kabarıyor. Rabbim mizanda sağ kefeyi sakil eylesin inşallah. Tabii kardeşlerimizden destek bekliyoruz, telefon bekliyoruz. Özellikle Hollanda'daki kardeşlerimiz tabii daha çok netverimizde olduğu için onlara daha çok sesleniyoruz ama dünyanın her yerinden de destekleri beklediğimizi belirtiyoruz. Az önce Kadınlar Teşkilatımız, Bölge Yürütme Kurulu
hanımefendi yazdılar. Onların da kendi aralarında bir çalışmayla 1000 euroyla Kuzey Hollanda Milli Görüş Kadınlar Teşkilatımız katkıda bulunacaklarını bildirdiler. Kendilerini gıyabında tebrik ediyor. Bütün ulaşabildiği kardeşlerimize saat 12'ye kadar bugün, yarın da yine öğleden sonra bu çalışmanın devamı için bütün teşkilatçı, idareci, üye, cemaat, bütün kardeşlerimize bu bir fırsattır, bu bir altın fırsattır. Her zaman Doğu Türkistan'ı gelip bizden para istemedi. Biz, kendi adıma söylüyorum, teşkilatlarımızda elbette ki mazlum ve mağdur için dünyanın dört bir tarafına, Afrika'sından Sri Lanka'sına varıncaya kadar 100 ülkede kurban, zekat, fitre, kumanya dağıtıyoruz. Nereden alıp dağıtıyoruz? Tabanımızdan, insanımızdan. Şimdi de Doğu Türkistan diyoruz. Şimdi de Avrupa'da bir ilk, yani hiçbir ülkesinde bir başka emlak sahibi olan kardeşlerimiz yok şu anda. Kiralık yerlerde olanlar var belki ama benim bildiğim Hollanda'da Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Avrupa'da bir ilki başardılar. Bir yer satın aldılar. Burası diğer kardeşlerimize de örnek teşkil edecek. Yüz akıyla bu işi başarır da şöyle bir de güzel teşkilatlanarak harıl harıl çalışırlar da hukuki alanda, siyasi alanda, eğitim alanında, insani ilişkiler noktasında, protokolda vesairede dolgun bir çalışmayla kendilerini Avrupa'da, Brüksel'de, Strasbourg'da gösterirlerse ben inanıyorum ki Çin bu zulmü fazla devam ettiremeyecek. Onun için kardeşlerimizi desteğe davet ediyoruz. Bir kişiden, bir kurumdan, bir dernekten ne olacak demeyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam'da başlattı sohbeti, hak davayı. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edildi. Bir mescit inşa ederek bu işe başlandı. Ve İslam'ın bugün 1 milyar 800 milyon müntesibi varsa işte o Erkam'ın evindeki çalışmanın bereketidir diyorum. Buyurun. Allah razı olsun. Ben bildiğim için hemen Oktay Hocam'a veriyorum. Hemen telefon geliyor. Bereketli oluyor. Allah razı olsun. Evet. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Ben Danimarka'dan arıyorum. Ben de bu yardıma katılmak istiyorum Allah inşallah. razı olsun. Danimarka'dan ilk sizsiniz. Buyurun. Bekliyoruz. Sizi bir tanıyalım İsim önce. Erkan Çakıcı. Erkan Çakıcı. Evet. Nerelisin Erkan kardeşim? Ben Konya Kulu'danım. Konya Kulu'dan. Hemşeri sayılırız. Evet. Ben de Karamanlıyım. Evet, buyur. Ben de 3000 kron Danimarka kronu yardım etmek istiyorum Allahu inşallah. Ekber. Allah razı olsun. 3000 Amin kron. cümlemizden Allah razı inşallah. olsun. Allah hayrını kabul etsin kardeşim. Danimarka'dan Allah razı kardeşlerime olsun. duyurursanız seviniriz. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun böyle bir şeye öncülük yaptığınız için. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İnşallah Allah yardımlarımızı kabul eder. Amin. Ve bu dolayıyla da inşallah daha fazla kişinin aramasını sebep olur o Cenab-ı Allah Allah. razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani biz ailecek çok istiyorduk böyle bir şeye yardım etmeyi. Allah da kısmet etti sizin aracılığınızla Elhamdülillah. inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Amin. Yalnız ben bu size nasıl çıkaracağım onu arkadaşlarla Hemen banka numaramıza görüşürsek daha hoş olur. gönderebilirsiniz. Banka numaramız ekranda yazan banka numaranıza gönderin efendim. Tamam, oldu. Ben arkadaşlarla görüşeyim. Diğer arkadaşlarla nasıl yollarız buradan. İnternet bankacılığıyla Onu ben inşallah bir an önce gönderelim. çıkartayım inşallah. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür Amin ediyoruz. Allah cümlemizden. hayrınızı kabul Rica etsin. ederim, ben teşekkür ederim. Buyurun efendim. Evet. Bir telefon daha var. Hayırlı akşamlar efendim. Alo. Alo. Alo, buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Ha bu biz anglavyapmiz gap qilsizlar. Gap qilsizlar, biz anglavyapmiz. Ovoz bormi? Ha, ovoz kelyapti, gap qilsizlar. Men shu kompaniyaga qatnashayotgan, kompaniyaga yordam qilayotgan barliq qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat, biz rahmat o'qiymiz. Siz o'zlaringizni tanishtirsizlar? Men Finlandiyadan Muhammad Ali.
Muhammed Bekarım. Rahmet. Bu kampanyaya yardım kılıvatkan bari Türk kardeşler ve Uygur kardeşler rahmet etmeyin. Allah razı olsun. Rahmet. Özdirdin mi? Doktor özdirdin mi? Allah razı olsun. Şunda Rahmet. Başka bir deydiğin sözleri olsa? Anlıyorsunuz mu? Anlavatımız. Doktor sözlerini anlıyoruz senin. Devam et, konuş, biraz da sesli konuş. Allah razı olsun. Ben bu hafta bir ayette okumak için Allah Teala neydi? Ve ma anfaqtum min hayrin fehuve yuhlifu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma nakasa malum min sadaka diyen hadis var. Bunu hepimiz biliriz. Türk kardeşler ve varlık teşkilatları, cemiyetler, Uygurların Allah razı olsun. Amin. Allah bu kampanyalardan varlık kardeşlerine mal mülkün tekimi avutmasın. Hem öyle rahmet. Amin. Ben özlem 200 euro yardım kılma inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bereket versin mallarga, ailelerine bereket versin, hizmetlerine tekme Allah yardımcı olsun hizmetlerde. Rahmet doktor. Amin. Allah razı olsun. 200 euro kardeşimiz bildiğim kadarıyla yardım etti. İsmini bir daha alalım. İsmi Doktor Muhammed Ali. Doktor Muhammed Ali kardeşimizden 200 euro. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Evet, bunu hemen kapatalım. Şimdi bir telefon daha alacağız. Böyle hanımların elinde pastalar falan dolaşıyor. Onları bir görelim bakalım. Niye geliyor pastalar? Onları da göreceğiz birazdan. Evet, bizim acıktığımızı düşündüler herhalde. Pasta gönderiyorlar. Evet, şimdi telefon bağlantımız yok mu? Bekliyoruz. Pastalar vallahi herhalde hak ettik Ömer Hocam. Sen oku. Sen pastaları koy ama önce. Evet, Allah razı olsun. Evet, Abdülvahap Hocam. Hanımlar pasta getirdiler. Hediye mi getirdiler? Mikrofonu al da bir oku bakalım neymiş o. Bir öğrenelim. Atlas yemek içmek karxanası yeni kurulgan şirket 200 euro yardım kıptı. Allahu Ekber. Atlas yemek fabrikası mı? Evet, yemek içmek yani Horeca işi yapan bir herhalde şirket. Yeni kuruldu bunlar da. Yeni kurulmuş. Bunu da banka hesabına gönderecek inşallah. Allah. Sahibi Gülistan Mevlude hanım. Gülistan Mevlide Hanım, Allah razı olsun. Hem 200 euro gönderip bize pasta mı gönderip bize? Pastalar buradan, evet. Pastalar da oradan geldi. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Rabbim inşallah böyle size bol kazançlar nasip etsin. Evet, Horeca işi iyi bir iş. İnşallah Allah yardımcılar olsun. Yine Türkiye'deki Doğu Türkistan Ölümalar Birliği 1000 euro Allahu Ekber. Doğu Türkistan, Türkiye'den Ölümalar Birliği Ulemalar Birliği 1000 euro göndermiş. Allah razı olsun onlardan. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir canlı telefon bağlantımız daha var. Alo. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Buyur efendim. Sizi dinliyoruz. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Orhan Halıcı. Orhan Halıcı kardeşim. Yayınımıza hoş geldin. Erzen'den arıyorum. Teşekkür ederim. Arnhem'den mi arıyorsunuz? Efendim duymadım sizi. Arnhem'den nereden arıyorsunuz? Bir daha tekrarlar mısınız? Erzen'den Hollanda. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Oradaki arkadaşların hepsine, Oktay Hocam'a, Ömer Başkanımıza, gerek kalan hocalarımızın hepsine saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Yapmış olduğunuz bu yardımlardan dolayı sizi de tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Kendim adıma Orhan Halıcı adına 100 euro. Orhan Halıcı adına 100 euro. Annem Fatih Halıcı adına 100 euro. Annesi Fatih Halıcı adına 100 euro. Halıcı adına evet. Halıcı olaraktan geçiyor. Evet. Tamam. Bir daha. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar kardeşim. Bir de saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. Norveç'ten bir arkadaşlarının yardımı var.
Allah razı olsun. Norveç'ten, Oslo'dan. Evet, Norveç'ten kardeşlerimiz WhatsApp'la yardımlarını göndermişler. Oku hocam. Abdülmecit Turan 500 kron. Allah razı olsun. Abdülgani 1000 kron. Allah razı olsun. Yazıyorsunuz değil mi kardeşlerim? Evet. Abdülaziz 1000 kron. 1000 kron. Ehet Hacim 300 kron. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimizden razı olsun. WhatsApp'la bizlere yardımlarını gönderdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bir canlı telefon bağlantımız daha var efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Ben Kuzey Hollanda Kadınlar Teşkilatı Başkanı Şükran Altuntepe. Allah razı olsun. Buyur başkanım. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim mağfiretine nail eylesin inşallah. Allah razı olsun başkanım. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Değerli başkanımız da oradalar. Evet. Biz az önce onlara bildirmiştik kendisine. 1000 euro Kadınlar Teşkilatı'ndan. Allah razı olsun. Ve şu anda da bizim programımız var. Hayrun Nisa Hayırlı Kadınların izinde programımız var. Allah razı Orada olsun. kardeşlerimize duyurduk ve kardeşlerimiz şu anda 3500 euro Allahu infak ettiler. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Biz inşallah bunu 4000 belki de 5000'e tamamlayacağız ama biz 4000 diyelim şimdilik. Allah razı İnşallah olsun. kardeşlerimizin yanındayız. Teşekkür ediyoruz. Onları unutmadık. Dualarımız, yüreklerimiz onlarla. İnşallah Amin. biz 1000 euro demiştik ama 3500 euro toparladık. Şükürler olsun. Daha da toparlayıp göndereceğiz inşallah. Arkalarındayız. Ne destek gerekiyorsa biz Kadınlar Teşkilatı olarak 22 şubemizle yanlarındayız inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Çok sağ olun. Rabbim çalışmalarınıza bin versin diyor. Allah razı olsun. Biliyoruz her zaman yardımlarınızı yapıyorsunuz. Hem gönüllü olarak çalışıyorsunuz hem de yardımlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Etmeyin başkanım. Saygılar, selamlar. Allah'a Allah razı emanet olsun. olunuz. Çok sağ olun, Esselamu var olun. Allah razı olsun. Evet. Ne güzel. hocam. Evet. Öyle oluyor. Evet, toplam 3500 euro oluyor. Evet. Allah razı olsun ama 5000'e tamamlayacaklar. Hedeflerini koymuşlar. Allah razı olsun onlardan. Hocam bu hayır işlerde bayanlar erkeklerden daha mı Her zaman öyle. Evet. ileride Evet. getiriyor? Hayır işlerinde Allah razı olsun. Hanımlarımız her zaman öncüler. Evet. Burada da aynı şekilde onlar hem kermeslerimizde hem faaliyetlerimizde her zaman öncüler. Allah onlardan razı olsun. Rabbim sayılarını artırsın. Evet. Telefonlarımız bitti. Yardımlarımız geliyor. Arkadaşlar o gelen yardımları şurada da eğer bize Burada bir arkadaşımız da söz almak istiyor. ismi neydi? Ahmetcan. Ahmetcan. Yakışıklı, kravatlı bir adam bu. Ahmetcan kardeşim. Hoş geldin. Mikrofonu sana vereyim. Türkçe biliyorsun değil mi Ahmetcan? Biliyor. Tamam. Esselamu Aleyküm. Dünyanın her yerinde dilimizni, konuşumumuzu duyan herkese, Türk kardeşlerimize Allah'ın selamı olsun. Bugün buradaki bu ortamda meydana gelen bu sesleriniz, yardımlarınız sizlerle bizim kalbimizin ne kadar yakın olduğunu ve kardeşliğini tekrar hissettirdi. Biz çillerin altında sizlerle bir kardeş olduğumuzun bedelini verdik yıllarca ama sığını hiç görmemiştik. Şimdi ilk defa görmüş gibi hissediyorum. Onun için devamını istiyoruz. Hatta sonuna kadar bu işin arkaya çıktığına kadar yardımımız olmasa bizim halimiz yani belli. Çünkü Çiller o taraftan bizi eziyor. Bu taraftan bizi hem ruhen hem cismen çok bir zor durumdayız. Eğer bugün bu durumlardan geçersek inşallah aynı tarihteki gibi biz zulümün karşısında dik duran bir ecdatlarının yani tekrar zulüme karşı her şeyine önünden geçen bir evlat olarak önünüzde yeni bir simayla karşılayacağız inşallah. İnşallah. Amin. Şimdi müsaade ederseniz dünyanın her yerlerinde benim sesimle duymak isteyen ya da benim kalbimi isteyen bazı Uygur kardeşlerimize Uygurca konuşmak istiyorum. Müsait olursa ve Uygurca biraz konuşmak istiyorum. Biraz sözlüsün. Köp rahmet. Aldığından dünyanın hem yerlerde avazımızı anlavatkan
Fidoylar ekran orqali Fidoy Ahmad Qashqar deb tonilib kelayotgan qarindishinglar Ahmad Qashqardan yana bir qatam salom. Bugun Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatininki yangidan setib olingan bu yeriga iqtisodiy jihatdan yordam qilish kompaniyasini tuzilgan Hasanat TV'ga butun Uyg'urlar nomidan Fidoylar ekrani nomidan ham rahmatimni bildiraman. Ve körülmelerimiz namıdın hem kırındaşlarımızın bütün salamını bulağa yetkizme inşallah. Aziz kırındaşlar, Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyeti, ben Gollandiya kelsem 2010 yılı bula ailevi şekildeki bir faaliyetlerine başlavatkan iken 2008 yıldır geldim ben. Onundan keyin bula bağan sıra bu özülerle kalmay etraftaki baş kırındaşlarının mı dini, milli ve ruhi cihetki kırındaşlık duygularını yaşaş istikiga asasen bula bağan sıra işlerini sel kengaytken oldu. Haberimde boğundaki burun birlik kelgen kırındaşlar elbette düşünüdü, bilidi ular için konu ama yeni kelgen kırındaşlar için bir tekrar esletme olsun için davet ben. Bu kırındaşlarımız gerçi siz biz köygəndək, bizge oxşaşlam addi insanda körüngeni bilen. Kılıvatkan gap sözlerde, kılıvatkan işlerde o kadar pasahatlik, balağatlik körünenmegen bilen. Ama başına ayak kılıvatkan, bizni təsirlendirvatkan bir nersi var. O bolsun mu? Izçıllık. Kırındaşlarımız meyli az olsun, meyli köp olsun, qav olsun, yağmur olsun. Bir kıgan, başlagan işi de izçıl boldu. Biz izçıl bulanmadık. Şu qollagan, qollayanmagan vaqtlarımızda mı bula özünün müstakil mangan yoludan taymay cahilane deyli. Yani qattilik iradesi bilen özünün yolunu devam kıldırıp bugün geldi. Ve tarihten bu yan şu Avrupa ülkeleri içinde Şarkı Türkistanlıklar adıga, ismiga, namiga bir zemin setilişini ibaret istikine tuncu qitim reallıkka aylandırdı. Bu mu bir Allah'ın rahmeti? Bu Allah'ın yardımı cemaatin üstüge degen bu ayetninki tecellisini ben buladı köydüm. Ben kısa bir müddet, bir 20 yıl etrafında bu kardeşlerle bildim mağdım. Bu işinin terslikidin, cemaatin işinin kılmaslıkın, kılışının terslikidin ben bu sevinin sevir kılamaya inip çıktım. Ama kardeşlerimiz sevir bilen yollarını devam kıldı, bugüne ulaştı ve hatta Şarkı Türkistanlıklarının ismiga biz közümüz yetmegen bu zeminni setilip kelgüsü de bütün Şarkı Türkistanlıklarının ortak menfaatini alaydigan Gollandiyada vakti gelse konsul rolunu alalaydigan bir derecedeki yani muqimlaştırıp altın qozu kılıp qaqqan boldu. Bugün gidek moşundaq bir yardım çaqırqıga, seferberligiga her xil şaraitlar bilen, türlük imkanlar bilen dünyanın nerede olsa özünün yardımını yetkizaleydigan bir şaraitda moşundaq bir faaliyetin tüzellige vaxtıda muşundaq bir faaliyetin teşkillige vaxtının özüde dünyanın her yerlerdeki qarindaşlarının bundaq bir fürsətini qoluda tutuşunu bu fürsətini ganimet bilişini ben alaydı tavsiye kılıman. Aziz qarindaşlar bir yaxşılıqni qılğuchi bir hassa savab algan bolsa onun vesile boğuşu mu hem onun bir savabını aladı. Biz ilgili savablar qanda undan bolsa kimiyip ketmemde deydik. Bugün softwarelar dünyasında gördük ki kompüterdeki asli hüccetning kofi qilgan bilan asli hüccetning miqdarida o'zgarish hech narsa o'zgarish yo'q ketmaydi. Lekin kopi qilish qancha kopi qilgan vaqtida, ya'ni ko'paytgan vaqtida uning soni shuncha ko'paydi. Shuning o'xshab ketadigan bir masala ekanki, Allohning savobi insonlarga yetkazilishda unda aslidan kimib qolmaydi. Allohning azizini ayt ko'ngil. Uningdan boshqa aziz qarindoshlar bergan sari ko'paydigan masala ekan. Uning uchun bugun qarindoshlarimizning turli shayton yoki fitne pasatlar ve ya ki başka g'alvalarninki ovoz bilan o'zininki Allah yolida atamoqchi bo'lgan xayri esyallarga tormozga desishi ve planlarını o'zgartib qilishi bu fursatni qo'ldan berib qo'yishini bir hasrat deb tushunaman men. Uning uchun qaytada o'yinib boqishinglarni samimiy tavsiya qilaman. Ahirda sözümni bek uzarsam vaqtinglarni ko'p uzrab ketmasin. Mening demoqchi bo'lgan narsam biz aziz qarindoshlar bu Avrupa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatidagi qarindoshlarning dilining sog'lomligi, niyatining durustligi, ishining izchilligidan kunimiz kelgan bo'ldi. Oyoqcha
bir ishdan oyog'i chiqib ketadigan ko'zimiz mening ko'zim yetdi albatta. Onun uchun men bir ham guvohlik qilib qo'yay. Ham bundan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlarga ro'naqlar bersin. İş kabiliyet kilam emas, en mühimi sadaqatdan başlanır ekan. Ben bunu qalit bir samimiy sağlamoqchi bo'lay. Men ilgari 2013 yili mo'shu zaminni setilish maqsadi bilan elib berilgan yana bir qatimliq, ya'ni yer kiralash jarayonida kelgan riyoziyatlarimizdan keyin bir yerni setilish bosqichiga sabab bo'lgan bir to'plantıda men shu Gollandiyadagi bosh qarindoshlarga o'xshash agar qachon Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati Sharq Turkistonliklar ismiga, Sharq Turkistonliklar nomiga, ya'ni Sharq Turkiston nomiga bir yer setib olib qolsa, ya'ni bir zamin setib olsa, men 1000 euro beraman deb va'da qilgan edim. Aş 1000 euroni inshaalloh eng qisqa zamonda yetkazaman. Bugun bu kompaniyani safarbarlikni qo'llash yuzasidan agarchi ish odim bo'lmasammi, yenimda 100 euroni berishni istayman. Allah razı olsun. Çok rahmet. Emirlerine Allah'ın. Dur ama seni salmıyoruz. Sana dediler ki WhatsApp'tan istek geldi. Sen güzel ilahi okuyormuşsun. İlahi okuman istediler. Gerçekten bak öyle WhatsApp geldi. Dur. Şimdi var mı telefon? Telefon yoksa bir ilahi alalım. Haydi bakalım. Dur şunu bir alalım o zaman. Adil Anyar peşin ödemiş kardeşimiz 200 euro. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. Ayakta söylesin. Sanatçı gibi adam ya şöyle. Tamam. Ortada söyle orta. Herkes. Evet haydi bakalım. Ya bu ilahi derken bu Türk kardeşlerimiz çok sesi güzeldir. Onlar zaten böyle bir yerlere çok yerlerde ilim tahsil kılarak öğrenerek gelir. Biz öyle bir şeyler olmadığımız için sokaklarda, evlerimizde ve toplantılarımızda söyleyerek şarkıcı olarak tanıtıldık ama belki Hasanat TV'ye erziyek bir şarkı söyleyemem. Olur mu ya Doğu Türkistan? Ama ne olsa olsun. Müzik, bak ben müzikle ilgilenen biriyim. Bak bu arka tarafta bir tablo var hocam görüyor musun? Gördünüz mü? Bak şurada tablo var. Türk musikisindeki 12 makamı temsil ediyor. Ya Türk musikisi sizden gelme bize. Biz aslında biraz şeyiz yani imitasyon Türk, siz orijinal. Değil mi hocam? Öyle. Gerçek. Evet. İkrarınız olsa. Evet. Biz aslında ben Selçukluyum falan diye övünüyorum ama Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunuyum. Ama yani siz asıl böyle soyumuz oradan gelme. Onun için makamlar da sizden gelme. Yani 12 tane makam var Türk müzikisinde. O makamları siz bize öğrettiniz. Şimdi dinliyoruz. Hadi bakalım. Tamam sağ olun. Aziz kardeşler bizden kültür yani genelde bizim şarkılarımız çoğunluğunda müzikle beraber geliyor. Biz o ilahilerimizle beraber hükümet diyoruz. Hükümet okumak müziksiz oluyor ama hükümet bilmem ben öğrenmedim. Sadece kendim yazıyorum ve kendim seslenerek ona ses katarak şarkıya çeviriyorum. Böyle geldi arkadaşlar severek işte bazen talep ediyor ben de bildiğimini takdim ediyorum. Bugün de ekranınızda inşallah ilk sefer böyle bir bildiğimini söyleyeyim inşallah. Mekke'de 2 sene kaldım. 2 sene içerisinde çok insan olmadığı bir yerlerde yaşamak zorunda kaldım. O zamanlarda internet böyle bir falan yoktu. Hatta elektrik bile olmayan bir yerde görevde kaldım para bulmak için. Tam orada işte bir ilahi yazdım. Ya ilahim senden başka Rabbim yok diye. Ben onu sizlere sesleneyim. Senden özge kim amin içenge Gep sözümge yürügümge şenge Senden özge kim amin içenge Gep sözümge yürügümge şenge
Derdu halim ikbalimga küyengey. Ey ilahim senden başka Rabbim yok. Ey ilahim senden özgü Rabbim yok. Kim o sendek hacetimni hal kılgay. İki dünya nimetimni tel kılgay. Kim o sendek hacetimni hal kılgay. İki dünya nimetimni tel kılgay. Takdir kısmet müşkillerini el kılgay. Ey ilahim senden başka Rabbim yok. Ey ilahim senden özgü Rabbim yok. Ötüneymen seninden, bir özünden başkaga har kılma. Bir özünden başkını aziz kılma. İki dünya rahmetinden ayırma. Ey ilahim senden özgü Rabbim yok. İki dünya rahmetinden ayırma. Ey ilahim senden özgü Rabbim yok. Ey ilahim senden özgü Rabbim yok. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Uzağa gitme. Arada bir dinleriz, tamam mı? Allah razı olsun. Evet. Kayseri. Kayseri dedim. Kayserilere gitti aklım. Kayser Abdülvapur 1000 euro. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. Bir telefonumuz var. Efendim hayırlı akşamlar. Hocam. Başkanım hayırlı akşamlar, gidiyorsunuz. Ya. Tamam dur. Bak başkan öğrenmiş. Hasenet TV'nin bir kuralı var. Bak ona göre gitmeden cebinizi boşaltın, olsa nereye giderseniz gidin. Ne kadar var bakalım. 40, 60, 80, 100. Evet. Doğru, yanlış mı saydım? 100 saydım işte. 100, 150, 160, 170, 175. Udureh Milli Görüş Camimizin başkanı cebini boşalttı gitti. Hepinize adet olsun. Allah rıza eylesin. Aslında arkadan kaçanlara haberim olsaydı onları da boşaltıp gönderirdim ama yarın onları yapacağız inşallah. Allah razı olsun başkanım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Bu stüdyodan ayrılmanın tek bir şansı var. Cebinizi boşaltıp ondan sonra gidebilirsin istediğiniz yere. Allah razı olsun. Evet, bu kardeşimiz de Allah hayırını kabul etsin. Telefon bağlantımız var. Evet, telefon bağlantımız var. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Alo. Seyfullah Bey. Seyfullah Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Buyurun. Sizi tanıyalım. Nereden arıyorsunuz? Buyurun. İstanbul'dan. İstanbul'dan. Allah razı olsun. Buyurun. 500 euro. 500 euro. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Seyfullah Bey. Seyfullah Bey, soy isminiz neydi? Seyfullah Bey. Efendim? Soy isminizi de alabilir miyiz? Pamir. Pamir. Seyfullah evet. Pamir'den 500 euro. Türkiye'den. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sevindik. Allah razı olsun. Allah. Herkes saygılar, selamlar. Ve aleyküm selam. Çok sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Var mı başka telefon bağlantımız? Yok. Başka buraya gelip konuşmak isteyenler olsa. Evet. Böyle Muhammed var. İş adamı. İş adamı yeni geldi böyle ayağını toza. Gel Muhammed.
Gel. Gel bir şöyle milleti bir selamla gel. Gel. Unimpex gel. Şöyle iş adamlar gelmiyor dedik ya, bir tane geldi. Bir tane Mehmet kardeşim geldi. Allah razı olsun, iş adamı. Bir de Muhammed geldi. Muhammed geldi, böyle hemen ayağının tozuyla alalım onu. Buraya şöyle selamlasın. Muhammed sadece selamlamak için alıyorum. Gel. Evet, böyle kardeşim böyle. Hoş geldin. Çok değerli bir kardeşimiz bu. Böyle helal şekerler satıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Böyle helal ürünler satıyor. Bir de şimdi helal böyle temizlik malzemeleri var, değil mi herhalde? Yeni bir proje. Evet. Selamünaleyküm. Cümleten siz de hoş geldiniz. Evet. Kendim yakında kalıyorum. İsmim Muhammed Ulu. Kardeşlerimizle komşuyuz. Aynı mahalledeyim. Canlı yayında görmüştüm. Misafirim de vardı. Beraber geldik. Yakında canlı yayında programda bulunalım istedik. Çok sağ ol. İnşallah yarın da daha geniş vakit programa katılacağız. Desteklerimiz inşallah her zaman olduğu gibi yine olacak. Yarın da inşallah beraberiz. Allah Yarın ölürsün. Evet. Tamam. Aynen hocam. Dur. Ben hocaya mikrofonu vereyim. Evet, şimdi bu Ulu Impex, Muhammed Ulu kardeşim Zeys'te oturuyor, burada. Yani ateşin yakınında oturuyor, bu ısınacak. Bu bir. İkincisi Kayserli. Üçüncüsü yani adam artık iş adamı. Bugünkü nasibimizi versin, yarınkine Allah kerim. Bugünlük şeyini... Emir Büyükyer'den hocamız başlatın hocam. 500 euro inşallah destek verelim. Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Geceniz mübarek olsun. Muhammed, senin de Allah razı olsun. Rast getirsin. Çok Muhammed sağ ol. kardeşim, Allah sana bol kazançlar nasip etsin. Bu bugünlük, ona göre. Evet. Hocamın dediği gibi daha yarın var. Yarın iş adamlarını çağırdık, değil mi özellikle başkanım? Yarın, bugün hocalarımızı çağırdık, yarın iş adamlarını çağırdık. Geriye kalanlar onlar ödeyecekler artık bu rakamın. Evet. Yok mu telefon bağlantımız? Telefonumuz var mı? Ha. Bekliyoruz inşallah telefon bağlantıları. Ya bizim bu açık artırma ürünlerimiz var ama onlardan hiç satma fırsatı bulamadık telefonlardan. Böyle şu şapkalardan diyorum ki herkes başına bir tane taksın gitsin istiyorum ben bugün. Benim böyle şapkalara karşı bir de özel ilgim var, böyle çok seviyorum şapkaları. Bu şapkalardan arkadaşlar şu arkadan zor alıyoruz ama ortada dolaşan kardeşim. Şu başındaki şapkadan bir tane getirsen oraya, kullanılmadık. O Türkçe bilmiyor herhalde. Biliyor mu? Gel. Biliyor, helal olsun. Şöyle. Bunlardan satacağız bugün. 50 eurodan başlatacağız inşallah. Bunlara 50 euro veren var mı aranızda? Bir 50 euro veren var mı? Hadi. Bak ben 50 euro veriyorum. Ben başlatıyorum. Var mı 50 euro veren? Evet. Fazlası ver. Evet. Ben buna 50 euro veriyorum. Sen ne kadar veriyorsun? Ben 50 euro ben verdim. Sen ne kadar veriyorsun? 60 euro. Başka? Evet. Doğru. Olabilir aslında. Yeterince var mı ama? Ama onları yarın iş adamlarına satacağız. Yarın bitirirsek yani sermayeyi arkada çok mu? Bu şapkadan kimlerin yok? Bu şapkanın özelliği ne biliyor musunuz? Bunu dur bakalım Uygurlara sorayım. Bu niye 4 köşe? Bunun alaylıkını deydiğin karındaşlar mı? Bak ben anlatmayayım bak ha. Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunu anlattırma bunu. Uygurca anlatacaksın bunu. Dur mikrofonu ben sana vereyim, dur. Şapkayı da al eline. Bunun adı doppa. Biz Uygurlar bunu doppa diyoruz. Erkekler için bu. Ayarlarım bundan çok güzel. Çok yani nakışlı ve mimarlı olur. Biz bu şekilde giyiyoruz. Bu şekilde giyiyoruz. Çok güzel bu. Bunu giydiği zaman bu Uygurken de hep tanıyoruz yani. Uygurların hepsi bunu giyiyor. Yani hürmetli insanlara yani bizim büyüklerimize bunu yani hediye şeklinde hem veriyoruz. Evet.
Ver o zaman. Şimdi bunun bir özelliği daha var. Dur. Dedim ya ben şapkalarla özel ilgileniyorum. Bu şapka niye dört köşe biliyor musunuz? Kabe'yi sembolize ettiği için dört köşe. Anladınız mı? Yani aslında Uygurlu Türkler, yani biz Türkler, yani Kabe'yi başımızda taşıyoruz. Anladınız mı? Bunun o özelliği de var. Yani onu sembolize ediyor. Ben bir tane alıyorum. Ercan kardeşim dedi ki bizim aslında Hasene TV'nin böyle adetleri var. Böyle arada bir buradaki insanları bu kampanya şey yapmak için. Ben bir tane alıyorum 50 euroya. Artırma yapmıyoruz. Herkese 50 euroya birer tane satıyor muyuz? Bir tane de yönetmenimiz alıyor. Bir tane de kameramanımız alıyor. Evet. Ömer Atıf'tan 50 euro. Ercan Kuzu'dan 50 euro. Hacı Bekir'den 50 euro. Bunları yazıyorsunuz. Sizinkini de ben ödemeyeyim. Siz artık sonra ödersiniz. Ben 50 euroyu peşin ödüyorum. Ömer Atıf peşin ödüyor 50 euroyu. Hacı Bekir vaat. Ercan Koç vaat. Başka? Evet, şapkalar devam ettiriyoruz. Kimler var burada? Masanın başındakiler. Sağ taraftan başlayalım. Kaldır bak. Şapkayı yaz bakalım oradan. Şu şapkayı anlatan. İsmi neydi? Anüver. Yazıyor muyuz sana da bir şapka? Enver'e de bir tane şapka yazıyoruz 50 euro. Enver'in yanındakine de yaz bir şapka. İsmini söyleyin ama. Yaz. İsmini söyle. Alişin tamam, burası doldur. Şimdi telefon alalım. Oradan bekliyoruz. Devam et. Biraz devam edeceğiz. Devam et. Alo. Alo. Buyurun. Buyurun efendim. Alo. Alo, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş oldum. Bana mı söylüyorsunuz? Sana söylüyorum. Senin kanaldan bu. Konuş. Tamam, sesiniz gelmiyor. Bize Televizyonu izliyordum şu an. Televizyonun sesini biraz kapatsanız daha iyi gelir. Yani Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamlar olsun arkadaşlara. Sizin isminiz ne bildik? Hoş oldum. Hoş oldum. İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Maşallah. İsminiz? Abdullah Can. Ablacan. Hoş geldin. Hoş oldum. Hoş oldum. 52 euro. 52 euro mu? 52 euro. 50 euro. 50 euro. 50 euro. 50 euro yani. Ha 50 euro, Ablacan, 50 euroymuş. Allah Pardon. razı olsun, 50 euro. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Cümlemiz- Çok teşekkür ediyoruz. Yani- Allah hayrını kabul etsin. Yani bir Amin, şapkada amin. o almış oldu. Evet. Var mı telefon? İstanbul'a gönderiyoruz. Allah razı olsun. Güle güle kardeşim. Allah razı olsun. Şapkaya devam. Burada nerede kaldıydık? Burada. Ali Şif. Onun yanındaki? Adil'e yaz bir şapka. Onun yazan bir de kendine yaz. Adil. Evet. Abdülhamit. Oo. Abdülhamit. Cennet mekan. Onun soy ismi. Evet. Hemen onun yanında Mahmut Mehmet'ten bir hem ismini de yazsın. Şu telefonun başındakinin ismi neydi? Ali'ye de bir şapka yaz. Ebu Kazim'e de bir şapka yaz. Evet. Evet. Tabii söyle. Yo, bugün alıyoruz. O yarınkini unutmayın. Yarın parayı yarın verirsiniz. Öyle mi? Tamam. Vekal, evet. İsminizi söyleyin. İsmail Erçelik'te bir şapka yaz. Mevlüt Kadılar'a bir şapka yaz abi. Şimdi telefonla devam ediyoruz. Şimdi telefonu yaz. Alo. Buyurun. Alo, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sizi bir Hoş tanıyalım. bulduk. Hayırlı Nereden bir- arıyorsun? Ben Ütrecht'ten arıyorum. İsmim Salih Ay. Salih kardeşim, hoş geldin. Allah Hoş razı geldiniz olsun. Salih abi. Nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Allah iyilik Elhamdülillah. versin. Oradaki misafirlere, başta Oktay Başkanımıza, Abdurrahman Başkanımıza Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah razı Hayırlı olsun. akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Allah razı bizim olsun. de bir çorbada tuzumuz olsun diye ben de 500 euroyla Allahu Ekber. Salih Ay kardeşimizden Udrecht'ten 500 euro.
Allah razı olsun Salih kardeşim. Oldu. Hayırlı yayınlar. Sağ olasın. Sağ ol. Yarın da bekliyoruz Salih kardeşim inşallah, İnşallah, yayınımıza. inşallah, Hayırlı inşallah. akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, şapkaya nerede kalmıştık? Bura bitti. Orayı da yazdık. İkisi, onu da yazdık. Onu da yazdılar. Yazdınız değil mi? O iki tarafı da yaz. Şu arka sıradakiler. Evet, sizin de isim. Yazdım, onu yazdım. Aldı mı? İsim yazdı mı? Onun yanındaki? Yazdı. Muhammed yazdı mı yazdı? Muhammed. Ben bazıları anlamıyorum. Muhammed Evet. yazdık. Ya da başka arkadan. Evet, başka arkada şapka almak isteyen yok mu? Hadi. Var. Hanımlardan şapka almak isteyen var mı? Evet. Allah. Kadınlar için de var değil mi böyle güzel? O şu süslü olan bayanlar için değil mi? Evet, Allah razı olsun. Bir canlı telefon bağlantımız daha var. Onu alıyoruz inşallah. Evet. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Alo. Hayırlı akşamlar. Ben Ahmet Tursun. Ahmet İsveç'ten Dursun. arıyorum. İsveç'ten arıyorsunuz. Allah razı olsun. Buyur Ahmet Bey. Ahmet kardeşim. Benim sadece 100 euro yardımda bulunmak istiyorum. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Öyle yaptığın yardımları küçümseme. Allah razı olsun. İsveç'ten arayıp bizi sadece telefonla araman bile çok önemli. Allah razı olsun. Dua niyetindedir. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun sizlerden de. Amin. Gönlümüz istedi ki daha fazla olsun maalesef. İsveç euro bölgesi olmadığı için sadece 100 euro. Allah razı olsun. Sen Pakistan'da mı okudun kardeşim? Pakistan'da mı okudun? Kusura bakmayın. Alo. Pakistan'da mı okudun sen? Efendim? Pakistan'da mı eğitim aldın? Evet, ben o Muhammed oğlunun arkadaşıyım. Tamam. Pakistan'da beraber okulda okuduk. Allah razı olsun. Muhammed'e sadece 500 euro yardımda bulunduk. Daha fazla beklerdik maalesef. Şu an Muhammed de yanımızda. Ama Muhammed bugün, yarın da var Muhammed'in. Yanında Merak bizde etme. yine Pakistan'da birlikte okuyan savaktaşları var bir yerde. Ulanın salam basılığı. Bizden de selam söyleyin. Burada arkadaşlarımız var. Bazıları Bak haberi o yok, zaman ciddi olduğu o için. zaman senin bir görevin var. Bu Pakistan mezunlarına bir ulaşıp bunu duyurman lazım. Her Pakistan İnşallah, mezunundan inşallah. Belki yarın akşam bağlanırlar inşallah. İnşallah. Onlara bir duyur ama önce. Ben de unutmuştum. Başka işlerimiz vardı. Az önce bir hocamız hatırlattı. Allah razı olsun. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. Geç Çok teşekkür ederim. saatlerde aramak zorunda. Hepinize hayırlı geceler. Allah razı olsun. Allah Çok tüm sağ ol. kardeşlerimizin yardımlarını kabul etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar efendim. Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyorlar. Bu arada saat kaç? 10.30 değil mi? Aşağı yukarı. Evet, 10.30. Şu anda 62.491'e vardık. Allah razı olsun. İnşallah böyle bugün 100'ü bulmamız lazım. Hadi bakalım. Evet, yok mu telefon bağlantımız? Kesildi mi telefonlar? Evet, bekliyoruz telefon bağlantıları. Fırsat bulamayıp da aramayan kardeşlerimiz hemen arasınlar. Şu anda canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bu arada boşluk var inşallah. Hemen arasınlar. Canlı telefon bağlantısıyla yardımlarını bize ulaştırsınlar. İnternet üzerinden yardımlarınızı banka aracıyla gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden bize bildirebilirsiniz. Bu şekilde yardımlarınızı dünyanın her tarafından gönderebilirsiniz. Sanırım bazı ülkelerde switch kodu istiyorlar. Onu kardeşlerimiz bildiriyorlar değil mi? Onu bildiriyorsunuz inşallah. O şekilde o kodları yazdıktan sonra rahatlıkla bankamıza gönderebilirsiniz. İsterseniz bir de siz böyle Uygurca tercüme edin. Şu naq meydandan körep turvatkan qarindoshlar hammanglarga Gollandiyadan o'tliq salom. Biz bugün şu Hasanat TV'ninki canlı yayında hazır şu Gollandiyadagi Ma'rif dernekimizga yordam to'plab o'tamiz. Şu televizorga qatilgan qarindoshlarninki qolgan lag'imi WhatsApp orqali yetkazishinglarni umid qilamiz.
Ekranda şu vakfimizdeki banka numara çıkıp duruyordu. Yardımlarımızı şu yerge yollayalayımız. Aziz qarindoshlar, bu akşam ve erta bir fırsat bizga. Çünkü bu yerga elingan ya bir vakıf. Vakıfga qilingan yardım bu sadaqa jariya bo'ladi. Sadaqa jariya deganligimiz inson dunyodan ayrilgandan keyinmi davomli savobi oxirisidan kelib turadigan, oxir uzilmaydigan shunday bir yaxshilik. Shuning uchun bu fursatni g'animat bilaylik qarindoshlar, ham o'zlarimiz qo'limizdan kelishicha yordamimizni qilaylik va boshqa qarindoshlarimizni buni yetkazish orqali bir yaxshilikqa vasila bo'laylik. Chunki bir yaxshilikni qilgan kishimi savob oldu, vesile bo'lgan kishiga o'xshash Cenab-ı Allah savab berdi. Tamam, evet, telefon bağlantımız var. Hayırlı akşamlar efendim, buyurun. Evet. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Buyurun, sizi tanıyalım. Alo, bir daha tekrarlayın efendim. Türkiye'den. Selamünaleyküm. Evet. Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim, sizi dinliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben Abdülrazak Ocaklı. Anlayamay kaldık. Abdülrazak, Abdülrazak karım. Buyursunlar. Ben şu Abdülrazak karım. Hatırladım. İstanbul'dan. Anlavatınız. Ben $100 yardımda bulaydım. Rahmet. Allah razı olsun. Allah hayırlı kabul etsin kardeşim. Çok sağ ol. Abdülrazak, teşekkür ediyoruz. $100. Sağ ol, Allah Türkiye'ye selamlar diyoruz sizin aracılığınızla. Bizden selam. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Evet. Maşallah. Bu aramızda bize hizmette bulunan, çay, kahve, ikramda bulunan. Şapkasını aldım kardeşim. Evet. Evet, Muhammed, şapkasını da bana Ömer verdi. Recep kardeşimiz 1400 euro. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin kardeşlerimiz. Evet, telefonlar bekliyoruz. İnşallah bizleri izleyen izleyicilerimizden telefonlar bekliyoruz, yardımlar bekliyoruz. Böyle kardeşler, monitörde okuyabileceğim isimler var mı? Evet, monitöre yoğunluktan dolayı hazırlayamamışlar ama alttan, yani ekranımızın alt köşesinden kırmızı şeritle bütün isimleri yayınlıyoruz. Bize ulaşan. Olur ya, yardım yapmış olup da isimleri geçmeyen kardeşlerimiz WhatsApp'la ulaşsınlar bize. Evet, WhatsApp'la yazsınlar. Ben yardım ettim ama ismim geçmiyor diye bize hatırlatsınlar. Ve yardımlarını inşallah biz de ekranımızda yayınlayalım. Bu ekranlarımızdan kaybolmayacak. Zaten Hasenet TV'nin arşivinden ve YouTube sayfamızdan istediğiniz vakit kontrol edip izleyebilirsiniz. Yani bu yayınlarımız hiçbiri kaybolmuyor. Hepsi YouTube'dan da izlenebiliyor ve kaydoluyor inşallah. Arkadaşlar, evet. Denhelder'den bir arkadaşımız bana WhatsApp'tan aradı. Kendisi Sivaslı Ömerhan, 100 euro bağışladı. Allah razı olsun. Evet. Ömerhan yazdık herhalde. Ömerhan Sivas'tan 100 euro. Ben beğendim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sivaslı kardeşimizden. Evet, Sivaslardan, Kayserilerden, Karamanlılardan, Konyalılardan değil mi? Burada Nevşehirler, Kırşehirler çok. Onlardan telefon bekliyoruz. Dernek başkanları var. O dernek başkanlarından telefon bekliyoruz. Dernekler adına mutlaka şöyle katılmalarını ve yardımlarını bekliyoruz inşallah. Evet. Bu yayınımız saat 12'ye kadar devam edecek. 12'ye kadar yardımlarınızı lütfen bize bildirin. Bizler de inşallah burada yardımlarınızı sizin inşallah burada yayınlayalım veya da isminizi okuyalım. Canlı telefon bağlantısı arayarak da bilakis kendiniz canlı yayında yardımlarınızı açıklayabilirsiniz. Evet, kardeşler, söz kılışı bağlı. Söz kılışını kalaydık. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şu an miktar 64.151 euro oldu.
64.151. Evet, 64.151 oldu. Evet, bir yardım daha geldi. Oku bakalım. Ahmetcan Karım Ezheri 1370 euro. Allahu Ekber. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Evet, hocam. Çok tebrik ederiz. Ahmetcan kardeşimiz yani yeni o da. Öyle mi? Allah evet, razı olsun. Şurada oturuyor bu arkamızdaki fletlerde. Yeni geldi yani bir sene falan. Maşallah, maşallah. Buna rağmen hoş geldiniz. Yani böyle bir fedakarlık gerçekten. Allah yani razı olsun kardeşim. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah alalım birazdan. Yalnız bir dua yapalım. Duayı ihmal etmeyelim. Evet. Evet, gel bakalım. Bu yeni gelmiş daha. Taze değil mi? Evet. Çiçeği burnunda. Doğu Türkistanlı. Bu şimdi Türkçeyi de çözmüştür. Türkçe de biliyor. Kendisi Bilmiyor hafız. musun? Böyle şapki kayınına bakmayın. Hafız mı? Hafız. Oo, o zaman buna bir Kur'an okutalım mı? Okuda kısa bir Kur'an okur musun? Ondan sonra dua yapalım, tamam mı? Kısa bir Kur'an oku. Şöyle otur buraya. Şapkanı çıkar ama. Şöyle. Şu şapkalar değişelim Bu getir. şapkadan gelsin. Ha. Tamam, Evet. şimdi hafız oldu. Evet, şöyle. Ondan sonra da dua yapalım. Hocam siz dua yapar mısınız? Evet. Siz dua için hocama verin inşallah, tamam mı? Haydi bak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم الفاتحة آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ey Allah, bugün bu programga katılgan qarindoshlarımızın hammasının mallarga berkat ata qilsizlar. Ey Allah, ularga ko'plab bersinlar. Ey Allah, ularninki qilgan bir sadaqasiga 1000 hassilab 700 hassilab bersinlar. Ey Allah, ularni dunyo va oxiratda hidoyat yo'lidan ayirmaslar. Amin. Ey Allah, şu münasebet bilen bütün Şarkı Türkistan halkını bu balaya afetten kurtulduslar. Ve bütün Müslümanlar arasındaki fitne, ihva, kan töküşlerini toktutup besle. Ey Allah. Ey Allah,
bizim vatanimizdeki ve bütün dünyadaki Müslümanlarını her türlü şerden, her türlü kıyınçılıklardan saklasın ey Allah. Ey Allah bizden dünya ve ahirette işlerimizni asan kılsın ey Allah. Ey Allah düşmanımızın kalbine korkunç ata kılsın ey Allah. Düşmanımızın kalbine korkunç ata kılsın ey Allah. Ey Allah bu programını bu şekilde oturup çıkış için sebepçi olan Hasanat TV'ninki hizmetlerine bereket ata kılsın ey Allah. Texmu yaxşı fırsatlarını yaratıp versin ey Allah. Ya Allah bizni bu kıyınçılıklardan kurtuldursun ey Allah. Ya Allah bu kıyınçılıklardan kurtuldurup texmu halkımızga, milletimizga, bütün Müslümanlarga bununla okşaş, bunundan mı yaxşı hizmetlerini kılışkı nisip kılsın ey Allah. Bizni dünya ve ahirette hak yoldan, hidayet yolundan ayırmasın ey Allah. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit akdamana fensurna alel kavmil kafirin. برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Evet, Allah razı olsun kardeşimizden. Allah razı olsun. 1 yıl olmuş geleli. Böyle ekranlar başındaki izleyicilerimiz söyleriz. Kardeşimiz 1 yıl olmuş, hafız olmuş. Demek ki zorluklar insanları daha çok böyle eğitimde daha çok geliştirir hocam, değil mi? Biz bu kadar varlığın içerisinde hafız yetiştirirken o kadar zorlanıyor ki hocam bu konuda sıkıntısını çok çekiyorlar bölgede. Allah razı olsun, hafızlık çalışmaları var. Ama o zorluklar içerisinde kardeşlerimiz hafız oluyorlar. Hem zulüm altında yaşıyorlar hem de hafız oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah onların sayılarını artırsın. Evet, telefonları bekliyoruz değil mi? Telefonlarımız tamam. Evet, şimdi de gelecek inşallah. Bekliyoruz. İnşallah, bekliyoruz. inşallah Gelecek inşallah. Hadi bakalım. Ben Ömer Altay Başkanımıza, Oktay Hocamıza çok teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldunuz. Genelde bu programda baştan sonuna kadar bizim yanımızda oldunuz. Ve öyle güzel ifadelerinizden anlattınız ki yani her bir sözünüz tartsak bir altını daha ağır gelecek. Bizimki şu an Doğu Türkistan'ın derdimizi anlattınız, dertlendiğinizi anlattınız. Her zaman yanımızda olduğunuz sizlerden Allah razı olsun. Diğer bütün yardımıyla bu programımıza katılan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Genelde bu bayan kardeşlerimiz çok beni etkiledi gerçekten. Yani sadece maddi yardım değil, Doğu Türkistan'daki olaylara biz ne yapabiliriz diye geceleri uykularının kaçtığını anlattı. Bu bize çok bunu etkiledi. Biz şu ana kadar yani çok yalnız hissediyorduk kendimizi. Ama bir gün bu büyüklerimizin yanımızda olması, diğer bu kardeşlerimizin hem maddi yardımda olması bizi çok memnun ziyade etti. Bir telefon bağlantısı var, onu anlayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Buyurun. Yalnız bu senin dilinden anlıyor herhalde. Buyuruslar. Buyuruslar. Merhaba. Ha, em gap kısam. Ve aleyküm esselam. Em gap kısam. Ha, Türkçe gap kılamdı mı, Uygurca mı? Uygurca. Uygurca. Esselamu aleyküm, ben Ankara'dan Mirkamil Kaşgar'dan. Ve aleyküm esselam. Mirkamil hacım. TRT Uygurca masasından. Hoş geldin. Rahmet. Allah razı olsun. Bu işemmelerinde hoş diye bir emmimizde bir merkezi medeniyet merkezimiz bulduğum oldu Avrupa'da bu. Ama boz kolumuzdan kelsi çıkırak kısa koltuk. Ben bir hiç olmagandı bir 50 dolar olsun. To'nglimdan chiqarib 50 dollar olsun. Rahmet. Sizning shu yerda turib bizni xotirjamlikları bizga bak shundan Ankara'dan Mirkamil Kaşgarlı. Ankara'dan. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah birine bin versin. Ya, biz teşekkür ederiz sizlere. Allah sizlerden razı olsun. Cümlemizden kardeşim. Duyuyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. Ne demek kardeşim? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ankara'ya selamlar. Rahmet. Ankara'ya 2 türlü selam gönderiyoruz. Sesimizi duyursun Ankara. Evet. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Evet efendim, canlı yayınımız devam ediyor Hasenat TV'den. Yarın da inşallah öğleden sonra saat 13'te çocuklarımız için bir programımız var ama yine de büyüklerimizden, iş adamlarımızdan katılanlar olacak. Akşam 19'da ilahiyatçı yazar, televizyon programcısı Ömer Döngöloğlu hocamız da inşallah akşam yayınımızda bizlerle birlikte olacak. Saat 12'ye kadar yarın da inşallah yayınımız devam edecek. Telefonumuz var. Evet. İnşallah yarın da bütün kardeşlerimizin, bugün gelemeyen kardeşlerimizi hem stüdyomuza, yani şu anda yayın yaptığımız Doğu Türkistan merkezine inşallah burada bekliyoruz. Avrupa Doğu Türkistan merkezine burada bekliyoruz. Yeni yerimizi daha geçemedik. Oraya inşallah yakında taşınılacak inşallah, ve inşaat başlayacak. Pazartesi gün sanırım belediyeye proje sunulacakmış. Başkanımdan aldığım bilgiye göre. Pazartesi günden sonra inşallah proje belediyeye sunulacak ve ondan sonra orada proje onayladıktan sonra bu toplanan yardımlarla proje bu şekilde faaliyete geçecek. İnşallah icra edilecek. Ben şunları da duydum başkanımızdan. Yaklaşık belki olur ya iş adamlarımızdan karşılamak isteyenler olabilir. Konferans kısmı yaklaşık 80 bin euroya iş tarafının tadilatı, oradaki ses sistemi, podyum, sandalye, masa, büyük bir konferans salonu olacak inşallah. Orada Avrupa'daki Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz burada konferanslar yapacaklar, toplantılar yapacaklar. Birlik ve beraberliklerini yansıdan programlar yapacakları bir konferans salonu olacak. Bu konferans salonunun maliyeti 80 bin euro olduğunu ben başkanımızdan duydum. İş adamlarımıza duyurulur. Bunu karşılamak isteyen iş adamlarımız olabilir Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Mescit kısmının maliyeti de yaklaşık 70 bin euroya mal oluyor. Gençlik lokalimizin maliyeti 20 bin euroya mal oluyor. Bayanlar lokali 20 bin euro muydu başkanım? Bayanlar lokali de aynı şekilde 20 bin euroya mal oluyor. 10 bin euroya da bir eğitim için sınıflar mı olacaktı? Evet. 10 bin eurolukta eğitim sınıfları oluşuyor. Böyle ben sadece bir kısmı karşılarım diyen, bizim çünkü Hasenat TV'mizin diğerki yayınlarında oldu. Ben sırf mescit kısmını veya da mescidin tamamı halısını döşemek istiyorum. Ses sistemini döşemek istiyorum. Sandalye ve masasını almak istiyorum diyen kardeşlerimiz oldu. Bunlar bizi arayıp sadece bir bölümü komple üstlenebilirler ve bunu yardım olarak inşallah bu vakfımıza yardımda bulunabilirler diyorum. Telefonumuz yok değil mi hala? O zaman ben telefon gelmesi için Oktay Hocam'a mikrofon vermemiz lazım. Onu demek istiyordum. Evet. Tabii keramet bizde değil. ama Rabbim lütfederse neden olmasın yani. Şimdi biz hüsnü niyetle kardeşlerimizin yardımına talibiz. Doğu Türkistan'ımızın, buradaki kardeşlerimizin bu yeri biraz daha müstesna bir yer olduğu için ben kendi teşkilatlarımızın hayır çalışmalarına istediğimden daha önemli bir şekilde, daha iştiyaklı bir şekilde kardeşlerimizi buraya yardıma davet ediyorum. Yani bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim, bizi izleyen değerli müminler. Bir ağacı dikerken o ağacın tutması için evvela açılan çukura bir su dökülür değil mi? Ondan sonra ağaç, fidan ya da çiçek, saksıya neyse o şekilde yerleştirilir ki o su ile hayat suyu ya da can suyu gibi isimler verilebiliyor. O su ile bir müddet kendisini idare edip hayata tutunabilmesi için bitkinin o suya ihtiyacı var. Şu anda bizim bu çalışmamız dikilen ağacın tutturulması meselesi. Yani ormanda binlerce ağaç var da
efendim bir tane çamda eksik olsa ne olur diyecek bir lüksümüz yok. Bir tane Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yeri oldu Avrupa'da, bir tane bakın. Yani bizim teşkilatımızın 600'ün üzerinde mekanı var elhamdülillah. Diyanet'in belki bunun 3-4 katı. Yani sadece Hollanda'da bizim güney kuzey iki bölgenin 45 mekanı var. Diyanet'in 146-147 bildiğim kadarıyla mekanı var mesela. Ama bu kardeşlerimizin sadece Hollanda'da değil bakın, Avrupa'da bir tane. Dolayısıyla ağaç yeni dikiliyor. Bu ağacın tutması için de hayat suyuna ihtiyaç var. Bu suyu temin edebilmek için biz kardeşlerimize derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada önemli olan, az çok demiyoruz, bu yardım kampanyasına kardeşlerimizin katılmalarını biz özellikle bekliyoruz. Çünkü kendisinin ihtiyacı olduğu halde kardeşini kendisine tercih eden Müslümanlar, İsar sahibi olan Müslümanlar Kur'an'da, sünnette övülüyor, methediliyor. Az önce söylenen o kardeşimiz, yani ben zannetmiyorum onun aylık geliri o kadar yoktur. Ama 1500 euroyu veriyor. Öbür kardeşimiz yine hakeza. O da hafız. Muhammed Ömer hocamız. Ve bizim hafızlık kurumumuzda yeni talebelerimize ders veriyor. Kendisi hafız, hafızlık kursumuzda. Yani memnunuz, iftihar ediyoruz. Bu kardeşlerimiz iyi ki zamanında hafızlığını yapmışlar. Bakın şu anda biz onların ellerinden tutuyoruz. Onların da kafasındaki, gönlündeki bilgiden de biz istifade ediyoruz. Yani parası yok ama hafız. Parası yok ama ilim sahibi. Bu kardeşlerimizin elinden tutmamız, bunların solmaması için, kurumaması için yeşertmemiz lazım. Sayılarını artırmamız lazım. Burada organize olmaları lazım bunların. Organize olabilmek için bu işin başka yolu yok değerli kardeşlerim. Bizi izleyen değerli kardeşlerim. Evvela mekan lazım. Bakın açılışta da söyledik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Her şeyi ona göre örnek alıp yapmamız lazım. Küba'ya geldi, mescit yaptı dendi. Halbuki kalacağı 10 gün, 12 gün. Mescide ne gerek var 12 gün duracak bir yerde? Öyle değil işte. Teşkilatlanması lazım Müslümanların. Mescit Müslümanın hayatında teşkilattır. Meclisi orasıdır. Ordu karargahı orasıdır. Meşveret yeri orasıdır. Hastaların tedavi edildiği yer orasıdır. Garip gurebanın bakıldığı yer orasıdır. Yani asr-ı saadette mescidin fonksiyonuna baktığınız zaman insanların bütün ihtiyaçları mescitten karşılanıyor. Elçiler, sefirler orada karşılanıyor, orada uğurlanıyor. Protokoller orada yapılıyor vesaire. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz bu işe sıfırdan başlıyor. Bu kardeşlerimizin elinden tutup hem teşkilatlanma noktasında bunlara tecrübelerimizi aktarmamız, hem de bu kardeşlerimizin bu mekanının kullanıma geçebilmesi için ellerinden tutmamız lazım. Yer olmadan olmaz. Yani bir yere bir insan geçici olarak bile gitse ne yapıyor? Kampa bile gitse bir çadır kuruyor değil mi? Yani çadır kurmadan ya ben filan yere gideyim de açıkta yatayım demiyor adam. Ormana gidiyor, kamp kuruyor adam. Orada bir çadır inşa ediyor. Güneşin altında otururken bile bir şemsiyeye ihtiyaç duyuyor. Yağmurun altında bir şemsiyeye ihtiyaç var. Yani bu kardeşlerimizin bu yere ihtiyaçları var. Ekmek kadar, su kadar ihtiyaçları var. Onun için biz rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ashabının yolundan gitmek için de mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar da cennet istiyordu, biz de cennet istiyoruz. Yani cennet öyle Behlül Dana'nın Harun Reşid'e dediği gibi atlastan, ipekten yataklar üzerinde zor. İşte cebindeki 100 euronun 50'sini vererek Cenab-ı Hakk'ın rızası nerede bilemeyiz. Az çok biz cenneti kazanmanın, cemalullah'a erişmenin mücadelesi içerisindeyiz. Şu anda biz konuşuyoruz, sizleri hayra teşvik ediyoruz. Biz istiyoruz ki siz sadece dinleyici olmayın. Buradan bu mesajı da vermiş olalım. Sadece paranızı verin demiyoruz.
Allah rızası için tanıdığınız insanlara bu mesajı ulaştırın. Şöyle bir Bismillah deyin, bu gecenin bu saatinde bir daha paylaşın. WhatsApp'lar bir daha birbirlerinizi biraz rahatsız etsin. Gecenin saat bu 10.30'unda 11'inde kim bu? Mesnetsiz, mesveretsiz, meymenetsiz beni niye rahatsız ediyor dediği açtığında bir baksın ki hayra davet ediliyor. Başka bir şey için rahatsız edilmiyor. Ve alsın eline telefonu, sarılsın. Biz illa hatip olsun, illa çatır çatır konuşsun. Arayanlar bu şekilde, ya böyle bir özellik aramıyoruz. Yanımızda olduğunu söylesin, vereceği miktarı söylesin. Allah razı olsun. Biz bunu bekliyoruz. Yoksa yalnızlık Allah'a mahsus. Biz kendimizi yalnız hissetmek istemiyoruz. Daraldığımız, bunaldığımız için bu yardımları yapıyoruz. Onun için kardeşlerimizin asr-ı saadet örneğinde olduğu gibi örneklik göstermelerini, özellikle Avrupa'dakiler, özellikle Hollanda'dakiler, şu anda bu kardeşlerimiz bize göre muhacir, biz onlara göre ensarız. Biz onlardan önce geldik buraya. Bu kardeşlerimizin elinden tutmamız lazım. Dolayısıyla bu ensarlığımızı göstermemiz lazım. Gelen muhacirlere ne yapıyordu? Müslümanlar, oradaki ensar Medineli Müslümanlar evini bölüşüyordu. Varsa develerini bölüşüyordu. Varsa malı mülkü bölüşüyordu. Değil mi? Hurma bahçelerini bölüşüyordu. Her şeyini bölüşüyordu. Cebindeki parayı bölüyordu. Bu kardeşlerimiz illa bunun hepsini verin demiyor. Öyle bir dertleri de yok. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın dediği gibi diyorlar yani. Ne dediydi o? Bana bir ip verin, Medine'nin pazarını da gösterin. Bu kardeşlerimiz bizden bir ip istiyor. Diyor ki bize bir ev lazım, bir mekan lazım, bir mescit lazım. Bu mescidi bize kullanacağımız hale getirin. Başka bir şey istemiyoruz diyor. Başkanım istediğiniz telefon geldi. Allahu Ekber. Bu kadar uzamaması lazımdı ama neyse, keramet geç zuhur etti. Allah razı olsun. Alo. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Buyurun. Elhamdülillah. Siz hocam Ben derken... İstanbul'dan arıyorum. Evet, buyurun. İnşallah yaptığınız her vatanı millete hayırlı olur. Amin. Amin. Benden ufak bir yardım olacak, $100 civarında. Pazartesi günü hesabınıza düşmüş olacak inşallah. Allah razı olsun. İsmini, soy ismini de söyle kardeşim. İsimlerini? Efendim? İsimlerini alsak? Benim ismim Adil Muhacir. Adil Macid. Hı hı. Muhacir. Ha. Adil Muhacir'den 100 euro. Rahmet, Allah razı olsun. Müşahede bizimle unutmay Türkiye Türk katılganlıklarına rahmet. Allah teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Rahmet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah hayırlı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Allah birine bin versin. Teşekkür ediyoruz. Bir tane daha var telefon bağlantısı. Hemen alalım. Alo. Alo, buyurun efendim. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ha. Abi ben Uygurca gap kılay, ben taz yaxşı Mehmet Türkçün. İstanbul'dan tilpa aravatımın. Ben bir 100 euro yardım eteydim. İsimlerini de nima 100 TL. 100 TL, ha maqul. İsimlerini de pesla. Erkin. Erkin, soy isimleri? Vallahi şunu Hacım, Erkin Hacım. Tamam. Erkin Hacım'dan 100 lira. Rahmet, Allah razı olsun. Bu yerda shu bizni xotirlab shay turib xotirlaganliklari bizga bak ma'naviy kuch bo'ladi. Allah razı olsun. Hammalarning ishiga bereket dileyim, Allah razı olsun. Amin. Amin. Rahmet, Allah razı olsun. Allah'a emanet. Oldu. Özürüm, Allah'a emanet olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'dekiler, yani bu yayınımızda Türkiye'den güzel telefonlar alıyoruz. Allah razı olsun. Bir de mesaj varmış. Evet, aç bakalım. Sesli mesaj göndermiş kardeşim. Nimem yoktu, xabarim yoktu esasen. Bunu ko'rib nayt xush bo'ldim. Allah razı olsun. Ama men gap qilishayotgan vaqtimizda bizning uşaq bolalarim biraz paransiz etib, men uni qisqa kechiktirishdim.
unutma deydigan gaplerim şu. U yerdagi shu ishninki 5dan oxirgi kelgishlar qo'ldan kelgan bir xizmatni qilgan, jugu yetimga mangan hamma qarindoshlarimizga, hammanglarga bekçik köptün köp rahmet. Allah rahmet kılsın. Allah dünya ve ahiretliğinlerini hayırlı kıp versin, yaxşı kıp versin. Dünyada ve ahirette cennet ile mükafatlasın. Xasaten mening yanıma deydiganim şu, u yerdagi aqasinglar shunchalar ish qilibsizlar, o'zimizningki qarindoshlarimiz albatta ki buning jugurishga to'g'ri keladi ekan. Ama yerda sizni yolg'iz qo'yma, ashada yaningda turib, desep turib, ashada biz yetim, mazlum millatni yolg'iz qo'ymagan ashadagi turk qarindoshlarimizga bo'libmi shu milliy kurashdan ko'pincha shundan bo'dek turdi va shular va boshqa qaysi jamoat bo'lsin, shu yerga kelgan shu turk qarindoshlarimizning hammasiga ko'pdan ko'p salom. Ularninki shu qilayotgan oliy shu himmatlarga Alloh Janobi Alloh dunyo va oxiratda aziz qilsin. Dünya ve ahiret harkımızın dünyada insanlarını bu insanlarını şu dünyadaki mazlumlarının ki yenil boğan insanlarını inşallah dünya ve ahiret harkımızın daim kılsın inşallah. Ben onlara alaydı bir teşekkürünü, minnettarlığını bildiriş için bir avaz koyuşunu doğru gördüm. Şunu yakıp gittim, yakıp gittim ise karacım. Şun inşallah keyin tekrar yani görüşümüz. Belkim bu gibi azıcık vakti aldırışmakta anlap olanmasın mümkün. Şunda olsun bir salamlaşkım geldi. Biz bu yerde bu işin bek təsirliligini görüp baktık. Çünkü bundan bir 6-7 yıl ilgili 2012'de bizim şehirden bir yasiyeti vargan. Uygurlarga hem mescid hem medres hem nasip olsun için. Bunun değerini cıqta atıp baktık, görüp baktık. Bizninki belki bizninkidek yoğun bulmamız gerek ama müşahede nispeten bizge bir 200 aylık yetkidek bir yerimiz var. Yani aşında bir yani Allah'a şükür elinde 5-6 yıl içinde ters onunla tükettik. Allah'a şükür tükedi. Bunun bek təsirliligini gördük. Adetlik bir tal ahlatını elişme asanı toxtamaydı cemiyetin içine. Üyünün içine hemimiz yüzümüzden kılalayımız ama cemaatin kılmak ters. Aşınçılar gayret kılıp şunçılar işini kıpsıla Allah bekçik ecri veriyoruz. Allah razı olsun. Evet. Hocam duydunuz yani Uygurca olsa da çok kelimeleri. Evet. Yalnız ekrana doğru söyle de tamam. hocalarımız zaten. Şimdi hocalarımıza teşekkür etmiş de onu Allah razı olsun. Şey yaptım da. Devam et. Arkadaşımızın böyle çok güzel konuşmaları ama bunu biraz evet, Kanada'dan arıyor. Evet. Kanada'da bir cemiyet kurduklarını anlattı. Evet, değil mi? Yani, anlıyorum onu değil mi? Anlattı. Onun yanında işte bu Doğu Türkistanlı arkadaşlarını yanında olduğu için cemiyet, dernek başkanları, büyüklerimize çok minnetini bildirdi, dua etti sizlerin hakkınızda. Cenab-ı Allah diyoruz yani kimnin duası, kimnin işte parası. Belki onların duası her şeyin üzerinden gelir. Onlar çok memnun olduğunu, bizleri yanımızda olduğunuzu, memnuniyetini izah etmiş. Teşekkür ediyor hepimize. Evet, teşekkür etti. Evet, orada Allah razı olsun Kanada'dan kardeşimiz aynı şekilde aynı duyguları ve aynı cemiyet çalışmalarını yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Amin. Rabbim onlara da yardımcı olsun. Evet, telefonlar bekliyoruz. Yine telefonla bizleri arayabilirsiniz. Yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve Facebook sayfamız ve YouTube sayfamızı da şimdi insanlar biliyorum saat 11'den sonra Hollanda'da biraz daha sosyal medya aslında ellerine alıyorlar. Telefonlar biraz daha ellere geçiyor ve burada sosyal medyada dolaşmaya başlıyor. Şimdi aslında biraz daha bunun tanıtımını yaparsak daha çok insana ulaşabiliriz ve daha çok yardım gelebilir diye düşünüyorum. Ama bizleri izleyen kardeşlerimizden lütfen bizi izlerken yardım yaptıysanız teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yardım yapmadıysanız gücünüz nispetince bize yardım edin. Allah rızası için 10 lira olabilir, 5 lira olabilir. Ne olursa gönlünüzden kopan hemen banka numarasını görüyorsunuz zaten. Herkes artık internet bankası kullanıyor. Bu banka aracılığıyla bizlere yardımlarınızı Avrupa'dan, Türkiye'den gönderebilirsiniz diyoruz. Evet, qarindoshlar, shu naq maydondan ko'rib turgan qarindoshlar qo'limizdan kelgan yordamni ayamay qilib olayli. Bu bir fursat. Uningdan keyin o'zimizdan boshqa yana atrofimizga qarindoshlarga yayayli. Bugun 12 kechilik davom qiladi.
Ete saat 1'den yana 11'gachilik. Saat 1'de küçük balaga program kılındı. Ondan keyin saat 7'de hatalaşmasam. Türkiye'den Ömer Döngüloğlu hocamız Türkiye'den canlı yayınga katılıp faaliyet canlı yayınga katıldı. Yana saat 11'gachilik devam kıldı. Şunun için keng yayaylı bu bir fırsat kolumuzdan kelişçe bir yaxshilikqa vesile bo'lsakmi shu yaxshilikni qilgandek savobga erishamiz. Bu Yevropada tunji bir ya bo'lish sifati bilan shu Yevropadagi qarindoshlarninki xizmat qildigan vatanimiz va millatimizningki davosini qildigan muhim bir o'rin qo'limizdan kelishcha kuchayli qarindoshlar. İnşallah bu bir başlangıç. Bundan keyin qolgan boshqa davlatlardami buningki cho'qim o'xshashi bo'linadi bir boshlangandan keyin. Bizlarmi inşallah qo'limizdan kelishicha yana boshqa yerdagi bo'lgan ishlarga yordamimizni uzatamiz qo'llarimizni. Hozirgachilik yordamda bo'lgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda la yunqasul malu minas sadaqa aw kama qal. Mal sadaqa berish bilan azalmaydi deydi. Bu naiti Peygamberimizdeki bütün sözleri hikmetlik. Malninki gerçi sani azalganda görüngen bilen onun bereketini Allah Teala ne çıkat ziyade kıp berdi. Şunun için bu bir fırsatını ganimet bileyle karındaşlar. Bir telefonumuz daha varmış, alalım. Alo. Alo. Evet. Şu anda yine bir canlı yayın için kardeşimiz. Evet. İdris Hocam öyle mi? Biraz önce aramıştı. Kuzey Hollanda bölgemizin eğitim başkanı İdris Hocam. Sanırım boşluğu buldu, bir daha aradı. Buyur hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ömer Bey. Allah razı olsun. Tekrar bölge başkanıma ve tüm hazırına selam ediyorum. Aleykümselam hocam. Canlı yayından dolayı bizim şubelerimiz kendi aralarında da bir harekete geçtiler. Allah razı olsun. Ayasofya, Amsterdam Ayasofya şubemizin yetişkinler eğitim kursu içerisinde kendi aralarında hemen hızlıca bir para toplama işine kampanya olarak başladılar. Allah Ve razı şu anda olsun. bana bildirdiklerine göre sağ olsun Ayasofya şubemiz hızlı bir şekilde bir 500 euroyu bir araya Allah razı getirmiş. olsun. Size onu bildirmek istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz İdris Hocam. Allah razı olsun. Bizler teşkilat olarak sizleri her zaman kucaklıyoruz. Her zaman da sizin derdinize dertleniyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok sağ ol. Onun zaten yayınımızın başından itibaren bunun farkındayız. Allah razı olsun. Teşkilatların birçoğundan aradılar. Allah razı olsun. İnşallah diğer teşkilatlarımız da bu yayınlarımızı izleyip bizleri ararlar ve yardımlarını bizlere ulaştırırlar diye düşünüyoruz. Evet. Oldu Şube hocam. mensuplarımıza teşekkür ediyorum canlı yayından da. Şu anda Allah razı onlar olsun. da izliyor muhtemelen. Sağ olun hocam. Allah razı Teşkilatım olsun. adına teşekkür ediyorum. Allah Devamını razı- bekliyoruz tabii ki diğer İnşallah. şubeler. Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet, herhalde vardır. Hocam var mı? Yönetmen diyor ki İdris hocamın bir mesajı var mı seyircilere diye. Mesajım sadece daha duyarlı davranmaları. Bir geçenlerde anımı anlatayım. Oktay hocam bilir. Geçenlerde arabam arızalandı. Soğukta dışarıda durmak zorunda kalınca mazlum mağdurlarla bir empati yapma fırsatım oldu. Yarım saat 45 dakika arasında ama o bana böyle 2,5 sene gibi bir uzun geçti. Evet, Allah razı olsun. Dolayısıyla insanın başına gelince daha iyi anlıyor. O bakımdan arkadaşlarımız, bizim insanımız şu anda sıcak yuvasında oturuyorlar, evlerinde, sıcak mescitlerinde oturuyorlar ama dolayısıyla böylesi bir durumlarda daha duyarlı olup mescitlerin bizleri ne hale getirdiğini, bu mescitlerimiz olmasaydı biz acaba şu anda nerelerde olabilirdik? Yani nerelerde vakit geçiriyor olabilirdik diye de düşünüyorum. Allah'a hamd ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet.
İdris hocamın söylediği gibi sosyal medya böyle klavye mücahitleri var. Bol bol Doğu Türkistan paylaşırlar vesaire yaparlar. Ama o paylaşanlardan böyle telefonda bekliyoruz. Yani boşu boşuna klavye mücahitliği yapmasınlar. Böyle yardımlarını bekliyoruz. Burada bir fırsat var, bir platform var. Doğu Türkistan için ne yapabilirim diyenler vardı. İşte böyle bir platform. Doğu Türkistan için yapacağınız çok güzel bir yer. Yani bu Hollanda'daki Doğu Türkistanlara yapmış olduğu hizmetler Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanların sesini duyurmak için de faaliyet gösterecek olan bir merkez burası. Sadece Hollanda'daki, Avrupa'daki Doğu Türkistanlar için değil, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde teşkilatlanmaya çalışan Doğu Türkistanlarının ilk defa bir kendilerinin satın aldığı bir yer olacak, bir merkez haline gelecek inşallah. Buradan da Adalet Merkezi'nin yakınında olan bir yerde, bir şehirde inşallah dünyaya sesimizi daha iyi duyuracağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ve böyle Doğu Türkistan için hassas olan kardeşlerimizden telefon bekliyoruz. Yardımlarını bekliyoruz efendim. Evet. Yok mu telefon? Teşekkür ettik. Allah razı olsun İdris hocama. Bir de Ömer hocama verelim. Bir keramette o göstersin. Bir notumuz daha var. Evet. Arada bir WhatsApp mesajları geliyor. Belirli miktarları söylüyorlar. Biz bunu iletiyoruz. Hazır önüme gelmişken bir kardeşimiz Ufuk Eğirgen hesap numarasına, banka hesap numarasına Ufuk Eğirgen kardeşimiz 100 euro bağışta bulunmuşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, böyle WhatsApp aracılığıyla da yardımlarını gösteriyorlar. Evet Ömer hocam, bir keramette senden bekliyoruz. Hadi bakalım. Estağfurullah. Teşekkür ederim Ömer Bey kardeşim. Oktay Başkan da bir şeyler anlattı. İçi doluydu. Ben bazen diyorum ki haddimi aşmayarak ya iyi bir hatip olacaksınız veyahut da iyi bir dinleyici. Ben bu sadaka-i cariye içerisinde fissebilillah davasında yarış içerisinde olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah Teala Ali İmran suresinin 92. ayetinde de şunu emrediyor, söylüyor. Siz sevdiklerinizle fedakarlık edip harcama yapmazsanız iyiliğe de ulaşamazsınız diye emrediyor. Biz bu konuda yarış içerisinde olacağız. Muhakkak ki mükemmel geçiyor, yakşı geçiyor. Şimdi Uygurca'da neredeyse %40 herhalde anlıyoruz. En çok da hoşuma giden taraf karındaşlık diyorsunuz ya. Ey kurban olduklarım size. Yani biz Anadolu'dan gelmeyiz. Benim soyadım da üzerinde zaten Altay. Ta nerelerden geliyoruz. Sizin gibi karındaşlara kurban olayım ben de sizlere. İyi ki varsınız. Allah şu konjonktür olarak şu durumlardan sizleri bir an kurtarsın Rabbim. Duamız hep sizler için. Mücadelemiz sizler için. Ben birazdan ayrılacağım. Burada huzurlarınızda tekrar Hasene TV'ye, ekibine, teknik ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Burada Oktay Başkanımız, diğer değerli Hazirun, hepinize saygılarımı ifade ediyorum. Allah razı olsun. Bu dayanışma sadece bir iki günlük değil. Bu dava bitene kadar, bu dava özellikle de Allah'tan ve kitaptan yoksun olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ne diyelim yani, o zulüm bitene kadar kardeşlerim üzerinde bu dava devam edecek. Burada bir çağrım daha olsun bir federasyon başkanı olarak da. Burada senci, bence, Ahmetçi, Mehmetçi yok. Bu dava için gerekirse zaten bunun ön koşullarını milli görüş yaptı. Bunu da tebrik etmek istiyorum. Avrupa genelinde manifestolar gerçekleştirdi. Yürüyüşler gerçekleştirdi. Biz de diyorum ki Avrupa'da tabii ki maddi manevi desteğimiz esirgeniz geleceğiz sizlerden. Yoksun olmayacaksınız. Ben de diyorum ki bütün aklı başında olan köklü STK'lar hiç ben birinciyim, ikinciyim, üçüncüyüm, büyüklük, kibirlik yok. Beraber 471 bin tane Hollanda'da Müslüman Türk var. Eğer biz bunun %10'unu gerçekleştirip bir manifesto yapamıyorsak ben çok üzülürüm. Onun için diyorum ki inşallah kısa zamanda bunu gerçekleştirelim. Hasbel kader. Belki sesimiz duyulabilir. Çünkü Allah Teala bize kutsal dini, İslam dinini en güzel şekilde sevdiklerine vermiş. Ben öyle görüyorum. Yaradan Rabbimdir.
Bu vicdan bizde oldukça, Kur'an-ı Kerim'de de ayetler vardır. Haddim gelir sizlerin yanında. Göze göz, dişe diş, kassas. Burada aslında biz yapamıyoruz onların yaptığı kötülüğü. Çünkü vicdan el vermiyor. Bir can öldürmek, dünyayı öldürmektir. Bir can kurtarmak, dünyayı kurtarmaktır. Onun için sizlere tekrar hürmetlerimi iletiyorum. Maşallah 70'e dayandı. Allah nasip ederse yarınki programınıza da ulaşmaya çalışacağım. Programınız inanıyorum ki daha çok neşeli, daha çok şenlikli geçecek. Artı bunun üzerinde de Ömer Döngeloğlu hocamız da katılacakmış. Bu canlı yayında ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle borcumuzu mükemmel bir şekilde kapatacaksınız. Ömer Bey kardeşim de bu kompleksin, bu akomodansi dediğimiz bu binanın anladığım kadarıyla bir multifonksiyonel olan bir alan haline gelecek. Bu da yine Oktay hocamız da söyledi, ifade etti. Avrupa'da bir ilki yapacaksınız. Onun için de burada Sayın Abdurrahman Abdullah kardeşimi, bu girişimleri, ekibini, yönetim kurulunu canla başla kutluyorum, teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Allah razı olsun hepinizden. İyi akşamlar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet. Ömer Başkanımızdan Allah razı olsun. Şimdi başkanım bu abimizi sen böyle çağırdın ama bir... gelir inşallah. Allah razı olsun. Müsaade Allah'tan. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Ömer Başkanımız. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz kıymetli başkanımıza. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah. Ve aleyküm selam Sevim kardeşinize. Size selam söyleyeyim. Evet, Allah razı olsun. Şimdi başkanımız bu kardeşimizi çağırdı. Niye çağırdı bakalım bir tanıyalım. Türkçe var mı? Var. O zaman mikrofon senin. Buyur. Teşekkürler. Özlerini bir tanıştırıp an başlasın. Benim adım Ötkür. Burada Mağarip Cemiyeti'nin azası yönetimden. Şimdilik de buraya gelgen bu organize yapan Ezine TV'ye Allah razı olsun. Teşekkürler herkese kırındaşlarga. Hem de bu bir yerge gelgen herkes milletlerge Allah razı olsun. Burada toplanmada özüneki müşketılgan hem yardım kılgan herkes kırındaşlarga Allah razı olsun diyelim. Biz de kardeşimiz Allah razı olsun. Bu vakfın evet. Az önce yanınızda konuşan kardeşim. Evet. Kanavey restoranların da sahibiymiş. Öyle mi? Biraz önce yardım. Evet, yardımlar yapan. Ama Allah ondan razı olsun. 1000 euro da yardımda bulunmuş zaten. Allah razı olsun. Kardeşimiz sağ olsun. Yardımda da bulunmuş kardeşimiz. Hem de bu vakfın yönetim kurulunda yönetici. Allah razı olsun. Allah bol bereket versin. İnşallah bol kazançlar nasip etsin. Evet efendim, telefonlar bekliyoruz. Sevgili izleyicilerimizden, bizleri dünyanın neresinde izleyen olursa ona ses veriyoruz. Diyoruz ki bizi arayın lütfen. Telefonla arayın. Aramazsanız bize yardımda bulunun. İnşallah banka aracılığıyla bize banka aracılığıyla yardımlarınızı yapıp WhatsApp'la da bildirebilirsiniz. Biz de hemen inşallah canlı yayında yayınlarız. Orada bir yardım kutusu geldi. Evet, bu kutunu bir kardeşimiz isimsiz evinde doldurmuş. İsim söylemedin, bunu getirmiş. Bugün, Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin kardeşimizin. Dolu yani bayağı ağır. Evet. Evet, onu yaygınlaştırmak lazım. Evet, her eve. Abdurrahman Başkanım, seni şöyle bir ayağa alalım. Sen bayağı oturdun, dinlendin. Evet, şimdi
Oktay Başkanım da söylediği gibi tabii bu vakıf faaliyeti geçtikten sonra da paraya ihtiyaç olacak. Bu para hep ihtiyaç olacak. Çünkü faaliyetler arttıkça çocuklar artacak, eğitim yaptığınız çocuklar artacak, gelip giden fazlalayacak ve masrafları artacak ve giderleri olacak. Oktay Hocam dediği gibi böyle yardım sadaka kutuları ve üyeler inşallah üyelerin de artması lazım. Şimdi Avrupa'da zaten çok az olan Doğu Türkistan dernekleri, şimdi Hollanda'da bir tane var. Hollanda'da bulunan bütün Doğu Türkistanlı kardeşlerim bu cemiyete üye olması lazım öncelikle, değil mi? Bir 10 lira da olsun. Bugün duymayanlar da duydu inşallah. Bizim sanırım vakfın bir tane formülü gördüm ben girişte. Onu bir anlatır mısınız? Evet. Veya da internet üzerinden üye olabiliyorlar mı? Onu da bir anlatırsanız. Tekrar Esselamu Aleyküm. Hürmetlik aziz qarindoshlar, dünyanın her qaysi yerdagi do'stlar va bo'libmi Gollandiyadagi qarindoshlar, sizlarga ko'p rahmat, hammanglarga rahmat. Chunki bu yerga hozir kiryapsizlar hammanglar, mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, ishlarimizda, hamma ishda Muşu Avrupa Şarkı Türkistan Mağab Cemiyeti yardımda bulup, yanalda bulup, meyle vatanda ülep ketken tukununlu olsun, meyle bir yerde bir tuğulgan ballarınlı olsun, meyle toy küllerinli olsun, meyle nikahlarınlı olsun, meyle kanda bir ihtiyacınlı olsa, hazır kadar 13 yılına yakın sizin yanalda kilitvatıdı bu cemiyet. Hem de bu cemiyet sizler bilisizler, Aşı 2009'dan tatip qarindoshlar 10 eurodan a'zo bo'lib bir 170-150 kadar qarindoshlar a'zo bo'lib destek oldinglar, yardım qildinglar. Yardımınla bilan kiralarni to'ldik. Ba'zan ders o'tgan Uyg'urcha va Qur'oni Karim o'rgatgan muallimlarimizningki yo'l pulisini şunudan to'ldik. Ondan başka mishadi mayli idare heyeti olsun, mayli başka qarindoshlarimiz olsun, hiç qanday bir qarshiliksiz hazır kadar ep keldimdi. Bu sizninki 10 euroni kesmey davamlaştırganlığınınki paydası. Eğer qarindoshlarning hammasi mush Gollandiyadagi masalan ba'zanda 3,5 ming nüfus var deymiz, ba'zanda 3 ming deymiz. Şu qarindoshlar adam beshiga 1 euro bir ayda, her kunda demayman, 1 euro bersanglar, 1 euro bersanglar, mushu xizmat qanchalik yana davomlashadi, qanchalik kuchaya. Qarindoshlarning hech qanday hozir qadar birsini olmay aşında işlep, aşında keç gündüz bir nima qilmoqchi bo'lsak, bir yig'in açmoqchi olsak, saat 6'da, Başkanım, saat burada 6'da. bir nokta koysak da bir telefon alsak olur mu? Olur. Tamam. Alo. Evet, telefon geldi mi kaçırmayalım. Buradan devam ederiz inşallah. Alo. Efendim. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz İyi yayınımıza. akşamlar. Ben Erzen'den arıyorum. Annem de hastaydım. Annemden arıyorsunuz. İsminizi alabilir miyiz? Bir daha isim. Erzen'den arıyorum, evet. Böyle bir program yayınladığınız için takdir ediyorum sizi. Bağışta bulunmak istiyorum. Biraz duyarlı olalım diye. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ olun. İsminizi bir alabilir miyim? Evet. Memduha Memduha Ataydın Yavuz. Ataylı. Ataydın Ataylı Apaydın. Yavuz. Apaydın Yavuz. Evet. Evet. Buyurun efendim. Ne kadar yardımda 250, bulunacaksın? 250 euro. 250 euro. Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul Evet. etsin. İnşallah güle güle kullanırlar. Allah razı olsun. Yerine varır. Sizlerden de İnşallah. Allah razı olsun. Böyle Zaten bir efendim imkan yatırdığınız sunduğunuz banka için teşekkür numarası ederim. bu Doğu Türkistan Vakfın Bankası direktman ulaşacak. Hiç merak etmeyin.
Allah razı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Evet, hayırlı günler. Buyurun. Devam edeyim. Evet, noktayı koymuştuk oradan. Şimdi hem de Evet, Memduha Apaydın hanımefendi biraz önce 250 euro Arnhem'den yardım etti. Allah razı olsun. Teknik masaya duyurduk başkanım. Evet. Onlar yazdılar. Devam et. Siz hazır kırındaşlar bu yani aldık hem de. Sizin ağamdan keyin teximi bizning vazifamiz ig'ir bo'ldi. Mesela hazır Den Haag'da, Sliedrecht'ta, Delft'te, Helmond'da, yakında Beverwijk'te nerede 15 bala toplansa üyege bir sınıf açtık. Hem onun haberini var. Teximi bu kuşluk hizmet kılışını oylaşıvatımız. Hem onun bu işten haberini var. Onun için biz hazır muşu 20 yolda muşunda kattık turvatımız. Hem bir adam 1 eurodan ayda 1 eurodan berse yukarı degandekidek bu iş teximi hazır qanchalik kuchlik mangan bo'lsa teximi kuchiydi, teximi xizmat yaxshi bo'ldi. Shuning uchun hammanglardan tuvanchilik bilan sizdan bir talabimiz, orzuyimiz sizlar mushu setib olgan markazimizga yerimizga cho'qim bir qatimliq sahip chiqib bir qatimliq yordamingni aymanglar. Mush qatim biz putirib olayli. Agar mushunda putiranmay mushunda qolib qolsak texmi umidsizlanib ba'zan boshqa yerdagi boshqa davlatdagi boshqa Yevropaning boshqa yerlaridagi ya olmoqchi bo'lgan qarindoshlar shundan umidsizlanib chekinib qoladi, qilolmas ya bu ters ishgan buni qilmayli deb qoldi. Buningga sababchi bo'lib qolamiz. Onun için biz şu Gollandiyadagi qarindoshlarning hammasi biz cho'qim kuchli bir şekilde bir halda biz ching turishimiz kerak. Sizlar g'ayrat qilib, bugun bu videoni anglayotgan bo'lsanglar, hemen hozir telefonlarda uchuq telefon qilib, o'zingizning ko'nglingizni bildiringlar. Agar bu hozir bo'lmagan bo'lsanglar, erta soat 1 dan boshlab daha kechkichilik bizning bu kompaniyamiz davomlashadi. Onunla az olsun, cık olsun sizler hemdemde bulunlar. Allah hemden razı olsun. Allah senden de razı olsun başkanım. Rabbim inşallah yardımlarınızı bereketli kılsın. İnşallah bir an evvel bu merkezimizi açmayı bize nasip etsin diyor. İnşallah açıldıktan sonra daha hareketlilik olur. Aynen. Ve yardımlar daha çok gelir. Üyelerimiz artar inşallah. Tabii ki Doğu Türkistanlı kökenli vatandaşlarımızdan değil, burada 400 bin Türk kökenli, Türkiye'li kökenli Türkler var, kardeşlerimiz var, soydaşlarımız var. Onlardan da asıl yardımı bekliyoruz. Onlardan şöyle 10 lira, 20 lira gelse bu iş hallolacak ama inşallah sesimiz bugünden başladık. Bizim yayınlarımızın ikinci gün biraz daha etkisi daha artıyor. Çünkü bugün duymamış olabilir, yarın onu duyuyor. İnşallah yarın bu sesimiz daha çok duyulacak ve bu sesimize Hollanda ses verecek ve inşallah bu yardımları toplayacağız. İnşallah. Ben onu umut ediyorum. Şöyle 70 bine az kaldı. Saat 12'ye kadar inşallah 70 bini tamamlayacağız. Bir telefon mu var? Bir telefon var, alalım. Teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Tamam, birazdan söyleyelim. Türkçe birazdan. Alo. Alo, iyi akşamlar. Ben Memduha Apaydın. Ben az önce aramıştım da. Allah razı olsun. Şehir olarak aynen dediniz ama biz Havzen'de oturuyoruz. Oktay Hoca'nın tanıdığıyız biz. Evet, Havzen. Pardon, özür dilerim. Tamam. Havzen. Evet. Havzen'den evet. Buyurun. Efendim, tamam. Anladık. Havzen'de oturuyorsunuz. Evet. Annem değil. Şimdi parayı yatırdım. İnşallah hemen geçiyordur oraya yani. Allah razı olsun. Hemen gelmiş, hemen tamam. Gördük biz. Teşekkür ederiz. Tamam, o zaman onu bir düzeltirseniz memnun olurum. Allah yani. razı olsun. Havzenliyiz de annemli değiliz. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Amin. Size de iyi akşamlar. Tamam. Gelmiş. Evet. Tamam.
Evet, Ali Tezcan yine Hausen'den, Ali Halıcı'nın damadından Ali Tezcan'dan 50 euro. Evet. Evet, 50 euro başkanımızın WhatsApp'ına gelmiş arkadaşlar. Ali Tezcan'dan 50 euro. Hausen'den yine bir yardım geldi. Onu yazalım inşallah. Evet. Evet. Ayşe Apaydın hanımefendi bankamıza Allah razı olsun. 185 euro yatırmış. Allah razı olsun. Bekliyoruz efendim. Yardımlarınızı bankamıza gelmesini bekliyoruz. Evet. Allah razı olsun. Yardımlarınızı hemen banka aracılığıyla bizlere gönderebilirsiniz. Zaten biz anında görüyoruz ve anında yayınımıza isminizi yazıyoruz inşallah. Aşağıdaki yayınımızın kırmızı şeritte isminiz mutlaka hemen geçer. Zaten baştan itibaren bu yayına yapan bütün kardeşlerimizin isimlerini orada geçiriyoruz. Yani yayın öncesi yardım edenleri de. Evet. Qarindoshlar, degandek yordam qilganlarninki ismi mushu ekranda ostida chiqib turadi. Shuning uchun yordam qilganlar hozirgacha ismi yozib chiqdi. Agar chiqmay qolgan bo'lsa, bizga bildirsanglar, o'sha yerda uni listaga olib kirgizamiz. Degandek bugun vaqtimiz hozir yana yarim soat vaqtimiz qoldi. Hozirga qadar to'plangan pul 68.122 euro pul to'planibdi. İnşallah onu 70 bine vardırmamız lazım. Yardım qilgan bütün qarindoshlardan Allah razı olsun. Allah yana hozir miqdor qo'shildi. 68.472 euro bo'libdi hozirgachilik bo'lgan. Evet. Dakika İnşallah değişiyor. Yardımlar geliyor inşallah. Bu Sanat TV'ninki bu gayretiga. Evet, bir sesli mesajımız Teşekkür ederiz. varmış. Onu izleyelim, Mesaj bir dinleyelim anlayın. pardon. Dinleyeceğiz. Bir sesli Doğu mesaj da. Türkistan'ın, Uygur vatanının, Kaşgarlı Mahmud'un memleketinin gök bayrağı, bizim Anadolu'muzun, Türkiye'mizin al bayrağı gibi nazlı ve güzel. Bütün konuklarımıza, bütün dinleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bu yapmış olduğunuz yardım programında inşallah sizler için gerekli olan miktarın toplanıp yapacağınız cemiyetinizin en kısa zamanda faaliyete geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Dilerim inşallah en kısa zamanda muvaffak olursunuz. Sade bir Müslüman olarak, sade bir vatandaş olarak buradan yapacağım çağrı, diğer Anadolu Türk derneklerinin, cami derneklerinin sizin programınıza da katkıda bulunmaları. Yarın daha fazla size destek vermeleridir. İnşallah bunda muvaffak oluruz. Ben bütün konuklarınıza hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Ne güzel bir mesaj. Allah razı olsun. Güzel mesaj göndermiş. Evet, normal hep yazılı mesaj gönderiyorlardı. Bu yayında bir de sesli mesajlar gelmeye başladı. İyi. Yeni bir adet daha başladı Hasenat TV'de. Sesli mesajlar da geliyor. Allah razı olsun kardeşlerimiz. Dua niyetinde böyle düşüncelerini anlatıyorlar bize, gönderiyorlar. Allah razı olsun. Ve böylece bizim en azından dinlendiğimizin, izlendiğimizin farkındayız. Bunun da bereketinin inşallah yarın daha çok olacağına ben inanıyorum. İnşallah. Evet, inşallah. Allah'tan ümidimiz o. 100 euro da yardımda bulunmuş. Allah razı olsun kardeşimizden. Allah razı olsun. Hem mesaj göndermiş hem de 100 euro da göndermiş. Allah razı olsun. Evet, bazen böyle kardeşimiz konuştu ama yardım etmediği gibi anlaşılmasın. Yardım da ediyorlar. Sadece bazılar nezaket olsun diye böyle rakamları da söylemiyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Biz biliyoruz onlar bu düşüncede olan kardeşimiz mutlaka
gücü nispetinde yardım ettiğini de biliyoruz. Allah razı olsun kardeşimizden. Evet. Son dakikalara geliyoruz. Yarım saatimiz kaldı ve yarım saatimizde en azından 70 bine varmamız lazım. Şu an 68 Şimdi bin, 700. hocam bizim bir adetimiz var. Hasenat TV'nin. Bu 60 bine, bu 70 bini hedefledik mi onu mutlaka buldurmamız lazım. Ne yapacağız? Vallahi geriye kalanlarla paylaşacağız, bunu tamamlayacağız yani. Yoksa eve gitmek yok. Paylaşırız hocam. He. Telefonu bekleyeceğiz bir son 15-20 dakika sonra. Artı son 10 dakikada üstünü tamamlayacağız yani. Bir şapka daha satarız. Aldığımız şapkaları bir daha satarız. Evet. Yani ama 70 bine vardırmamız lazım. Düzlememiz lazım bunu. O rakam bize yakışmaz inşallah. 70 bine tamamlayalım değil mi? Adı belli olsun. İnşallah. Evet. Bekliyoruz efendim. Telefon bekliyoruz. Böyle canlı yayınımıza katılın. Bizlere moral verin. Ve böyle gecenin yarısında böyle daha hocam herhalde bu gecede yapılan yardımlar daha çok değil mi? Bereketli oluyor. Ve de daha çok böyle Allah katında daha makbul şeyler herhalde ibadetler. Ben sana mikrofonu vereyim. Ömer Bey, isterseniz sıfırdan herkes WhatsApp gruplarında bizim Facebook adresimizdeki linki şöyle sıfırdan bir daha paylaşsın. Millete bir taze kan gitsin. Haydi bismillah. Sıfırdan bir daha paylaşalım hep birlikte. Evet. Tabii tekrar dediği gibi linkleri paylaşmakta fayda var. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? İğneyle kuyu kazıyoruz. Abdülvahap hocam. Evet. Şu anda biz iğneyle kuyu kazıyoruz. Oturmuşuz gecenin bu saatinde burada. Ne yapıyoruz? Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii işimiz çok kolay değil ama biz Allah'a dayanarak bu yola çıktık. Ne diyor? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Maşallah. Dolayısıyla biz Allah'a dayanarak bu yola baş koyduk, çıktık. Cenab-ı Hak dünyanın hiçbir yerinde mescit için işe başlayıp da yarım bıraktırdığı bir bina, bir inşaat yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu iş bitecek. Ha biz ne istiyoruz? Hizmete bir an evvel başlayalım. Bizim derdimiz, çabamız bu. Çünkü mevcut şu binaya biz 2000 euro artı diğer gaz elektrik masrafları da var. Kira ödüyoruz. Ya bu parayı biz burada bir ay kaldık 2000 euro. 2 ay kaldık 4000 euro. 10 ay kaldığın zaman 20.000 euro buraya gidiyor. Biz 10 ay orayı hazırlayamaz da veya bir yıl burada kalacak olursak 24-25 bin diğer masraflarıyla 30.000 euroyu sırf buraya gömmüş olacağız. Evet, Dolayısıyla bir an evvel bitirir de oraya geçersek biz o parayla daha başka hizmetler yapabilmemiz lazım. Bizim bütün kardeşlerimize hizmet noktasında sınıflarımız güzel olması lazım. Akıllı tahtalar kullanmamız lazım. Hocam gerçekten bereket sizdemiş hocam. Hadi al bakalım. Evet bir canlı bağlantı var. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleykümselam. Barlık yerindaşlar salam bolsun. Aleykümselam. Ben program başlanğandan tartıp hazırlıkta televizyonun aldı kesmey körüp atma. Şunçalik bir täsirlendim, başka yerindaşlarım täsirlendi dep oylayman. Aldı bilen bu Hasenat TV'ye köpten köp rahmet etme, bizge muşundaq şaraitlarni yaratıp, yani Uygurlarga şunçalik yardam qalagy üçin. Yani birisi şu dernekning başlygyga, şu barlyk hizmet hadymlaryga rahmet etme. Sizler köp dep atatdyňlar, Allah köp ejirlaryny bersin. Men Eindhoven'daki Amine Rabkat ailesinden, ismim Amine. Ätlikке ailemiz bilen barmyz. Lekin hazır sizlerge bir aylık rıgıbıtыңlar gırabat ata kılıç için pulnumu soğumsun dep koyay dep oyladım. Rahmet. Özümüzden ailesiga vakaltan 100 euro. Türkiye'deki Hüseyin Mahmut isimlik bir okuguchi dostumuz var. Okuguchi bolsunmu, lekin yeni yardım qiladi o dostumuzga 100 euro. Anandan keyin ismini aşkarlaşını kalmagan yani bir dostumuz var. O 305 euro şu toplam 505 euro etlikken Ahmet'den atırıp bermem. Rahmet. Allah razı olsun. Mana biz şu ümitini tuğantık hazır biraz telefon azayıp kaldı dep tazı vaqtida telefon kıldınız. Allah razı olsun. Amine hanım Eindhoven'dan yüzü ailesi bilen 100 euro etkenmekçi. Toplam tunuşları Türkiye'den bir toplam hepsi 505 euro.
Rahmet, Allah razı olsun. Ailenize bereket versin. Rahmet. Şəhərmanların Allah razı olsun. Şunçik hayacanlandık. Bizim şunda bir ittifaqlıq, his duyğusunu berdinglar. Allah hammalarga rahmet atsın. Amin, amin, amin. Sizin de ailengizge Allah bereket versin. Yaxşı. Maqul, Allah'a emanet edin. Maqul, oldu, rahmet. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek. Tamam hocam. Şimdi lafı sana veriyor gibi oluyor. Ara sıra da Hacı Ömer'e vereyim lafı. Yani biz iğneyle kuyu kazıyoruz dedik ki hakikaten öyle. Yani ama öyle bir bereket var ki bu işte. Yani az parayla biz çok iş yapabilen bir insanlar içerisinde seçilmiş bir ümmetiz. Ehli iman olarak. Ya gene mi telefon? Allahu Ekber. Şahbel. Şahlil. 200 euro göndermiş, WhatsApp göndermiş. Maşallah. Şahbel Şahlil 200 euro. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Şimdi biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki bir kuş yuvası kadar bir mescit inşa edene Allah cennette bir köşk hediye eder. Yani bir kuş yuvası kadar mescit olur mu? Bu ne demektir? Bir mescidin bir tuğlası büyüklüğü kadar demektir. Kuş yuvası dediğiniz nedir? Bir avuç içi kadar bir şey. Onun için hayır isteyen insanlar genelde ne derler? Bir tuğlada senden bulunsun. Bu oradan geliyor. Yani bir kuş yuvası kadar bir mescid inşa etmenin açılımı budur. Dolayısıyla biz kardeşlerimizin bu kuş yuvası kadar mescit yapmaları noktasında gayretlerini özellikle tekrar kuşanmalarını ve bu çağrıya kulak vermelerini istiyoruz. Çünkü biz diyoruz ki bize su lazım, bize ekmek lazım, bize yemek lazım. Bunları demiyoruz. Ya ne diyoruz? Biz diyoruz ki bize teşkilat lazım, bize cami lazım, bize mescit lazım. Asr-ı saadetten hep örnek veriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'sinde mescidin arka kısmında 400'e varan sayıları ne vardı? Suffe ashabı vardı değil mi? Bu insanlar ekmek için oraya gelmediler, aş için oraya gelmediler, su için oraya gelmediler. Ya Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'ı adım adım izlemek, İslam'ı öğrenmek için. Şimdi ben gecenin bu saatinde bizi izleyenlere ve buradaki haziruna soruyorum şimdi değerli kardeşlerim. Asr-ı saadette İslam'ı öğrenmek farzda şimdi yani nafile mi? O günkü insanlar da küfrün kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya idiler. Bir tarafta müşrikler, bir tarafta Yahudiler, bir tarafta Hristiyanlar, bir tarafta başka inanç sahibi insanlar. Müslümanları özellikle müşrikler yok etmek istiyorlardı. Başkanım gene geldi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Buyurun hocam. Ben daha önceden de bağlanmıştım, görüşmüştüm sizlerle de. Evet. Hemen baştan biri seyrediyorum sizleri. Sağ olun. Bir Uygur Türk'ü olarak, yani sizin bir kardeşiniz olarak sizlere çok teşekkür etmek şimdiden geldi. O yüzden tekrar size rahatsız ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Erbakan hocamızın devamı olan Milli Görüş cemaati, ailesi ve herkese saygıyla ilgiliyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Çok çok teşekkür ederim. Biz Uygur Türkleri olarak dünyanın neresinde olsak olalım ki iyi ki Allah'a şükür var olmuşsunuz dünyada. Biz nereye olursak siz elimizden tuttunuz. Tabi güne kadar nerede olsak olalım. Ben şu anda Kanada'dan arıyorum da. Kanada olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun her yerde bizim elimizden tutuyorsunuz. Yanımızda oluyorsunuz, yalnız bırakmadınız. Sabahtan şu ana kadar canlı yayındasınız. Çok yoruldunuz, Allah razı olsun görüyoruz. Ama gene hiç durmadınız, dinlenmediniz.
Allah sizlere dünyada ve ahirette inşallah çok büyük mükafatlarıyla mükafatlandırsın. Amin. İnşallah Türkiye, Türk halkını daim eylesin inşallah. Ta kıyamet kadar. Bir şey var ya, diyorlar ya, verilmiş bir sadakamız. Sizin çok verilmiş sadakanız olan bir milletsiniz, insanlarsınız. Abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimizsiniz. İnşallah ta kıyamet kadar başınız dik olacak. Çünkü siz böyle bir mazlum insanların yanında olduğunuz için Evet, evet. Kardeşimiz duygulandı tabii. kusura bakmayın. Duygulandım. Yok, Allah razı olsun. Diyecek çok sözlerim var ama şu anda duygulandım, konuşamıyorum. Çok çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun bütün Türk halkına, dünyadaki Müslüman kardeşlerimize, herkese. Yani bu bir gün zulüm çeken vatanımız Türkistan zulüm çeken insanlara yardım eden kim olursa olsun, insanlık adına, din adına yardım eden, bir kelime eten kim olursa olsun Allah dünyada aziz mükerrem eylesin inşallah. Amin. Ahirette resva eylemesin. Amin. Biz çok memnunuz sizlerden. Ben çok duygulandım hocam. İnşallah daha konuşuruz. Herkese çok saygılar sunuyorum. Biraz düğümlendim, konuşamıyorum. Affınızı sığınırım. Çok çok özür dilerim hocam. Allah razı olsun. Hepinizi, oradaki bütün kardeşlerimize saygıyla ilgiliyorum. Bir de bizim Doğu Türkistanlı kardeşlerimize şunu seslenmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Hollanda'da 2000'den fazla insanımız var diye biliyorum. Evet. Ama gelen telefonlar biraz az gibi geldi bana. Yapmasınlar Allah inşallah. Ben görmemişimdir, duymamışımdır ama biraz gayret etsinler inşallah. Bu çok bana göre çok fazla bir şey değil. Yani ben tecrübeme göre onu çok fazla şey yapmak istemiyorum hocam da biz burada 7-8 kişi önderliğinde öncülük iterek bir yer almaya çalıştık 6 sene önce, 7 sene önce 2012'de. Allah'a şükür Cenab-ı Allah nasip eyledi. Allah bize o iyilik yapmaya nasip eyledi. Allah razı olsun kardeşlerimizin parası olmayıp da öğrenci olan, yanında taksicilik yapıp da para kazanan ve hanımını ailesini hacı göndermek için para toplayan insanlarımız vardı, arkadaşlarımız vardı sağ olsun. Herkes $10.000 para verdiler. 7-8 kişi böyle bir önderlik yaptı. Cenab-ı Allah bizim bu yaptığımız bu iyilik karşısında Cenab-ı Allah bize $300-400 bir yerin nasip eyledi. Bugün Allah'a şükür çocuklarımızı okutuyoruz. Başka yakındaki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerin çocukları geliyor. Okuyor. Biz çok memnunuz. Elhamdülillah bu bir sadaka cariyedir. Oradaki kardeşlerimize tabii Türk kardeşlerimizin çok büyük telefonları geldi. Allah razı olsun, çok memnun olduk. Ama bizimkiler de biraz belki görmemiş olanlar fazladır veya ben görmemişimdir, duymamışımdır ama bunu biraz gayret etsinler. Yarın öbür gün bunu yaptıktan sonra çok memnun kalacaklar inşallah. Eğer kimsenin cebinde parası olmazsa sadaka versin. Eğer çocukları yaramaz olduysa eğer para versin. Allah için para harcasın. Nereye harcasın? Para harcasın. Eğer eşiyle evinde bir huzursuzluk varsa eğer, huzursuzluk varsa para harcasın ki Cenab-ı Allah için Allah o aileyi huzur versin. O yüzden ben herkese onu tavsiye ediyorum. Özellikle bizimkilere. İnşallah daha sonra inşallah daha konuşuruz. Çok teşekkür ederim hocam. Zamanınızı da almayayım. Allah razı olsun. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet, özür dilerim. Allah razı olsun. Hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Kanada'dan arıyormuş kardeşimiz. Evet. Allah razı olsun. Tabii duygulandı da. Duygulanmamak mümkün değil. Yani insanımız bir ateşin girdabı içerisinde. Bu yangını söndürmek için hep beraber koşuşturmamız gerekiyor. Yani o küçük insan topluluklarının nasıl bir çalışmayla devasa bir yapıya gittiklerini yine asr-ı saadetten görüyoruz. İşte o ashab-ı suffe yiyecek ekmeği yok ama davası için her şeyini feda etmiş. Evini, yuvasını, yurdunu Allah'ın mesajını almak için. Yine mi telefon? Allahu Hocam. Alo. Selamünaleyküm. Assalamu alaikum. Hayırlı akşamlar. Selam. Hayırlı akşamlar.
Allah sizlerden razı olsun. Şunda yaxşı çıkıptılar. Ben de hoş buldum. Rahmet. Ben hazır şu, ben Ötrek'te oturduğum azadan bulma. Azadan. Ötrek'ten ha. Mağu, biz bu özümüzün yardımını kılmak için bir dostumuz var ki Kırgınistan'da oturduğum Peri'den, Ali'den. Ular mı 200 euro pulunu bir koydu. Şu an apırpıreten de keşif bitti. Evet apırpıreten. Boldu. Evet kesin buldu. Rahmet. Şunu bir dep koyaydı. Bazı 70 bin az kaptı. Şunu mağu pulumu bir dep koya yetti de bir etiye apırpıreten buldu. Şunu dep koyaydı ki çok kağıttım. Bu etimi devam kılıdım. Programımız eti saat 1'den itibaren. İnşallah bu kilip müşahede nurgun sınırlarımız, ağaçlarımız aramızda var. Bolsa etimi qetlib, müşahede texmi güllendireyli. Bolsa kep özlerimi qetlib asla. Kelganda ağaç kelarlar. Köp rahmet. Allah razı olsun şu yardımını kılgan. Sizlerden Allah razı olsun. Hamısı iyi akşamlar. Boldu. İyi akşamlar. 200 euro. Evet. 200 euro mu Evet, göndermiş 200 kardeşimiz? Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. Amin. Evet. Hocam senin sözünü kestik aslında biz. Hocam yine devam etsin. Devam etsin evet. Oktay Hoca devam etti. Dedim ya bir keramet var bu işin içinde. Bakacağız. Allah razı olsun. Evet. Var mı bir telefon bağlantısı? Evet. Alalım onu inşallah. Ondan sonra hocama verelim. Yayınımızın evet saat 24 yani 12'de bitireceğiz ama yani telefon gelirse 5-10 dakika uzatabiliyoruz. O önemli değil. Ama bunu 70 bine tamamladan hiçbir yere gidemeyiz. İnşallah. Çok az bir şey kaldı. Evet. Onun hedefi küçük aslında 100 bin yapamızdan hocam 15 dakika kaldı. Hocam şimdi yani. vaktimiz az kaldı aslında. Olmaz değil mi? Doğru. Aynen öyle. Hocam aslında 100 dediydik de bugün aslında hedefimiz 100'dü. İnşallah olacak. Olur ya şimdi böyle bir cömert bir iş adamı çıkar son 15 dakikada der ki ben bir 40 bin euro gönderiyorum der. 100 bine buluruz. Değil mi hocam? Vallahi. Dediğiniz gibi olabilir. Selamünaleyküm. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun sizi tanıyalım efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz Evet, yayınımıza. selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden Ben arıyor? Durmuş Güney, Amsterdam Selimiye Camii Başkanı. Ve aleyküm selam. Evet. Hoş geldiniz. Selimiye Camii Milli Evet. Görüş herhalde değil mi? Evet, Amsterdam Selimiye Camii Başkanı. Evet. Allah razı olsun. Ben öncelikle orada Federasyon Başkanımız Oktay Dalmaz hocamız ve diğer katılımcılara hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu saate Sağ olun. kadar. Sağ olun. Orada bu yardımların çalışmasında çok büyük öncülük yaptılar. Ben hani gecikmemizin nedeni bizim de yarın camimiz hayrına hayır çarşımız olacak da onun için yoğun çalışmalarımız vardı. O yüzden biraz gecikme yaşadık. Allah yardımcınız olsun başkanım. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Ben Selimiye Camisi adına inşallah 500 euro. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet ve kendim Durmuş Güney adına da 100 euro vermek istiyorum inşallah. Allah razı olsun başkanım. Evet, Selimiye ben adına tekrar 500. hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Amin. Allah Rabbim razı İnşallah olsun. bu yapmış olduğunuz yardım çalışmamızı hayırlara vesile kılar ve almış olduğumuz yere de inşallah bir an evvel bu vesileyle ödemeleri tamamlanır inşallah diyorum. İnşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun kolaylık başkanım. versin. Yarın inşallah Allah'a emanet sizin olun. hayır çarşısı bir gün mü yapacaksınız inşallah? Yarın evet yarın bir Saat gün yapacağız. kaçta Maalesef bizim saat kaçta Selimiye başlayacak Camimizin inşallah? olduğu için bize Saat kaçta kapıda başlayacak? 9'dan başlıyor sabah. Evet sabah 10'da İnşallah başlıyor. Amsterdam'da Os bölgesindeydi değil mi Selimiye sanırım? Amsterdam Os. Selimiye Amsterdam Pijp Zuid'de. Amsterdam Zuid bölgesindeki Evet, Pijp. Selimiye Pijp. Milli Görüş Camimizin sabah kermesi var. Amsterdam'dan bizi izleyenlere de inşallah duyurulur. Sabah kahvaltısına İnşallah. oraya gitsinler. Kardeşlerimizin inşallah bereketli olsun başkanım. İnşallah kermesiniz yarın çok bereketli geçsin. Bugün bizim gece yarısı duamızı aldınız. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Siz de Allah'a emanet olun.
Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Evet. Yok telefon. Evet. Şimdi yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Son 10 dakikamız kaldı. 70.000'i bulduk ama Oktay Hocam'ın dediği gibi hedefi büyük tutmamız lazım. 75, 80, 100 tutmamız lazım. Ama gönlümüz bunu istiyor ama tabii bir de gerçek var. Son 10 dakikamız var. Şu an Belçika'dan bir arkadaşımız Azat ismi 50 euro göndermiş. Azat kardeşimiz 50 euro göndermiş. Allah razı olsun. Şunu da alalım. Evet. Hurşide Nur Mehmet Zübeyir'in 50 euro. 50 euro göndermiş. Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin. 70.000'e vardık mı şimdi? Arkadaşlar. 70.000'e vardık herhalde. Evet. Geldik elhamdülillah. O zaman şöyle diyelim. Son şöyle duaları yaptıralım. Değil mi? Son final duamızı yapalım. Evet. Şöyle kapanış Kur'an-ı Kerim'imizi hangi hafızımız? Hafızımız bol maşallah burada. Kim var hafızlarımızdan? Şöyle hafızlarımızdan birini alalım. Kapanış Kur'an-ı Kerim okutacağız birazdan. Sonunda da dua yap. Tabii o hedefe ulaşmadan kapatmak yok. Hazırlık yapıyoruz şu anda. Evet. Hedefimiz 70.000 şu anda 12'ye kadar. Ama tabii bunu geçebiliriz. 70.000 şu anda. Ya hedefimiz 100.000 canım bugün. Aydın 200 euro gönderdi. Bankadan 200 euro. Şimdi yayınımıza kadar 71.000'i yapmamız lazım arkadaşlar. Böyle bir sorun çıktı ortaya. Evet. Evet. Yuvarlak bir rakam toplamamız lazım. Ama hedefimiz yüksek inşallah. Hedefimiz yüksek. Yarın 200.000'i aşacağız. İnşallah öyle olacak. Bekliyoruz. Biz istiyoruz. Rabbim inşallah o istediğimiz karşılığında verecektir. Ama bugün yayınımızın son dakikalarında şöyle bekliyoruz seyircilerimizden. Yardımlar bekliyoruz. Yardım etmeyenler hemen yardımlarını inşallah ulaştırsınlar. Evet, şu Biz an de son dakikalarımızda. Evet, son dakikalarımızda. Sen de bir de istersen Uygurca söyle. Canlı var mı telefon? Alalım onu hemen. Hadi bakalım. Şöyle zengin bir iş adamımız olsa değil mi Mehmet? Evet şöyle. Hadi bakalım. Eyvallah. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ömer hocam biz birkaç saat önce katılmıştık ama üzerine Allah razı olsun. Eklemeler geldiği için onu da inşallah duyuralım, iletelim istedik. Bir daha tanıtın kendinizi. Hilversum'dan. Evet, evet. Allah razı olsun. Görüş Teşkilatı'ndan. Allah razı olsun. Muhammed Fatih Dalmaz. Muhammed kardeşim. Cemaatimizle yaptığımız çalışmada 200 euro daha artış oldu. Allah razı olsun. Yani 1500 demiştik. 200 daha ilave etmiş olalım. İnşallah yarın diğer kardeşlerimizden de destekler gelecek. Allah razı olsun. Onu da inşallah yarın artanları size iletiriz diye ümit ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim inşallah çalışmanızı bereketli kılsın. Evet, yarın Muhammed kardeşim. Başkanımız diyor ki yarın buraya gelsin Muhammed diyor. Akşam inşallah yayına gelsin. Anlamadım üstadım, anlamadım. Yarın bölge başkanımız diyor ki, Oktay başkanımız yarın Muhammed kardeşimiz kendisi gelsin yayına diyor. 19'daki yayınımıza. Yarına kadar ne tamamlayabilirseniz iş. Abdurrahman Hoca özellikle istiyor. Tamam mı? Eyvallah. Eyvallah. Abdurrahman hocama, üstadıma selamlar. İnşallah yarın katılalım. Yarın bir seminerimiz var Amsterdam'da. Seminer sonrası inşallah. Tabii seminer sonrası. Oraya iştirak edelim hocam. Bekliyoruz inşallah. Bir telefon daha var. Muhammed kardeşim sana hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Orhan Köse. Buyurun Orhan Bey. Halen Fatih Camisi'nden arıyorum. Halen Fatih Milli Görüş.
Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Orhan kardeşim nasılsınız? Elhamdülillah sizleri sormalı. Siz de böyle bu Hasenat TV'yi bir de Orhan kardeşim iyi bilir. Orada yaptık canlı yayın değil mi? Ha, Ömer abi sen misin? Evet benim. Buyur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet seni dinliyoruz bakalım. Canlı yayını alacak mısınız? Canlı yayındayız zaten şu anda. Seninle canlı yayında konuşuyoruz. Canlı yayındayız. Tamam. Evet. Tamam inşallah. Öncelikle o zaman selamünaleyküm diyelim. Aleyküm selam. Öncelikle orada bölge başkanımız Sayın Oktay Hocam'a selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Diğer kardeşlerimize de iletiyoruz inşallah. Ercan abi onlar gözükmese de Ercan abi Hacı Bekir kardeşimize ve sizlere selamımızı iletiyoruz inşallah. Onların da selamı sana. Malum yani tabii Nasrettin Hoca'nın misali eşekten düşeni en iyi eşekten düşen anlar. Evet. Biz de tabii yaklaşık 2 ay önce böyle bir çalışma yaptık. Allah razı olsun. O yüzden inşallah kardeşlerimize yardımcı olmayı istiyoruz. Öncelikle tabii mutlaka bölümde anlatılmıştır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çektikleri ızdırap, geçirmiş oldukları çok büyük imtihanlar var. Rabbim yardımcıları olsun. Bir ikinci husus ise tabii bizde de yani şube başkanı olduğumuz için çok soru geliyor. Yani yine mi para, yine mi para? Yani kardeşlerimize şunu söylemek isteriz. Yani Doğu Türkistanlıların yaşadıklarını görüyoruz. Kamplarda çektikleri işte burada öyle bir sıkıntı yok. Namaz kılabiliyoruz, oruç tutabiliyoruz. Kimse ibadetimize karışmıyor burada ama tabii Çin'de durumlar maalesef biraz farklı. Yani o yüzden para da bizim buradaki imtihanımız. O yüzden vermeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bir diğer konu ise yani bir merkezin, bir camimizin açılması. Yani bizim elhamdülillah yani Hollandalı Türkler olarak burada çok fazla alternatifimiz var elhamdülillah. Ama Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çok fazla yok. Bu sebepten daha da fazla sahiplenmemiz gerekiyor ki kardeşlerimiz çocuklarına, kültürlerine, dinlerine, dillerini unutturmasınlar ve yaşatsınlar. Rabbim bu konuda onlara yardımcıları olsun. Bir de son bir konuyu daha söyleyeceğim Ömer abi. Affınıza sığınarak. Yani biz 2 ay önce bir çalışma yaptık böyle. Yani güzel bir meblağ çıktı. Yani 130 bin liraya yakın. Yalnız bunun hemen hemen yarısı hala vaat olarak duruyor. Yani 2 ay geçmesine rağmen. Evet. Vaat yapanlar ödesin diyorsun yani. Toplayamadık. Yani buradan yani kardeşlerimize şunu söylemek istiyoruz. Yani tamam canlı yayına bağlanıp güzel rakamlar vermek güzel oluyor ama bunun arkasını getirmek lazım. Yani arkasında durmayacağımız vaatleri de vermeyelim Allah rızası için. Aynen yani bu da öyle, kardeşlerimizi üzer. Buradan da tekrar duyuruyorum. Yani vaatleri vermiş olan kardeşlerim inşallah vaatlerini versinler. Evet. Biraz uzun tuttum ama hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Ben şahsım adına yani Orhan Köse olarak 100 euro vermek istiyorum. Evet. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Teşkilatımız adına da orada Oktay Hocam bizim durumumuzu zaten biliyor. Evet. Oktay Hocam inşallah ne derse biz onu vereceğiz inşallah. Evet. Oktay Hocam. Tamam. 100 bine tamamlayacak şeyi bulduk. Tamam hocam. Yani şunda bir parantez açmak isterim. Yani Oktay Hocam Allah razı olsun yıllardır bölge başkanlığı yapıyor. Çok yüksek bir tempoda. Allah kendisinden de razı olsun. Biz de her zaman destek verdi. Her zaman destek oldu. Arkamızda durdu. Yani Rabbim inşallah mükafatını cennette verir ona da. Amin. Yani Oktay Hocam ne derse biz kabulüz inşallah. Evet. 4 haneli bir rakam söyle de ne söylersen söyle diyor. 4 hanenin en tabanı 1000 mi oluyor hocam bunun? Evet. O zaman bunların durumunu ben de biliyorum. 1000 lira yazalım hocam bunlara değil mi? Evet. 1001 olsun. 1001 kere maşallah diyelim. 1001 yazıyoruz size. Öyle mi? Tamam inşallah. Allah razı olsun. Evet. Cümlemizden hayırlı geceler. İnşallah diğer şubelerimize de buradan Allah razı olsun. duyuruyoruz. Evet sık sık oldu son çalışmalar ama
Az da olsa çok da olsa inşallah destek olmamız lazım bu kardeşlerimize. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Yani boynumuzun borcu. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanım, Orhan Başkanım hayırlı geceler. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Bir telefonumuz daha varmış. Alalım hemen. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı geceler. Maşallah, hayırlı geceler. Ya saat 12 oldu, sizler hala buradasınız. Allah razı olsun. Artık herkesin yorduğunu... Pazar güne girdik. Pazar günü. Hayırlı pazarlar diyebiliriz. Dalmaz ya. Evet. Ben de görüp şaşırdım. Allah razı olsun. Allah razı olsun herkesten. Yarın orada görmemiz için şu an sizlere hepinize istirahat etmenizi istiyoruz ya. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Ahmetcan abi az önce bize ilahi okumuştu. Allah razı olsun. Gerçekten tesirlendim hepinizden. Ahmetcan Allah ecirler versin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Evet. İlahi okumak için mi aradın? Yardım etmek için mi aradın bizi? Ben sadece sizlere saatinizi hatırlatmak istedim. Allah razı olsun. Yok Ahmetcan böyle boşu boşuna arattırmıyoruz. Şimdi sana bir şapka satalım dur. Bak 70.400 dur Allah'a emanet olacağız. Dur gitme dur. Nereye gidiyorsun? Dur. 470.487 470.487 oldu. Bunu kaçı tamamlayacağız? 500 tamamlasak 12 lira der. Kaçı tamamlattıralım? 550'ye tamamlattıralım mı? 600'e tamamlayın. 600'e tamamlayacaksın kardeşim. Bu saatte aramışım bunu. Tamam mı? Hadi efendim? Vallahi bu anlamıyor herhalde. Hazır toplam para konusuna gidince Türkçeyi anlamıyor. Uygurcuya git. Teç yok hem de Sılgen. Sesiniz pek çok gelmiyor 70, ya. Gerçekten yorulmuşsunuz ya. Yorulmadık biz. Sen yorulmuşsun. Hadi. 71.287 bo'lganda siz buni 287 ni 600 qildigan bo'ldi. Qancha üstüne qancha bo'lsa? Yani 112 lira daha vereceğiz. 112 lira daha, 113 lira daha vereceğiz. 113 lira. Düz olsun, 100 olsun. 12 lirasını ben tamamlarım, merak etme. Tamam, 100 lira olsun da. $600 hocam. 600'e. Ama zaten ya garibimin gücüne göre davranır. Tamam, o kadar yeter ya. Yarın da tekrar devam edeceğiz inşallah. Tamam inşallah. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam, 500 yazın, ben eksiğini vereyim abi. Tamam. Haydi bakalım. Tamam, Allah razı olsun. İyi uyuyun. Allah razı olsun. Emincan Nurnisa. Emincan ağacımdan 100 euro. Allah razı olsun. Evet. Hadi bakalım. 72.000'i tamamlayacağız. Yayınımızın vakti bitti ama 72.000'i tamamlayacağız. Telefon gelirse telefon alacağız. Evet, telefonları bekliyoruz inşallah. Evet, 72.000'e şu anda yayınımızın kapanma hedefi bu. Tabi toplam hedefimiz bu değil ama kapanmadan önce 72.000'e tamamlayacağız. Tamamlayamazsak buradakiler tamamlayacak ona göre. Başka yapacağımız bir şey yok. Nöbet beklemenin böyle bir güzelliği var. Yarına inşallah kantar. Evet. Var mı telefonumuz? Var mı telefon arkadaşlar? Telefon var mı? Evet, o zaman herkes yoruldu sanırım. Fazla zorlamayalım. Evet. Şu anda ne kadar eksimiz kaldı arkadaşlar 72.000'e? 70. Şimdi 100 lira geldi. Zaten o 600 olması lazım. Evet, 71.700 oldu. Evet. Evet, alalım o zaman. Alalım. Hadi buyurun. Efendim hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Ömer Atıf. Aleyküm. Ben Ali Andal. Kuzey Orman'da tanıtma başkanı. Allah razı olsun. Bizim de gözümüz yollarda kaldıydı. Ali Andal niye aramadı? Allah bizim yardımcımız olsun. Meslektaşımız. Allah razı olsun. Evet. Buyur kardeşim. Evet, Kuzey Hollanda'mızın tanıtma başkanı değil mi?
Evet, Evet, Allah razı olsun. Ali Andal kardeşimiz Hollanda'nın en eski kameramanlarından. Profesyonel kameraman, öyle değil. Evet, buyur kardeşim. Allah razı olsun. Allah. Allah razı olsun. Ben de Doğu Türkistan'daki zulmü kınıyorum. Allah razı olsun. Buradaki misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Ben yeni çekimden geldim, fazla takip edemedim. Allah razı olsun. İnşallah bugünkü kazancımı ben Doğu Allahu Türkistan'a hayır için bağış yapacağım. Foto imza ve hedef medya olarak 200 euro bağış yapmak. Allah razı olsun. Ali kardeşim Allah razı olsun. Bugünkü kazandığı parayı Ali kardeşimiz 200 euro olarak 70.800 oldu. Ali, Allah, ya seni tanıdığım için Allah razı olsun. Kardeşlerimize Allah razı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. Bol sabır diliyorum inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar mı deriz, hayırlı geceler mi artık? Evet, bir telefon daha var herhalde. Ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hemen öbür telefonu da alalım. Türkiye'den. Türkiye'den. Allah razı olsun. Türkiye'de saat 1 mi oldu, 2 mi oldu? 2. Türkiye'de saat 2 ve kardeşimiz bizi arıyor. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Sizi tanıyalım. Buyurun. Ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun, sizi tanıyalım. Abdülaziz Turan. Evet. İsminizi bir daha tekrarlayabilir misiniz? Abdülaziz Turan. Abdülaziz Turan. Evet, Abdülaziz Turan. Abdülcelil Turan'ın oğluyum ben. Oradaki abilerimiz tanır babamı. Evet. Abdülcelil Turan'ın oğlu. Tamam. Evet, Allah razı olsun kardeşim. Öncelikle bu saate kadar yoruldunuz hepiniz. Allah razı olsun. Allah ecrinizi daim etsin. Cümlemizden kardeşim, cümlemizden. Allah razı olsun. Ben nacizane kendi imkanlarım dahilinde bir 100 euro bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun Çok kardeşim. sağ olun, Allah hayırlı kabul etsin. Keşke elimizden daha fazla bir şey gelse. Keşke Allah razı elimizden olsun daha kardeşim. Yani yardım etmek gelse ama elimizdeki imkanlar bu kadar. sizin o 100 liranız bizim için çok değerli. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İsminizi yalnız bir daha tekrarlamanızı istedim. İnşallah böyle güzel günleri vatanımız Doğu Türkistan'da da yapmak nasip eylesin. İnşallah. İnşallah kardeşim. Allah razı olsun. Abdülaziz Turan. İyi akşamlar diliyorum. İyi Vaktinizi akşamlar. almıyorum. Selamünaleyküm. Estağfurullah. Allah razı olsun kardeşim. Abdülaziz Turan kardeşimiz 100 euro Türkiye'den. Türkiye'de yine. Türkiye'den Erkin Hacim 100 TL İstanbul'dan. 100 TL. Evet. Onu da Allah razı olsun. Allah kabul etsin hayrını. Evet, 72.000'i bulduk değil mi? Son gelen 100 lirayla da. Evet, geçtik. Şimdi de 73.000'e mi hedefleyeceğiz? Evet. Uygun olan o. Evet. Evet, Allah razı olsun hocam. Büyük söz dinlemesem böyle olur. Allah razı olsun. Evet. Evet. Oktay hocama ben inşallah mikrofonu vereyim. Son inşallah değerlendirme konuşması olsun bu. Hem de inşallah hocam mikrofon aldım, telefon da geliyor böylece. Bir taşla iki kuş diyelim değil mi? Buyurun hocam. Şimdi ben bunu söylerken tabii ki latifeli şekilde söylüyorum ama bir ciddiyet de var. Yani hedefi büyük tutmak lazım. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Biz bir maraton koşucusu gibi düşünelim kendimizi. 100 metre koşacak maraton koşucusu çok hızlı koşar. Ben onun için başlangıçta dedim ya, hızlı gidiyor, inşallah yorulmazlar dedim. Telefon noktasında. Ama yine de elhamdülillah iyi oldu ama biz 100 metre, 500 metre koşucusu değil, 10.000 metre koşucusu gibi, bir maraton koşucusu gibi kendimizi hedeflersek yorulmama noktasında da iyi olur. Biz dedik akşamdan bugün kapanana kadar buradayız dedik. Yani bizim yarın yine birçok programlarımız var. Yarın bizim Aralık Umresi için tam 195 tane umrecimizle seminerimiz var bölge binamızda. Ben bu hayır çalışmasını onlara da duyuracağım. Yani belki umreye giderken yol sadakalarını isteyeceğiz. Allah-u alem oradan da bir şey çıkar.
her platformda bu işin derdi ile dertlenmemiz, yardım noktasında elimizden geleni yapmamız lazım. Tabii biz teşkilat olarak da teşkilatlarımıza mesajları geçtik. Bir kısım başkanlarımız aradılar, Allah razı olsun. En son arayan başkanımız ailecek hastayız diye yazmış. Yarın da katılacak mısınız diyor. Yarın belki ben katılamayabilirim ama bizim teşkilattan hocalarımız, kardeşlerimiz katılacak dedik. Bağlanmak istersen bağlan dedik. Bağlandı sağ olsun. Yani biz tabanımıza mesaj verdik ama bu sadece Milli Görüş'ün tabanıyla olacak bir şey değil. Biz burada tabii ki isim derdinde şunda bunda değiliz ama her insanın hitap ettiği bir kitle var. Şimdi benim net verimde olan benim tabanım. Biz istiyoruz ki Türk federasyonları, Diyanet Vakfı'nın çalışanları, bütün bu kardeşlerimiz de netveriğini harekete geçirsin. Yani potansiyel olarak bizim 4-5 katımız benim bu söylediğim yani teşkilat. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimizin tabanından biz bu hareketliliği de bekleriz. Onun için adamın adamı olur derler ya. Şimdi benim tanıdığıma ben paylaştığım zaman benim bu paylaştığımı benim tanıdıklarım da tanıdıklarıyla paylaşırsa hani söyleme dostuna o da söyler dostuna hesabı. Bunu öyle yapmayalım. Bu sır değil. Bunu aşikare paylaşalım ki sevinçler paylaşıldıkça artar. Elhamdülillah şu anda 72.171 rakamını yazdı arkadaşlar monitöre. Biz bunun daha fazla olması için gayret ediyoruz. Hedefi de büyük tutacağız, büyük koyacağız. Şimdi burada ben dediğim gibi yarın bir çalışma yapacağız biz tabanımızda. Yine bazı şubelerimiz, başkanlarımız yarın da inşallah katılacaklar. Ama biz federasyon olarak ayrı bir yardım yapacağız. Umrecilerimize bu işi duyurup umrecilerimiz adına 2019 Aralık umreciler olarak bir yardım yapacağız. Ama durmayacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Hepimiz gayret etmesi lazım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dolayısıyla el birliğiyle el eli yıkar, iki elde bir olur, yüzü yıkar demiş atalarımız. Dolayısıyla biz el birliğiyle başaramayacağımız, yapacağımız bir şey yok diyorum. Burada varlığımızın devamı için, kalıcılığımız için İslami kurumsallaşmayı oturtmamız şart. Bunun için, bunun yolu da buradan geçiyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlığın temelini 3 sacaya, sütuna oturtuyor. Bakara suresinin ilk ayetlerinde bunu görüyoruz. Bismillah, elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fih, huden lil muttaqin. Hiç şüphesi olmayan apaçık şu kitap, hidayet kaynağıdır. Kim için? Müttaki kullar için diyor. Ondan sonraki ayette ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. O müttaki olan, hidayette olan mümin kulların 3 özelliği var, 3 vasfı var. 1. Gaybe iman ederler. Görmedikleri Allah'a kendi varlıklarından daha sağlam inanırlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Başta namazlarını dosdoğru kılmak üzere ibadetlerini aksatmazlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve kendilerine verilen rızıklardan da Allah yolunda infak ederler. Şimdi bugün kardeşlerimiz infak ettiler. Yarın da edecekler, her gün edecekler. Yani bu işin bugünü yarını yok, ölünceye kadar ibadetlerin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Ben bu şekliyle bugünkü yapılan yardımların gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum ama hedef olarak istediğimiz hedefi bugün için söylüyorum. Tutturduğumuzu söyleyemem. Yarın inşallah umarım daha bereketli olur. Elinde yazıyla bekleyen hocam var. Bir iki duyurusu olacak herhalde. Ondan sonra da dua ile inşallah kapatalım diyorum. Çünkü yarın tekrar çalışacaksınız. Sizleri de fazla tutmayalım. Evet hocam. Finlandiya'dan Güldiyar Hasan 100 euro.
Onu sonunda teşekkürünü yapar başkanımız tabii. Biz mikrofonu ona vereceğiz. Biz inşallah federasyonumuz olarak maddi manevi her türlü teşkilatımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte yaptığımız yardımlara ilave olarak yardımlarımız devam edecek. Ben bu akşam inşallah bu şeyin kapanışını 80'in üzerinde kapatalım diyorum. Yani Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu olarak 10.000 avro daha biz ekliyoruz. Allah nasip ederse. Onun haricinde de daha yardımlarımız, şubelerimizden neler gelir onlara da bakacağız inşallah. Rabbim yetirir bitirir diyorum. Rabbim sizlerin, bizlerin devamı için bunların olması gerektiği noktasında bize azim versin, gayret versin. Yani dünya malı dünyada kalacaktır diyorum. Hocam teşekkür edeceksen et, yoksa dua ile bitirelim mi? Edelim. Kısa bir edeceğim. Tekrar selamünaleyküm. Değerli değerli hocam, Oktay Dalmaz hocam, özellikle çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz zaten bizim yaptığınız şeyi biz teşekkürlerimiz ile bitiremeyeceğiz. Sizin bu yaptığınız bu hayrınızı Allah size yeterince verir diye biz dua ediyoruz. Onu zaten Cennet-ül Firdevs'ten aileniz ile ve sevdikleriniz ile beraber hesapsız halde Allah size versin diye dua ediyoruz. Tekrar Allah razı olsun. Bütün sizin ekiplerinize ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na hepinize beraber Allah yaptığı mükafatlarını fazlasıyla versin diyorum. Şimdi herkes izleyiciler bakıyor, şimdi 82.331 euroda şimdi kapandı. Bu bize göre bu büyük bir para. Çok büyük bir para. Yani bugün burada böyle bir büyük bir paranın toplanmasını zaten Allah'tan ümit ediyoruz, ama bu bizim için bir mucize gibi bir şey oldu. Çok memnun olduk tabii sizlerin sayenizde. Bu vesileyle bu Hasenat TV'ye Ercan Kuzu kardeşimize özellikle çok teşekkür ederim. Maşallah organizasyon konusunda maşallah yani bayağı çok sevindirdi bizi. Allah razı olsun dedim, dualarımın aynısını kardeşimize diyorum. Hasenat TV şeysinde çalışan bütün kardeşlerimize aynı dualarımı tekrar diyorum. Özellikle Ömer Altif hocamız zaten Hasenat TV'nin şeysinden ben ilk bir telefonda konuştum. Ondan sonra yanına gittim. Tamam. O günden itibariyle çok çalıştı bizle. Büyünde gördük, yaptık. Her konuştuk şeylere bize buradaki kardeşlerimle beraber hepimizi çok sevindirdi. Allah inşallah böyle bir ortamda inşallah kıyamet günüsünde Cennet-ül Firdevs'te beraber yaşamak nasip etsin. Burada bir kardeşim var. İsmi neydi? Hacı Bekir Koç kardeşim. Maşallah sağ olasın. Allah razı olsun. Sen çok çalıştın. Allah saadet ve bundan sonra işlerine rast getirsin.
kıyamet gününde bizle beraber, biz hocalarımızla beraber yani muttekiine ala sururin mutekabilin, böyle serirlerde böyle beraber otururken o günlerini bize nasip etsin. Allah razı olsun. Diğer kardeşlerim var. Bizim Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Vakfı'nın idare heyeti, yönetim kurulu ve istişare heyeti, bütün azalarımız, bütün buraya katılmış olan ve uzaktan izleyen, arayan bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bir daha verdik paralara %700 kadar şey versin, katkı bu dünyada baht, saadet versin diye dua ediyorum. Ondan sonra bizim burada bayan, yani kadın kolları, kadınlar teşkilatı kardeşlerim çok çalıştılar. Haberim var. Bu Hasenat TV şeysi çıkandan önce zaten yapacak şeylerini yaptı. Buralarda hala burada oturuyorlar. Başka bacılarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah yarın, inşallah bir daha, inşallah Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz. Başka kardeşlerimizin, bizlikçilerinin yarın tekrar bize izlemesini, buraya gelmesini tekrar bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Selimiye Camii. Milli Görüş Amsterdam Selimiye Camisi yine 500 euro bankaya göndermiş. Bir de Uygur dilimizde tlep koyalım. Milli Görüş Federasyon olarak Oktay Hocam yani federasyonun namıdan 10.000 euro yardım kıldı. Allah razı olsun. Şimdi duaya geçeceğiz. Duayı geçmişlerin ruhu için yaptırıyoruz. Bir adetimiz var. Dua yaptırmak isteyenler varsa ekranları başında son duaya lütfen katkıda bulunsunlar. Son 25 geçiyor. 30 geçe bitireceğiz yani. 5 dakika veriyoruz. Ben rahmetli babam için 50 euro veriyorum arkadaşlar. Evet. Ercan Kuzu rahmetli babası için, deden için pardon. Baban rahmetli ettik valla. Baban sağ. Evet, dedesi rahmetli için 50 euro. Başka rahmetliler için oku. Evet, Hacı Bekir ne diyor? Rahmetli ana Amine için 20 euro rahmetli. Evet Hacı Bekir sen ne dedin? Dedesi için, Adaldı dedesi, Hacı Bekir dedesi için ne kadar? 50 euro. Var mı başka? Babası için 50 euro. Başka var mı babasının rahmetli? Anası babası için hocamızdan 100 euro. İsim? Gülbahar Hanım'ın babası ve annesi için 100 euro. Evet. Milli Görüş bunu yazmıştık. Evet. Var mı başka? Arkadaş. Deden için 50 euro. Hocamızdan 50 euro. Başka var mı arkadaşlar? Haydi duaya geçiyoruz. Son dua. Ekranlar başına. Hocam sizde mi varsınız? Annem için 100 euro ve kayınvalidem, annem için 100 euro, 200 euro. Allah razı olsun. 200 euro da başkanımızdan. Allah razı olsun. Ekranlar başına bizleri izleyen misafirlerimize, izleyicilerimize sesleniyoruz. Geçmişlerinizin ruhu için son duaya ben de katılmak istiyorum diyen hemen. Evet. Amsterdam Selimiye Camii Başkanımız Durmuş Güney kendi adına 100 euro duaya katılacak. Evet, duaya katılacak Selimiye Başkanımız. Evet, onun da geçmişleri ruhu için. Evet, başka katılmak isteyen varsa hemen
Son 3 dakikamız kaldı. Son 3 dakikada internet üzerinden bize duamıza katılmak isteyen kardeşlerimiz son 3 dakikada isimlerini bildirsinler. İnşallah hocama mikrofonu vereceğim ve duasını yapacağız. Son 2 dakikamız kaldı. Son 2 dakikamız kaldı. Haydi bakalım yayın sonuna kadar. Rakamı aşmıyoruz arkadaşlar. Yayın sonuna kadar rakamı söylemiyoruz. Duadan sonra finalda rakamı söylüyoruz inşallah. Evet. Evet, son 2 dakika. Telefon mu geldi? Al telefonu. Ha. Al o zaman. Evet. Buhari benim oğlum. Belki yardım edecek dedesi içindir. Evet söyle. Evet. Var mı başka yardım eden internet üzerinde? Evet. Evet. Buhari, hayırlı geceler oğlum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Evet, bekliyoruz bakalım. Senden. Niye aradın bizi bu saatte? Buyur. Evet, sen canlı yayındasın şu anda. Evet. Niye aradın bizi? Duaya katılmak için mi aradın? Evet. Yoğun bir günden sonra. Allah razı olsun. Kantordan geldim ya. Allah razı olsun oğlum. Buyur. Son 1 dakikamız kaldı. İki rahmetli dedem adına işte 100 euro yatırmak. Allahu Ekber. Dedesi, rahmetli dedesi Hacı Bekir'in adı aldığı bir tanesi. Bir tanesi de Halil dedesi için. Evet. Allah razı olsun. İsmim Halil Bekir zaten. Evet, Halil Bekir. Aslında asıl ismi Halil Bekir. Evet, 2 dedesinin ismine 100 euro da Buhari'den. Evet, başka var mı? İnternet üzerinden teşekkür ediyoruz Buhari. Hayırlı geceler. Evet, başka var mı? İnternet üzerinden. Evet, duaya katılmak isteyen var mı kardeşler? WhatsApp geldi mi? Dakikamız doldu. Evet, ben hocama mikrofonu takdim ediyorum. Haydi bismillah. Evet değerli kardeşlerim, duaya geçeceğiz. Tabii biz federasyon olarak yaptığımız yardım kardeşlerimizin durumundan dolayıdır. Yoksa biz kendi şubelerimize bu kadar yardım yapmadık. Onu şey yapayım. Şimdi benim Orhan Başkan diyor bize bu kadar yapmadı diyecek birazdan. Ama sen aldın elden, aha WhatsApp geldi. Şimdi onun için 100 euroluk bir WhatsApp geldi başkanım. Dadam uçun 100 euro diyor. Ebul Kasım kardeşimiz. Ebul Kasım dedesi için 100 euro. Allah kabul etsin. Arkadaşlar duydunuz mu? Ebul Kasım dedesi için 100 euro. Yeni geldi, şimdi geldi. Amsterdam'dan Ebul Kasım. Evet, bizim buradaki Ebul Kasım değil. Ebul Kasım çok. Maşallah. Evet, duaya geçiyoruz. Duaya geçmeden biz de kendi duamıza ekleyelim inşallah. 100 euro da benim anne babam ve hanımımın anne babası için inşallah 100 euro da bize duaya katalım inşallah. Bütün dedelerimiz, bütün aba ve ecdadımız için olsun. Sınır koymayalım, ta Hazreti Adem babamıza kadar bütün ehli iman için olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la gıbetu lil muttaqin. Ve la udvane ve la husrane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ İlahi ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Gecenin şu vaktinde senin rızanı kazanmak için, senin beldelerin, bölgelerin yarattığın yeryüzünde hak dava için, bir mescid inşa etmek için bir araya geldik, yardımlaşmaya çalışıyoruz. Bizim azımızı sen çok say ya Rabbi. Katında yapılan yardımları kabul eyle ya Rabbi.
İmam-ı Azam Hazretlerinin, büyük üstadımız, hocamızın Kabe-i Muazzama'yı gördüğü zaman yaptığı duadaki uyanıklığı biz de yapmak istiyoruz. Hem geçmiş günahlarımızı affeyle, hem de gelecekteki işlememiz muhtemel olan günahlarımızı da affeyle. Geçmişte yaptığımız bütün hayru hasenatı ve infakları kabul eyle. Gelecekte yapacağımız bütün hayru hasenatı da kabul eyle ya Rabbi. Bugün bu kampanyaya katılarak yardımda bulunan, uzaktan yakından ta Avustralya'sından Kanada'sına, Türkiye'den İsveç'ine varıncaya kadar, Hollanda'dan Almanya'dan bu kampanyaya katılan bütün kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Amellerini makbul eyle ya Rabbi. Yaptıkları hayru hasenatı kabul eyle ya Rabbi. Sadakayla hastalıkları tedavi ediniz buyuruluyor. Bu kardeşlerimizin sadakalarıyla, kardeşlerimizin nefislerinde ve aile efratlarında, yakınlarında manevi ya da bedeni hastalığı olan kardeşlerimize sen şifa eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Az sadaka çok belayı def eder buyuruluyor. Dolayısıyla bizim bu az sadakalarımızla bize muhtemel gelme ihtimali olan bela ve musibetleri def-u ref eyle ya Rabbi. Her türlü kötülüklerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizim vermeye fazla cüretimiz olmuyor. Şeytan bizi kandırıyor. Şeytan bizi fakirlikle korkutuyor. Ya Rabbi sen bize verdiğin nimetlerle cömertçe senin ismi şanına layık olacak şekilde, cudu keremine uygun olacak şekilde cömertçe verebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kendi ihtiyaçlarımız olduğu halde kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ilsar sahibi olan müminlerden eyle ya Rabbi. Yaptığımız hayru hasenatı kabul eyle ya Rabbi. Verdiğimiz hayırları gözümüzde büyütme ya Rabbi. Riyadan, gösterişten uzak eyle ya Rabbi. Amellerin en güzeliyle fetekabbelaha rabbuha bi kabulin hasenin ayet-i kerimesinin sırrına mazhar buyurarak kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Gecenin bu vaktinde hanım bacılarımız dahi burada bekliyorlar. Evinde küçücük bebeleri, yavrular olan birçok insan burada şu anda gecenin bu saatinde el açtı amin diyor. Bu el açışımız boş semaya değil, senin rahmet ve mağfiret kapılarınadır. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Katında kabul ettiğin, razı olduğun insanlar arasına katıver ya Rabbi. Biz aciz kullarız. Sen ise aziz ve kayyum olan Allah'ımızsın. Senin Settar ismi şerifinle günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin bütün ismi azamın hürmetine dua ediyor, yalvarıyoruz. Bütün müşkillerimizi sen asan eyle ya Rabbi. Sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Dünya ve ahirette bize iyilik ver ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin yeni aldıkları bu mekanın en kısa sürede tadilatının, tamiratının bitirilerek hizmete sunulmasını ikram eyle ya Rabbi. Şu mevsimde, karda, kışta, kıyamette kalıp darda, zorda olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Evinde hastası olanlara şifa ver ya Rabbi. Bugünkü sadaka verenler ve içinde verdiği sadakası kabul olanlar hürmetine dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olan kardeşlerimin borcunu ödemeyi kolaylaştır, edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şurada bir avuç insan neslinin, iman neslinin devam etmesi için çırpınıyor. Bu insanları asimile olmadan bu topraklarda kök salarak kıyamet sabahına kadar ilahi kelimatullah davası için mücadele etmeyi ikram eyle ya Rabbi. Teşkilatlarımız başta olmak üzere bütün ümmeti Muhammed'in İslam adına çalışan ehli sünnet vel cemaat çizgisindeki bütün müminlere sen yardım eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanlara vahdetini nasip eyle ya Rabbi. İttihadı İslam'ı bizlere göster ya Rabbi. Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi İslam için, kalbi Allah için çarpan kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Birbirimizden haberdar eyle ya Rabbi. Birbirimizi bizlere sevdir ya Rabbi. Sevdir bize bütün sevdiklerini ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Dünyanın en azgın zulmünün devam ettiği, bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla
geçmişteki Nazi kamplarını aratacak şekilde devam eden Doğu Türkistan'daki Çin mezaliminin de bitmesi için sen nusretini geciktirmeden gönder ya Rabbi. Müslümanlara şuur ver ya Rabbi. Müslümanların liderlerine şuur ver ya Rabbi. İslam ülkelerinin yöneticilerine şuur ver ya Rabbi. Taşı bir araya atarak, ellerini birbirlerinin üstüne koyarak, biat ederek bir araya gelip, ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için mesai harcamalarını nasip eyle ya Rabbi. Farklı kulvarlarda, farklı yerlerde, yanlış adreslerde dolaştırma ya Rabbi. Müslümanların birbirlerini tanımaları için sen yakınlaştır ya Rabbi. Gönüllerimizi birbirine ısıt ya Rabbi. İnnemel mu'minune ihvetun buyuruyorsun. Bütün müminler kardeştirler buyuruyorsun. Bu kardeşliğin tesisi için bizlere yardım eyle ya Rabbi. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ buyuruyorsun. Aralarını düzeltmesi için Müslümanları görevlendiriyorsun. Aklı başındaki Müslümanları bu ıslahın gerçekleşmesi için vazifelendir ya Rabbi. Görünmez eller tarafından bizleri destekle ya Rabbi. Senden korkan insanlar olmamızı istiyorsun. İttika sahibi olmamızı istiyorsun. Bizleri muttakilerden eyle ya Rabbi. Dini mübin İslam için çalışan, Allah için çalışan, Allah için koşturan kardeşlerimizin evine bereket ver ya Rabbi. Gönlüne huzur ver ya Rabbi. Yuvasına huzur ver ya Rabbi. Evlatlarımızı bize bağışla ya Rabbi. Neslimizden Allah peygamber tanımayan insanlar getirme ya Rabbi. İman neslini kıyamete kadar devam ettir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, biz aciziz, ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Senin Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nelerin hayrını senden istemişse biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi, kerem eyle ya Rabbi, inayet eyle ya Rabbi. Sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nelerin şerrinden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Emanına al ya Rabbi, muhafaza eyle ya Rabbi, koru ya Rabbi. Ya Rabbi, bu yapmış olduğumuz hayır çalışmasını devam eden çalışmalardan eyle. Bu hayır çalışmasına mesnet olan, hizmet olan, iletişim kuran Hasenet TV'ye, kurucularına, yaşatanlara rahmet eyle. Onları her türlü dünya müşküllerini rahmet yorganınla kuşat. Geçmişlerini mağfiret eyle. Onlardan azap görenler varsa kaldır ya Rabbi. Çok hayırlı bir hizmetin peşinde bu kardeşlerim. Müslümanların müşkillerini halletmek için koşturuyor, çalışıyorlar. Bu kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, yapmış olduğumuz bu duayı Arafat'ta, vakfede, Beytullah'ta, mültezemde, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olunan dualar içerisine dahil eyle ya Rabbi. Amin, amin ya mu'in ve selamun alel murselin ve selametun alel müminine vel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun. Yayınımızı kapatırken güzel bir haber var. Esat Budak kardeşimizden 1000 euro. Bankaya göndermiş. Allah razı olsun. Yani 85.000, 86.000'e vardık inşallah. Öyle mi? Bununla beraber. Tamam. Yani 85.000'e vardık. Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Efendim yarın inşallah saat 13'te tekrar yayınımız başlayacak. 14'e kadar sürecek. Ondan sonra 19'da tekrar inşallah Ömer Döngöloğlu hocamızla birlikte yayınımız devam edecek. Yarın görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.